Arkadaşlar merhaba. Basit bir Shopify teması geliştirdim. Bu temayı geliştirirken Shopify CLI 3.x kullandım. Onun dışında Liquid, Tailwind CSS kullandım. Birazcık da JavaScript kullandım. Daha gelişmiş bir tasarım yapılabilir aslında. Ben olabildiğince basit tutmaya çalıştım. Tabii ki JavaScript ve herhangi bir CSS'te, Bootstrap ya da Tailwind CSS'te iyiyseniz daha iyi tasarımlar tabii ki çıkartabilirsiniz. Ben genel olarak zaten projelerimde Tailwind CSS kullandığım için yine Tailwind CSS kullanarak projemi geliştirdim. Onun dışında bu tarz içerikler hoşunuza gidiyorsa kanalıma abone olup like atıp aşağı tarafa bir yorum bırakabilirsiniz. Eğer çok daha gelişmiş bir tema istiyorsanız bunun için öncesinde bir Figma ile bir hazırlık yapıp daha sonra temaya dökebilirim. Şu an birazcık açıkçası random gittim ama daha iyi tasarımlarda tabii ki çıkartabilirim. Ya da herhangi bir tasarıma ihtiyacınız varsa benimle iletişime geçebilirsiniz. Eğer hazırsanız şimdi demoyu izleyelim ve daha sonra da projemizi geliştirmeye başlayalım. Evet, şimdi temamızı birlikte inceleyelim. Şimdi normalde Shopify ayarlarından vesaire çok fazla bahsetmeyeceğim. Oluşturmuş olduğumuz temamız zaten burada. Bunun için öncelikle tabii ki Shopify partner hesabına ihtiyacımız var. Bunun için ilgili adımları da zaten gösterdim. Şimdi ilk olarak temamıza bir bakalım. Özelleştir diyeceğim ve şu şekilde temam bana açılacak. Temam açıldıktan sonra benim burada çeşitli ayarlarım olduğunu görebilirsiniz. Mesela header settings'e tıkladığım zaman bakın burada yan tarafta bölümler açıldı. Hangi header'ı istiyorsam kendim aynı şekilde seçebiliyorum. Daha sonra logomu buradan aynı şekilde gelip değiştirebiliyorum. Kaldırabiliyorum ya da başka bir görsel seçebiliyorum. Üst taraftaki renklerle oynayabiliyorum. Görmüş olduğumuz gibi ya da başka renk seçebiliyorum. Onun dışında burada header ile ilgili başka bir ayarım yok. Homepage settings sayfamız var. Homepage settings sayfamızda yeni bir slider ekleyebiliyoruz ya da şu arkadaşlara, yani şuraya yeni bir bölüm ekliyoruz. Buranın ismini de custom image block yapmıştım. Buraya da yeni resimler ekleyip burada silebiliyoruz. Bunları bu şekilde yönetebiliyorum. Şurada Wave diye bir ayarımızın olduğunu görüyoruz. Şu slider'ın üzerindeki görmüş olduğumuz bir şey var. SVG dosyası var. Onu şu an görmüş olduğunuz gibi kaldırdım. Vave 2 diyorum. Vave 3 diyorum. Bunlardan hangisini istiyorsak kullanıcının seçebilmesi için ayarlayabiliyorum. Onun dışında burada Best Selling diye bir bölümümüz var. Bu Best Selling bölümünde de hangi collection'ı kullanıyorsak onu seçebiliyoruz. Benim çok fazla collection'ım yok sanırım. Şöyle bir bakalım. Evet, Homepage Collection'ım var. Fall Collection'ım var. Sadece bir tanesini seçebiliyorum. Ben yine aynı şekilde homepage olarak bırakayım bunu. Daha sonra burada diğer collection'larımı şuradan çıkalım. Evet, tekrar aşağı ineyim. Daha sonra diğer collection'larımı ana sayfada büyük görsellerini yayınlamak istersem buraya ekleyebiliyorum. Sonra tekrar gelelim diğer sayfalarımıza bakalım ya da hatta şöyle bakalım. Buradan tekrar görüntüle diyeyim, yeni sekmede açılsın. Şu şekilde temamızı da görelim. Evet, yapmış, buradan değişikliklerimi yapıp aynı şekilde burada kullanılmasını sağlayabiliyorum. Sonra search sayfamız var. Search sayfamızda herhangi bir şey aradığımız zaman sonuçlar istediğimiz gibi geliyor. Hatta burada bir sayfalama var. İkilik bir şey şeklinde. Daha sonra katalog bölümümüz var. Katalog bölümümüzde ürünlerimiz listeliyor. Burası da 20 üründen sonra sayfalama işlemi yaparak devam ediyor. Kontak sayfası yaptım. Kontak sayfasını da aynı zamanda özelleştirebiliyoruz. Kontak sayfası için de özelleştirme için tekrar buradan geliyorum. Sayfalar ve kontak diyerek buradan neyini özelleştirmek istiyorsam seçebiliyorum. Mesela şuradaki yazıyı değiştirebiliyorum. Daha sonra başlığı değiştirebiliyorum. Renkleri değiştirebiliyorum. Buradaki kullanılan renkleri, adres bilgilerim gibi çeşitli bilgilerimi girebiliyorum. Aynı zamanda buradaki kontak bilgisine herhangi bir içerik girdiğim zaman bana mail olarak geliyor. Sonra başka neler var şöyle bakalım. Sepet sayfamız var. Herhangi bir ürünü sepete eklediğimiz zaman otomatikman zaten bu sayfaya yönlendiriyor ve sepette yine işlemlerimizi aynı şekilde yapabiliyoruz. Şöyle örnek, zaten bunlar Shopify'ın örnek özellikleri. Biz sadece ne yaptık? Bir tasarım yaptık. Şöyle add to cart diyeyim tekrar ve sepetimizi ekliyor. Daha sonra adedi 2 yaptım. Bu şekilde yazdığım zaman 22 oluyor. Görmüş olduğumuz gibi checkout diyerek ödeme aşamasına geçebiliyorum. Bunlar zaten Shopify'ler gelen özellikler. Bir sadece ufaktan tasarımları ne yaptık? Değiştirdik. Sonra tekrar şöyle bir bakalım. En aşağıda bir footer sayfamız var ve footer sayfasının üzerinde de şu şekilde bir mail alma, yani subscribe alanımızın olduğunu görüyoruz. Şimdi normalde ben buraya herhangi bir mail girdiğim zaman şöyle yapalım. Test bu diyelim. Mesela testbo@gmail.com diyelim. Şöyle gelip göstereyim öncesinde.
Bizim normalde burada yönetim panelimizde müşteriler bölümümüz var. Müşteriler bölümümüzde şu şekilde abonelerimizi görebiliyoruz. Yine aynı şekilde ben buraya Sign Up dediğim zaman bana buraya başarılı bir şekilde maili giren kişi kaydını yapıyor. Şöyle tekrar yeniden girmem gerekiyor. Evet, görmüş olduğumuz gibi abone olundu şeklinde yazıyor. Bu adreslerde herhangi bir sıkıntı ve bunlar benim normalde oluşturmuş olduğum hesaplar, normalde kaydolan ve giriş yapan kullanıcıların hesapları. Bunun için de tabii ki yine aynı şekilde sayfa yaptık. Burada tekrar gelip tıklayacak olursak, pardon, burası localhost. Şöyle diğer tarafa açayım. Buradan tekrar tıklayacak olursak şu an bir hesapla giriş yapmışım. Tekrar gelip tıkladığım zaman login sayfasına geliyoruz. Buradan istersek create account diyerek yeni bir hesap oluşturabiliyoruz ya da diğerine geçebiliyoruz. Sign diyerek giriş işlemini yapabiliyoruz. Aynı zamanda burada bizim çıkış işlemlerimiz var. Burayla ilgili bir tasarım yapmamışız. Yine tasarım yapabilirsiniz. Birazcık Tailwind CSS, birazcık JavaScript bilgisiyle daha güzel tasarımlar çıkartabilirsiniz. Eğer böyle bir tasarıma ihtiyacınız varsa, daha profesyonel bir tasarıma ihtiyacınız varsa benimle iletişime geçebilirsiniz. Bu sadece YouTube hesabı için hazırladığım olduğu için, tasarım olduğu için olabildiğince basit bir şekilde 3-4 saatlik bir şey hazırlamaya çalıştım. Sadece Shopify'in yani Liquid kullanarak neler yapabiliriz ve buradaki dosya yapılarını tanıyarak bu şekilde bir tasarım çıkartmaya çalıştım. En aşağı bölümde görmüş olduğumuz gibi bu alanı gördük ve footer'ımızda özelleştirebiliyoruz ya da bu alanları gösterip gizleyebiliyoruz. Bunun için yine aynı şekilde online mağaza tema özelliklerimize yeniden gelecek olursak burada footer settings ayarlarımızın olduğunu görebilirsiniz. Footer settings'te herhangi bir footer 1'i mesela kapatabiliyorum ya da footer 2'yi kapatabiliyorum. Onun dışında menülerimin başlıklarını buraya yazabiliyorum. Daha sonra menülerimde içeriklerinde neler olacaksa, hangi menülerse, ben şu an hepsinde aynı menüyü kullandım. Burada diğer menüleri seçebiliyorum. Sonra buradaki bu alanı kapatıp gizleme işlemini yapabiliyorum yine aynı şekilde. Ve buradaki renkleri yine aynı şekilde değiştirip buradaki yazıları aynı şekilde oynayabiliyorum. Evet, görmüş olduğunuz gibi tasarımımız genel olarak bu şekilde neredeyse tamamen yönetebiliyoruz. Tabii ki daha fazla yönetmek için alanlar oluşturulabilir. Birazcık daha süslenebilir. Tasarımımız response bu arada birazcık daha efektler vesaire animasyonlar eklenerek daha güzel bir hale de gelebilir. 3 tane footer, işte birkaç tane footer seçeneği gibi seçenekler yaptım. Dediğim gibi daha fazla footer özellikleri yapılabilir. Tasarım birazcık daha profesyonel bir şekilde yapılabilir. Mesela ben şuradaki kart sayfasına tıkladığım zaman normalde bir tane burada açılan model yapmayı düşünüyordum. Ama olabildiğince basit tutmak istediğim için yapmadım. Bunu diğer eğitimlerimde zaten defalarca yapmışımdır. Bazılarında Next.js ile yapmışımdır. Bazılarında JavaScript ile yapmışımdır. Çok fazla şey yapmak istemedim ama genel olarak tasarımımız şu an bu şekilde olduğunu görebiliyoruz. Evet, hazırsak şimdi kurulumlarımıza başlayalım ve ilk başta hesap oluşturacağız. Daha sonra kurulumlarımızı yapacağız ve projemizi oluşturmaya başlayacağız. Evet, şimdi Shopify'da tema geliştirebilmemiz için öncelikle Shopify sitesine girip Partners'a üye olmamız gerekiyor. Shopifydev.com'a gelip Sign Up diyerek bir hesap oluşturabilirsiniz. Oluşturduktan sonra bize burada en fazla yardımcı olacak şeylerden bir tanesi dokümantasyon. Görmüş olduğumuz gibi dokümantasyonda Create tema dokümantasyon diye şöyle bir bölüm var. Burada zaman zaman bazı şeyleri ben buradan alıp kopyalayacağım. Aynı zamanda size de göstereceğim. Şimdi onun dışında Shopify Partners'ta üyeliğimizi açtıktan sonra, giriş yaptıktan sonra burada temalar bölümünden, yani daha doğrusu mağazalar bölümünden kendimiz öncelikle yeni bir tane mağaza oluşturmamız gerekiyor. Oluşturduğumuz mağazanın üzerine de temalar ekleyerek işlemlerimizi yapacağız. Şimdi ben bir tane şu şekilde geliyorum, bir tema oluşturuyorum. Temamın iki tane burada seçenek çıkıyor. Burada diyor ki arkadaşım diyor, kullanıcılar için diyor bir tane tema yaratabilirsin diyor. Ya da diyor istiyorsan diyor bunu test edebilirsin, kullanabilirsin, öğrenebilirsin diyor. Yeni özellikler için bunları eğer seçersen diyor bu mağazayı kesinlikle devredemezsin diyor. Bunları seçebilirsin diyor. Ama biz zaten yapmak istediğimiz şey başkalarına birer mağaza sunmak olduğu için, yani tema satışı yapabilmek için, yeni bir mağaza yapabilmek için biz ne yapacağız? Bu seçeneği kullanacağız. Şimdi mağazamızın ismi herkesten bağımsız, yani Instagram'daki ya da işte Facebook'taki gibi, Twitter'daki gibi URL'ler olması gerekiyor. Yani kullanıcı adlarımızın olması gerekiyor. Burada yazacağımız URL kesinlikle başka bir yerde kullanılmamalı. O yüzden dolayı burada yazarken herhangi bir şey yazdıktan sonra bakın zaten direkt check ediyor ve bize söylüyor.
Şimdi ben şu şekilde yapacağım. Shopify ya da Shopify vesaire yazmayayım. YouTube ya da mağaza ismi yazalım. Dires Shopping YouTube diyelim. Bu şekilde olsun. Evet, bu şekilde oluşturayım. Daha sonra burada hangi ülkede satış yapıyorsanız ya da yapmayı düşünüyorsanız bunları seçebilirsiniz. Bunları daha sonra bu ayarlar değişebiliyor. Zaten bunları da göstereceğim. Onun dışında burada görmüş olduğumuz gibi Post Marketplace ile ilgili verileri ben sana diyor import edeyim mi diyor. Etsin. Create diyelim ve bize mağazamız oluşması bekleyelim. Mağazamızın oluşması 1-2 dakika sürüyor ve daha sonra videoyu yeniden başlatarak anlatmaya çalışacağım. Evet, mağazamız oluştu görmüş olduğumuz gibi. Şimdi mağazamızda şuradan görmüş olduğumuz gibi görebiliyoruz. Birden fazla benim mağazam var. Şunu daha yeni tekrar çekmiştim. Video ikinci defa çektiğim için direkt altına çıktı. Şu an ben bu mağaza üzerinden devam edeceğim. Diğerinde zaman zaman testler yapıp yine aynı şekilde duruma göre size göstermeye çalışacağım. Şimdi siparişler bölümümüz var. Burada ürünler bölümümüz var. Bunlarla çok fazla işimiz olmayacak ama zaman zaman tabii ki temalarımızı test edebilmemiz için yine aynı şekilde ürünler eklememiz gerekiyor. Burada bizim için en önemli kısma gelecek olursak online mağaza kısmı. Bir de ek olarak şunu göstermek istiyorum. Burada temalar bölümü vesaire çıkacak zaten. Şimdi görmüş olduğumuz gibi kurulu bir şekilde gelecek. Şimdi biz kullanıcılara temaları eğer ki göstermek istiyorsak, bir tema yaptık demosunu birine göstermek, satmak istiyorsak o zaman bizim buradaki URL'imizi karşı tarafa verebiliyoruz. Nerede bizim şu URL'imiz bir bakalım. Öncelikle şuradan bir mağaza parolası gör diyeyim. Şöyle tekrar bakalım mağazamın parolası nerede? Parolam şurada zaten. Şimdi tekrar yeniden şu ana sayfama geleyim ya da şöyle yapalım. Burada her zaman doğru bir şekilde gelmiyor. Shopifydev.com diyelim ya da yerini bilmiyorum. URL'in yerini bilmiyorum aslında. Buradan tekrar mağazama geldiğim zaman bu değil sanırım. Bir saniye tekrar geri geleceğim. Evet şu. Buna tekrar geri geldiğim zaman burada görmüş olduğumuz gibi bir URL'imiz var. Hemen bu arkadaşı şöyle tekrar gelip kopyalayacağım ve gizli sekmede açacağım. Gizli sekmede açtığımda benden bir parola soruyu görmüş olduğumuz gibi biz karşı tarafa bu parolayı vererek demosunu izlemesini sağlayabiliriz. Evet, o sayfayı kapattım sanırım. Tekrar online mağaza bölümüne geleyim. Buradan mağaza parolasını gördüğüm ve bu parolayı aynı şekilde tekrar buraya girelim. Şu an bize başlangıçta bir başlangıç teması geliyor görmüş olduğumuz gibi. Biz bu temanın üzerinden yapmayacağız. Tabii ki kendi temamızı düzelteceğiz. Bunun için Visual Studio Code'a zaten muhakkak ihtiyacımız olacak. Temalarımızı sıfırdan kodlayacağız. Onun dışında bu temanın aslında özellikleri var. Şöyle tekrar gelip bir bakalım. Temalar diyelim. Evet, özelleştir diyelim. Şurada mesela özelleştirme ayarlarımız var. Bunları biz kendimiz teker teker ayarlayacağız. Mesela burada logo için görsel seçebiliyoruz. Renkler yapabiliyoruz. Görmüş olduğumuz gibi bunları ne yapacağız? Aynı şekilde kullanarak devam edeceğiz. Onun dışında bu panelle ilgili anlatmak istediğim bir iki bir şey daha var. Daha sonra zaten kurulumlarımıza vesaire başlayacağız. Şimdi normalde biz buraya geldiğimiz zaman, daha doğrusu şöyle yapayım tekrar. Shopify sitesine geldiğimiz zaman bu ekrandayken Partners'ın bölümündeyken, burada değil yani, admin'de değil. Partners'a geldiğimizde burada Your Profil kısmı var. Burada profilde bizim bilgilerimiz var ve Shopify Partners'a üye olduğumuzu zaten görebiliyoruz. Şimdi Shopify Partners'a üye olduğumuz için zaten Settings bölümüne tekrar gelip burada temamızın Shopify üzerinden de satılmasına izin vermek için bir ödeme bölümünün olduğunu görüyoruz. Eğer ki bir şirketiniz varsa, bir tema geliştirdiyseniz ya da geliştirmeyi düşünüyorsanız, bu temayı satmayı düşünüyorsanız burada görmüş olduğumuz yerde ödeme ayarlarımızı ekleyerek bir tema üzerinden para kazanabilirsiniz. Yani bir tema için yaklaşık hatırlamıyorsam 30 dolarla 500 dolar arası bir para kazanabilirsiniz. Duruma göre değişir. Shopify size bunun üzerinden kendi sattığının üzerine komisyon veriyor ve siz de zaten bunu kendi sitenizde, TM ya da başka tema sitelerinde aynı şekilde satabilirsiniz. Ama buradaki ayarlarınızı, yani şirket ayarlarınızı muhakkak yapmanızı öneririm. Çünkü Türkiye'de bir şirketiniz varsa onun bilgisini ya da yabancı bir ülkede bir şirketiniz varsa onun bilgilerinizi girmenizi öneririm. Yoksa vergi cezalarıyla karşılaşabilirsiniz.
Buraya kadar işlemlerimiz okey. Şimdi gelelim artık bunlarla ilgili kurulumlarımızı yapalım ve kurulumlarımızı yaptıktan sonra temamızı vesaire nasıl ön izleyebileceğimizi gördük zaten. Kurulumlarımızı yapalım ve yavaş yavaş bütün bölümlerimizi teker teker oluşturarak devam edelim. Evet, şimdi kurulumlarımıza devam edeceğiz. Öncelikle Shopify'in paketini kurmamız gerekiyor. Bunun için öncelikle diyor ki arkadaşım diyor senin muhakkak diyor Node.js'nin bu sürümünden yüksek bir sürüme ihtiyacım var diyor. Google'a gelerek Node.js download derseniz ve işletim sisteminizi seçtikten sonra karşınıza çıkan ekranları CMD ekranına yani konsol ekranına yazarak aynı şekilde kurulumlarını yapabilirsiniz. Ya da bilgisayarınızda var mı yok mu kontrol etmek için bunları yazarak aynı şekilde bakabilirsiniz. Eğer ki bunların kontrollerini yaptıysanız bir sonraki adıma geçebilirsiniz. Daha sonra bilgisayarınızda muhakkak Git olması gerekiyor. Git'in sitesine gelelim. Şu yine aynı şekilde Git'i yüklememiz gerekiyor. Git'i yükledikten sonra hangi işletim sistemi ise ileri diyerek yükleyebilirsiniz. Bunu da yaptıktan sonra diğer adımlarımıza bakalım. Şimdi diyor ki arkadaşım diyor benim çalışabilmem için yine aynı şekilde CLI'nin çalışabilmesi için buna ihtiyacımız var. Aynı şekilde bizim bir de Ruby yüklememiz gerekiyor bilgisayarımıza. Ruby'nin de yine aynı şekilde tekrar gelerek buradan dolant Ruby diyerek kurulumlarını yapabilirsiniz. Ruby kurulumunu yaptıktan sonra muhakkak bilgisayarınıza yeniden başlatmanız gerekiyor. Benim daha önceden bilgisayarımda zaten yüklü olduğu için ben tekrar yeniden kurulum yapmayacağım. Siz indirerek sadece ileri diyerek kurulumunu yapabilirsiniz. Kurulumunu yaptıktan sonra bilgisayarınızı muhakkak yeniden başlatmayı unutmayın. Eğer ki başlatmazsanız bu arkadaş çalışmayacaktır. O yüzden buna dikkat ediyoruz. Onun dışında diyor ki beni kurmak için buna ihtiyacım var diyor. Bu yüzden dolayı hemen şöyle bir CMD ekranı açacağım ve bilgisayarımda şöyle npm install diyerek bu paketin yüklenmesini sağlayacağım. Evet, bu da yüklendi aynı şekilde. Şimdi diğer adımlarımıza yine aynı şekilde bakalım. Diyor ki Shopify help yazarak diyor var mı yok mu beni bir kontrol edebilirsin diyor. Şöyle hemen tekrar geliyorum, help diyorum, bakalım var mı bir şeyler olmuş mu. Evet, görmüş olduğumuz gibi Shopify'in kurulumunun başarılı bir şekilde olduğunu görüyoruz. Çünkü bize artık ben bunu tanıyamadım gibi bir şeyler söylemiyor. Şimdi Mac'te vesaire ya da Linux'ta bunların kurulumları farklı olabilir. O yüzden dolayı YouTube'da bunun araştırmasını yapabilirsiniz. Ben çok da Windows için anlatıyorum, bunu çok da detaylı anlatmıyorum. Bunu birazcık araştırarak aynı şekilde kurulumlarını yapabilirsiniz. Aslında çok da zor bir şey yok. Sadece buradaki adımların hepsini yani tüm hepsinin kurulumu olması gerekiyor. Ruby'yi kurduktan sonra bilgisayarınıza yeniden başlatmanız gerekiyor. Onun dışında aslında pek bir şeyimiz yok gibi. Daha sonra Shopify'ı eğer ki güncel değilse şunu yazarak güncelleyebileceğimizi söylüyor. Normalde bizim Shopify sürümümüzün kaç olduğunu şurada bir yerde yazıyor olması gerekiyor. Ben normalde 3.61 sürümü kullanıyormuşum. Şu an burada 3.51 yazıyor. Müsait vesaire. Problem değil. Burayı büyük bir ihtimal güncellememiş olabilirler. Ama şu an için kurulumlarım tamam gibi. Kurulumlarımızı da tamamladığımıza göre şimdi Visual'ü kod açarak projemizi yavaş yavaş oluşturmaya başlayabiliriz. Evet, şimdi projemizi kurmaya başlayacağız. Bunun için öncelikle Shopify Dev sitesine gelerek dokümantasyon sayfasında şu arkadaşa tıklayacağım. Ve burada tema bölümünde yapmamız gereken her şey aslında burada anlatılmış. Developer Tools bölümüne geldiğimizde CLI ile ilgili Overview'a tıkladığımızda burada bize diyor ki arkadaşım diyor şöyle birazcık aşağı inelim. Eğer bir giriş yapmışsan diyor şu şekilde çıkış yapabilirsin diyor. Siz daha önce herhangi bir Shopify vesaire kullanmadıysanız bunu yapmanıza gerek yok. Benim daha önceden oturumlarım vesaire varsa onları kapatmak için direkt buradan bu şekilde bir çıkış yapacağım. Daha sonra aşağıya doğru indiğimde Shopify tema dev store ve mağazanın ismini yazarak yani şu arkadaşı yazarak kullanabileceğimi söylüyor. Ama benim bunun öncesinde bir proje vesaire oluşturmam gerekiyor. Tabii ki biz aslına bakarsanız şunu çok fazla da kullanmayacağız. Yani daha doğrusu ben kullanmayacağım ama siz isterseniz tabii ki kullanabilirsiniz. Birazcık karışıklık olduğu için ben Shopify tema dev diyeceğim ve aynı zamanda GitHub kullanacağım. Projemi GitHub'a yükleyeceğim ve projemi GitHub'dan commit ederek yani zaman zaman testlerimi vesaire yaparken oradan yaparak gideceğim ya da direkt burada kuracağımız localhost'ta yapacağımız şeyle birlikte yani bunu yazmadan da işlemlerimizi localhost üzerinden de yapmamız aslında sağlıyor. Bunu da yapabilirsiniz. İki türlü de halledilebilir. Şimdi aşağı doğru tekrar indiğimde Shopify tema info yazdığımız zaman temamızla ilgili bilgilerimiz olduğunu görüyoruz. Ama öncelikle tabii ki benim bir giriş yapmam gerekiyor. Ve birazcık daha aşağı indiğimde benim ihtiyacım olan dosyaların bu şekilde yani dosya yapımının bu şekilde olması gerektiğini daha sonra
İşte şu şekilde bir dosya oluşturmam gerektiğini gibi çeşitli bilgilerin olduğunu görüyorum. Daha sonra Shopify'ımızın versiyonunu güncellemek istersek bunu yazabileceğimizi, Shopify'ımızın versiyon bilgilerini öğrenebilmemiz için de bunu yazabileceğimizi söylüyor. Biz zaten şu an en son sürümü yüklemiştik. Daha önce de göstermiştim zaten. Sürümünü zaten bakmıştık. Şimdi öncelikle kurulum aşamasından şöyle başlayalım. Burada Overview seçeneğinde CLI'nin üstündeki şu arkadaşa tıkladığımızda burada görmüş olduğumuz gibi birkaç tane veri var. Diyor ki işte Liquid VS Code için bir eklenti var diyor. Ben zaten bunu kullanıyorum. Birazdan göstereceğim. Onun dışında Shopify CLI 2.x ile ilgili bir şey, tema kit ile ilgili bir şeyler ve burada da 3x ile ilgili verilerin olduğunu görüyoruz. Biz tabii ki zaten 3x ile yapıyoruz. O yüzden buna tıklayacağız. Burada bize diyor ki arkadaşım diyor 3x'i kullanabilirsin diyor. Ben bu dokümantasyonu fazla güncellemedim diyor. Ama diyor 2x'le birebir birbirini neredeyse destekliyor diyor. Yani yapılan şeyler işini görecektir diyor. Aşağıdaki dosyaları inceleyebilirsin diyor. Kurulum için diyor Shopify tema init yazarsan eğer diyor. Proje ismi yazarsan diyor. Ben sana diyor down diyor. Benim standart diyor. Temam diyor. Yani bize şurada hazır olarak verdiği tema diyor. Bunu veririm diyor. Optional seçenekleriyle de istersen tabii sen başka bir şeylerde kullanabilirsin diyor. İşte başka bir temayı indirebilirsin. Bu şekilde kullanabilirsin gibi şeyler söylüyor. Biz şimdi normalde direkt bunu yaptığımız zaman down dosyası o kadar çok karışık ki anlamamız oldukça zor olacak. Üzerine tasarım yapması da zaten oldukça zor olur yani. Ve Tailwind CSS kullanacağım ben. Tailwind CSS kullanmadığı için CSS'ler çok iç içe girecek. Bu yüzden dolayı ben GitHub hesabıma bir tane boş proje dosyası hazırladım. Bu proje dosyasının içinde bizim ihtiyacımız olan her şey var hemen hemen. İhtiyacımız olan demeyeyim de boş bir proje dosyası olduğu için başlangıç için ihtiyacımız olan her şey var. Ne gibi şeyler var? Şöyle göstereyim. Section'ın içinde şu şekilde bir ana sayfamız var. Daha sonra bu arkadaşın çalışabilmesi için settings dosyalarımız var. Bizim burada temamızla ilgili bilgilerimizin olduğunu görüyoruz. Daha sonra template bölümünde bu arkadaşlar var. Bunlar olabildiğince sade bir şekilde ayarladım ki çok biz buraları aynı şekilde gelip düzenleyebilelim. Bunları bu şekilde kullanacağız. Şimdi öncelikle dediğim gibi burada bize ne diyor? Down'ı yükleyerek gelebileceğini söylüyor. Şimdi biz down'dan kopya da çekebiliriz. O yüzden şu mantıkla gideceğim ben. Hemen bilgisayarımın DS'i CD GitHub ve mk'dır diyeceğim. Yani bir klasör oluşturacağım. Shopify tema dev diyelim ya da devo karışmasın, şöyle yapayım. Development diyeyim. Ve daha sonra cd Shopify, evet, cd pardon, Shopify tema development diyerek bu dizine gireyim. Bu dizinde ilk olarak bu down'ı yükleyerek başlayayım. Yani varsayılan olanları yükleyerek başlayayım. Hemen şu arkadaşı yine aynı şekilde gelip kopyalıyorum ve buraya down diyorum. Kurulum birazcık sürüyor. Bittikten sonra tekrar devam edeceğiz. Evet, kurulumumuz bitti. Şimdi Down'u kurmuş olduğumuz gibi aynı zamanda ben yeni bir proje daha eklemek istiyorum dediğim gibi. Bu sefer Shopify tema init benim kendi projemin ismi Dress Shopping olsun. Ve daha sonra ben aslında bakarsanız şurada aslında bunun tamamını hazırlamıştım. Direkt bunu da kopyalayabilirim. Aslında yani ben clone URL diyeceğim ve benim GitHub'daki şu boş dosyamı yükleyeceğim. Hemen şöyle gelip kopyalıyorum ve buradaki şu ismi değişiyor. Diyelim ki Dress Shopping diyeceğim. Evet. Bunu bu şekilde yazıyorum. Evet, bunu da aynı şekilde bana oluşturdu. Şimdi dir yazdığım zaman proje dosyalarımın ikisini de burada görebiliyorum. Ben DAW'da hiç çalışmayacağım için cd dress shopping diyerek ve bunu da daha sonra Visual Studio Code'da açarak devam edeceğim. Şimdi tekrar buraya geliyorum yine aynı şekilde o diyeceğim ki şu arkadaş
ve buradan git dosyasını ve aynı zamanda şu attribute'u buradan temizleyeceğim. Sonra tekrar geliyorum burada yeniden yeni bir tane proje eklemek istediğimi söylüyorum. Dav'ını da buraya ekliyorum. İkisi alt alta olsun ki ben zaman zaman buradan rahat bir şekilde kopya çekebileyim. Şimdi hemen projemizi çalıştırmaya deneyeceğiz. Öncelikle ben bu arkadaşı bu arada GitHub'a da yükleyebilirim. GitHub'a yükledikten sonra burada tema ayarlarımızı özelleştirebileceğimiz ayarlar da çıkıyor. Hatta ilk başta bunu yaparak başlayalım. Ben normalde şey kullanıyorum. GitHub Desktop kullanıyorum. O yüzden adımlarımı burada devam edeceğim. Add diyeceğim. Daha sonra Create New Repository diyeceğim. Ve buradan geleceğim. GitHub klasörüm. Bu arkadaşın içi şu. Bunu seçeceğim. Tekrar şuradaki ismi buradan keseceğim. Ve buraya yapıştıracağım ve bu şekilde bir repository oluşturacağım. Siz tabii ki bunu kodlarla yapabilirsiniz. Buradaki eklentilerle yapabilirsiniz. Sizin için hangisi kolayınıza geliyorsa. Pushing diyeceğim ve projemi göndereceğim. Projemi gönderdikten sonra benim burada şöyle bakalım tema ekle GitHub'a bağla seçeneğini kullanacağım. Her seferinde zip dosyasıyla çalışmak birazcık zor olabilir. O yüzden dolayı GitHub'a bağla diyeceğim ve GitHub hesabınıza giriş yapmanız gerekiyor. Giriş yaptıktan sonra buradaki projeyi seçerek bağlan diyerek bunu buraya bağlayabilirsiniz. Evet. Şu an görmüş olduğumuz gibi yükleniyor. Birlikte bakacağız. Yayınla diyerek projemi hemen canlıya alacağım. Ve daha sonra da şöyle bakalım ön izleme diyerek projemizi açalım. Evet, görmüş olduğumuz gibi artık bu şekilde. Şimdi benim her seferinde GitHub'a commit atıp da bunu test etme şansım oldukça zor olacak tabii ki. Ama zaman zaman bazı ayarları burada tutmak, burada yapmak daha mantıklı olabilir. Yani mesela resim yükleme işlemleri işte gibi çeşitli işlemleri burada yapmak, hatta header ile ilgili ayarlarımızı vesaire tasarımlarımızı yapmak zaman zaman burada kullanmak daha mantıklı olacaktır. Onun dışında dediğim gibi bir de localhost'ta çalışma imkanımız var. Ya da projemiz en son bittiği zaman buraya da aynı şekilde buraya push ederek kullanmamız da daha kolay olacaktır. Şimdi şöyle yapalım hemen. Biz bunları localhost'ta nasıl çalıştıracağız? Hemen şöyle tekrar geliyorum. Terminal, new terminal diyeceğim. Ve buradan Dress Shopping projemi seçeceğim. Tekrar geleceğim benim buradaki bu arkadaşa. Neredeydi? Overview diyeceğim. Şunu sadece kopyalayacağım. Yani nerede o arkadaş? Evet. Store, My Store vesaire demeyeceğim. Ben sadece şu arkadaşı kopyalayacağım. İlkinde aslına bakarsanız şöyle yapmak daha mantıklı olacaktır. Şunu gelip aynı şekilde kopyalamak daha mantıklı olacaktır. İlk başta şunu şu şekilde seçelim ve bana tarayıcıda direkt bunu açsın ve hesabımla giriş yapayım. Tekrar geleyim, bunu kapatayım. Tekrar projemi burada yeniden durduruyorum. Yeniden yukarıdakini yeniden bir daha bir çalıştırıyorum. Çalıştırdıktan sonra birazcık bekleyeceğim. Evet. Girişle ilgili bir sıkıntı bir şey olduğunu söyledi. Evet, My Store değil mantıken benim buraya ne yazmam gerekiyor? Aslında projemin tam ismini yazmam gerekiyor. Bunu zaten söylemiştim ama şu anda aynı yapmadım. Tabi buraya projemin ismini yazacağım. İlkinde zaten giriş yaptığımız için pek de bir önemi yok. Ama şu an projemin tam olarak yolunu ismini söylemem gerekiyor ki bana şu şekilde şeyler oluştursun. Ben şimdi şu arkadaşa tıklayarak evet, şu arkadaşa tıklayarak burada bunu görebilirim. Ama ben bunu durduracağım. Çok fazla bunun üzerinde çalışmayacağım dediğim gibi. Ben sadece Shopify tema dev diyerek bunun üstünde çalışacağım. Commitlerimi yaptıktan sonra da gelip buranın üzerinde güncelleştirmelerimi yine aynı şekilde yapabilirim. Zaten hesabım GitHub'a bağlı olduğu için ben her commit attıktan sonra yani localhost'ta çalışıp her commit attıktan sonra burada düzenlemem daha mantıklı olacaktır. Çünkü eğer ki bunu diğer türlü yapacak olursanız buraya admin tema dosyaları gibi tema dosyaları otomatik üst üste atıyor ve bize sıkıntı yaratabiliyor. O yüzden dolayı biz sadece burada Shopify tema dev diyerek bunu kullanmamız daha mantıklı olacak. Hemen tekrar yeniden şu arkadaşı çalıştırıyorum ve bakıyorum projemde ne var. Evet. Şimdi gelelim proje dosyalarımızı inceleyelim. Layout dosyamızda şu şekilde bir HTML girişinin olduğunu görüyoruz.
Dosyalarımızın bağlantıları gibi çeşitli ayarlarımız var. Sonra section bölümünde bir home page'im var. Home page'ime şu şekilde bir şeyler yazdığım zaman bakın artık buranın da değiştiğini görüyorum. Burada bir home page text render ettiğimi görüyorum. Bu da snippet'in içinde olduğunu görüyorum ve buraya bir şeyler yazdığım zaman yine aynı şekilde geldiğini görüyorum. Bu şekilde projemi rahat bir şekilde geliştirebiliyorum. Onun dışında şuradaki şuna vesaire bastığımız zaman da bakın bu sefer bize Shopify'in kendisinde bir oturum açıyor. Benim vermiş olduğum standart dosyalarda çok fazla görmüş olduğumuz gibi ayarlar yok. Ama Dav'ını açtığınız zaman, Dav'ını aktif edip kullandığınız zaman burada çok daha fazla seçenek olduğunu zaten göreceksiniz. Zaman zaman dediğimiz gibi DAW'dan faydalanacağız. Aslına bakarsanız ayarlarımızı kontrol etmek için bunu yayında yapmak daha da mantıklı olacaktır. Hemen şöyle tekrar buna yayında diyelim. Bu arkadaş çalışıyor mu? Test edelim. Bakalım ne göreceğiz. Çalışıyor. Bir sıkıntımız yok gibi. Biz projemizi dediğimiz gibi genel olarak geliştirirken şu arkadaşı kullanacağız. Ama adminle ilgili temanın ön izlemesiyle ilgili bölümleri yaparken de bunları kullanacağız. Şu an için projemiz tamam gibi. Zaten kurulumla ilgili işlemlerimizi aşağı yukarı yaptık. Artık ne yapacağız? Tailwind CSS kurulumu, diğer ayarlarımızı, header'ımızı, footer'ımızı yaparak devam edeceğiz. Bir de kısaca küçükçe kullandığım eklentilerden bahsedeyim. Şimdi Shopify tema geliştirirken Shopify'in de kendisinin söylediği gibi şu eklentiyi kullanabilirsiniz. Bu eklentiyle birlikte kodları yazmanız birazcık daha kolay olabilir en azından. O yüzden bunu yüklemenizi tavsiye ederim. Onun dışında Tailwind CSS kullanacağımı söyledim. O yüzden dolayı benim zaten tüm projelerde kullandığım için hep bu eklentiyi kullanıyorum. Bu eklenti de benim yine Tailwind CSS kodlarını rahat bir şekilde görebilmeme yarıyor. O yüzden dolayı bunu da yüklemenizi tavsiye ederim. Onun dışında parantezle ilgili eklentileri vesaire yükleyebilirsiniz ve şöyle tekrar gelip burada VS Code Extension bölümünde bakalım. Ekstra bize söylediği, önerdiği bir şeyler varsa da buradan aynı şekilde bakarak kullanabilirsiniz. Ama sadece sanırım bize o eklentiyi öneriyor. Bizde zaten o eklenti var. Şu an için başka bir yapacağımız bir ayar yok gibi duruyor. Artık diğer işlemlerimizde yavaş yavaş devam edebiliriz. Evet, şimdi projemizde Tailwind CSS kullanarak devam edeceğimizi söylemiştik. O yüzden dolayı Tailwind CSS'in kurulumunu yapmamız gerekiyor. Tailwind CSS'in sitesine geldikten sonra Get Started diyerek buradaki adımları teker teker yapmamız gerekiyor. Hemen şöyle tekrar geliyorum. Bir split terminal diyeceğim. Sanki HTML ve CSS'e yüklenmiş gibi buradaki adımları yapmam gerekiyor. Hemen öncelikle şu paketi yükleyerek başlayalım. Daha sonra bununla birlikte bir tane GitHub Node modül dosyası gelecek ve ben bunu GitHub'a yüklemek istemiyorum. O yüzden buraya git ignore diye bir dosya oluşturacağım ve Node modülümü de bunun içine yapıştıracağım ki bu dosya GitHub'a yüklenmesin. Evet, yüklemelerimizi şöyle bitirdi. Kapatayım şunu. Birkaç tane dosya oluşturdu. Tamam. Sonra bana bir tane de ayarlar dosyası oluşturması gerekiyor. Bunu o yüzden şu şekilde yazarak yine kurulumumu tamamlıyorum. Şimdi bizim burada normalde bir content ayarımız var. Normalde diğer şeyleri kullanıyorsanız Next.js ya da işte Nux vesaire kullanıyorsanız bunlar otomatik olarak yazıyordur ama şu an biz Shopify'da bunları manuel bir şekilde yazmamız gerekiyor. Ben bunları şöyle kısaca hazırladım ve üzerinde açıklamaya çalışacağım. Size şöyle direkt kopyalayayım, elle yazabilirsiniz siz de aynı şekilde. Diyeceğim ki layout dosyasının içindeki sonu likitle biten tüm dosyaları ne yapacaksın? Takip edeceksin. Sections'taki likit dosyaları, snippet'teki likit dosyaları ya da başka dizinlerimiz varsa yine burada aynı şekilde söylemeniz gerekiyor. Buradaki amaç tamamen şu şekilde. Diyoruz ki arkadaşım bunun içindeki bu dosyaları takip et. Yani sürekli izle. Bir değişiklik olduğu zaman bize CSS dosyamıza bununla ilgili kodları yaz demek oluyor. Şimdi bunu bu şekilde kaydediyorum ve daha sonra aşağı doğru iniyorum. Bana diyor ki src input.css diye bir dosyanın içine bunları yaz diyor. Şimdi benim dizimde böyle bir dosyam yok. Zaten Shopify'a da çok fazla uygun değil. O yüzden şu şekilde yapacağım ben. Buradaki applications CSS'i kullanmayacağım ben. Buraya tekrar yeniden geliyorum. Bir tane input.css diyeceğim. Ve bu arkadaşları buraya yapıştıracağım. Sonra bir de bana output CSS oluşturacağını görüyorum. Ve output CSS'i de benim şeye eklemem gerekiyor. Buradaki layout yapıma eklemem gerekiyor.
Şimdi output CSS'i oluşturacak ama bizim yollarımız buradakini direkt aynı şekilde kopyalarsak uygun değil. Bunu düzeltmemiz gerekiyor. Hemen şöyle diyeceğim ki asset ve aynı şekilde asset output CSS diyeceğim ve bunu bir kere oluşturacak. Daha sonra üzerine yazarak gidecek ve ben her CSS yazdığımda, Tailwind CSS ile ilgili bir kod kullandığımda bana ne yapacak? Takip ettiği için, açık olduğu için devam edecek. Şimdi bazen zaman zaman cache'ler de kalabilir. O yüzden dolayı zaman zaman Shift F5 yapmanızı öneririm. Bu arkadaşı tekrar gelip kopyalıyorum ve şu şekilde basıyorum ve bana burada bir output CSS dosyası oluşturduğunu görüyoruz. Şimdi ben artık bu dosyamın takip edilmesini istiyorum zaten. Bakın şu an burada aslında takip ediyor. Projemi tekrar durdurayım. Ve burada şu watch'u silerseniz bir defa yapıyor. Ama bu arkadaş watch sürekli kalırsa ben yeni bir kod yazdığım zaman bunun içindekileri takip ettiği zaman buraya yeni bir CSS dosyaları ekliyor. Pardon, buraya değil. Buraya yeni bir CSS dosyaları ekliyor. Aslında şu an bu dosyamız birazcık sade gibi aslında kendine göre. Ama biz yazdıkça bunun içine takip ettiği için yeni CSS'ler ekleyerek devam edecek. Ve ben bu output CSS'i de application CSS'in yerine kullanmak istiyorum. Application CSS'le bir işim yok zaten. Output CSS'i kullanacağım. O yüzden dolayı layout'uma tekrar gelip burada application CSS'i değil output CSS'i takip etmen gerektiğini söyleyeceğiz. Şimdi bakalım bu arkadaş çalışıyor mu? Hemen bunu bir test etmeye çalışalım. Bizim şurada section'ımız var ve burada bir ana sayfamız var. Ben daha önceden bunun için bir eklenti yüklediğimi söylemiştim. Zaten eklentiler bölümünde eğer yüklü değilse Tailwind CSS'in eklentisini yükleyebilirsiniz. Tekrar yeniden göstereyim. Şu eklentiyi yükleyebilirsiniz. Bu eklentiyle birlikte ben artık tekrar buraya geleceğim. Temali diyeceğim. Bakın. Pardon, burası değil, özür dilerim. Homepage'e geleceğim ve burada tekrar H1 class diyeceğim. Eşittir ve burada artık görmüş olduğumuz gibi şeyleri görebiliyoruz. Renkleri görebiliyoruz. Mesela Slate 900 diyelim ve bunun üzerine geldiğimiz zaman kullanılan kodu da görüyoruz. Aslına bakarsanız şimdi ben bunu şu an kaydetmedim. Göstermeye çalışacağım. Çok da emin değilim. Şöyle yapalım. VG Slate 900 diyelim mesela. Şöyle tekrar geleyim bakayım. Burada şu an bir arama yapıyorum. Herhangi bir şey yok. Burayı kaydedeceğim. Bak, kaydettiğim zaman don dedi. Görmüş olduğunuz gibi bakın bir güncelleme oldu. Tekrar buraya geldiğimde hatta en aşağıya oluşturdu. Ctrl F'i aratmama bile gerek kalmadı. Bana buraya ne yapıyor? Bunu eklemiş oluyor. Peki bu BG Slate 900 şu an çalışıyor mu? Şu şekilde baktığımızda görmüş olduğumuz gibi çalışıyor. Herhangi bir sıkıntısı vesaire yok. Biz application CSS'i sildiğimiz için tabii ki tasarım birazcık bozuldu. Problem değil. Zaten biz bu tasarımı zaten kullanmayacaktık. Sadece ana sayfada şu an için projemizin çalışabilmesi için bunu ben zaten öncesinde oluşturmuştum. Şimdi artık Tailwind CSS'imizde olduğuna göre tasarımlarımızı, header'ımızı, footer'ımızı, diğer alanlarımızı yaparak devam edebiliriz. Daha önce Shopify'in dosya yapısı hakkında konuşmuştuk. Hatırlarsanız şimdi şöyle tekrar gelip bir göstermeye çalışayım tam olarak yerini. Şuradan şöyle tekrar bakalım. Evet, dosya yapısı için diyor ki bunlar olmalı. Şimdi biz şu şekilde dosya yapılarımıza bakacak olursak bizim burada birden fazla artık dosyamızın olduğunu görüyoruz. Şimdi Shopify bu dosyaları istemiyor. Tamam, ben not modülü geldim, git ignore dedim, burada kapattım. Ama bunları da benim aynı zamanda kapatmam gerekiyor. Bunun için Shopify'in bir tane şu şekilde git ignore gibi bir kodu var. Yine aynı şekilde bunu kullanabiliriz. Şunu yine aynı şekilde gelip buraya yazacağım. Ve daha sonra kullanmak istemediğim dosya isimlerinin hepsini gelip buraya yazacağım. Hatta şu readme md'yi de ben aynı şekilde geleyim yüklenmeyeceğini söyleyeyim ve bu şekilde bir dosya yaratacağım. Şimdi biz bunu neden yapıyoruz? Çünkü ben projemi buraya gönderdiğim zaman bana hata vermemesi gerekiyor. Bu dosyaları ignore edecek ki hiç görmemezlikten gelecek. Görmemezlikten geldiği için de bana bir hata vermeyecek. O yüzden bu ayarı da muhakkak yapmamız gerekiyor. Çünkü normalde zaten Tailwind evet kullanılıyor. Zaten bunun içine bir asset oluşturuyor ve bir output CSS oluşturuyor ve zaten bunun içinde yapıyor tüm işlemleri. Biz de zaten bunu layout'umuza çağırıyoruz. Ama buradaki bu dosyaları istemiyor. Bunları istemediği için de hata almamak için de aynı şekilde gelip bir tane Shopify ignore diyoruz. Bunları bu şekilde oluşturuyoruz. Eğer ki burada bu dosyaların dışında herhangi bir dosya oluşturmak istiyorsanız mutlaka ignore yapmanız gerekiyor. Diğer türlü temayı yüklerken hata alırsınız. Shopify bu konuda hassas. Buna dikkat ediyoruz.
Evet, şimdi projemize öncelikle ikonlar ekleyeceğiz. Şimdi ikonları normalde projemize nasıl ekleriz? Bunun üzerinde konuşacağız. Bir de Tailwind config dosyama bir iki tane ayar yazmak istiyorum. Şimdi şuraya aslına bakarsanız çok fazla bir ayar yazmayacağım. Sadece container ayarı yazacağım. Çünkü birazdan bir header tasarımı yapacağım. Yapacağım header tasarımında sağdan soldan boşlukların paddinglerini ayarlamak istiyorum. O yüzden şimdiden bunu bu şekilde söylemiş olayım. Tabii ki buranın üzerine renk ayarları, daha sonra işte screen ayarları gibi Tailwind CSS'in birçok ayarını yapabiliriz. Şu an için aklıma gelen tek ayar bu. Diğer ayarlarımıza ihtiyaç duyduğumuz zaman aynı şekilde gelip yapacağız. Şimdi şöyle tekrar gelip bir ana sayfamıza bakalım ve ana sayfamızı bir inceleyelim. Şimdi normalde şöyle bir logom var. Logom için şunu kullanmış olduğumu görüyoruz zaten. Onun dışında şöyle bir H1 yazım var. Yine şöyle görmüş olduğumuz gibi burada Tailwind CSS denedik. Ve burada bir de render özelliğim var. Ve içinde diyor ki homepage text. Bu arkadaş nereden geliyor? Baktığımız zaman bu snippet'ten geldiğini görüyoruz. Ben burayı değiştirdiğim zaman burada değişmiş olduğunu görüyoruz. Yani ben ikonlarımı da demek ki artık buraya ekleyebilirim. Şimdi ben kullanmayı düşündüğüm bazı ikonları aynı şekilde gelip buraya ekleyeceğim. Bu ikonlardan bir tanesi mobil menü için olan bir ikonum olacak. Şu ikonu ekleyeyim mesela. Tekrar buraya snippet diyeceğim. İkon mobile menü nokta ya da şöyle sadece mobile diyeceğim ben. Mobile likit dosyası yine şeklinde oluşturacağım. Bunu buraya yazacağım. Sonra yine aynı şekilde search için bir ikon ekleyeceğim. Yine ismini aynı şekilde yazacağım. Sonra başka yine ikon earth nokta liquid beğenilen ürünler için yine aynı şekilde ekleyelim. Daha sonra ikon back sepet için yine aynı şekilde. Başka mesaj için bir tane ekleyeceğim. Mesaj yazalım ya da. Başka mesaj Surge ekledik. Mesaj ekledik. İki ikon daha ekleyebiliriz aslında. Şuradan bakalım olmazsa. Aklımıza gelirse ya da user için mesela bir tane ekleyelim. Evet. İkonlarımızı eklerken Hero ikonsan zaten faydalanabiliriz ya da bunun gibi birçok ikon yapan firma var. Bize şu an lazım olan şey SVG'ler olduğu için yine aynı şekilde geleceğiz. SVG'lerimizi bunun içine kopyalayıp kullanacağız. Şu an görmüş olduğunuz gibi 4-5 tane yazdım. Tabii ki bunların hepsinin için boş. Hemen bunların içlerinin doldurulması gerekiyor ve bunları nasıl kullanabiliriz birlikte bakacağız. Şimdi search'e geldim. Yine aynı şekilde şu copy SVG dedim ve buraya yapıştırdım. Bununla işim bitti. Bunu kapatalım. İkon mobile hallettik. Bunu da kapatayım. İkon hurt yani kalp bölümü. Aynı şekilde copy svg buraya yapıştırdım. Bunu da kapattım. Back aynı şekilde geldim yapıştırdım. Envelope evet şu. Yine aynı şekilde geldim yapıştırdım. İki tane bag oluşturdum. Evet. Bir tanesi yanlış yazmış olabilirim. Şimdi birazdan gelir düzeltiriz. Problem değil. Evet, bunları bu şekilde yazdım. Daha sonra biz buraya tekrar geldiğimizde şöyle şundan bir tane daha gelip kopyalarsam ve buraya gelip aynı şekilde burası sonuçta benim ana sayfam ve buradaki sectionlardan birinin ismini yazarsam mesela şöyle deneyelim hemen. İkon back diyelim ve tekrar gelip bakalım. Görmüş olduğumuz gibi ikonlarımızı artık bu şekilde kullanabiliyoruz. Hurt diyelim mesela. Bakalım. Evet, burada yanlış yazdım. İki tane ikon oldu. Tekrar gelip bakalım. Görmüş olduğumuz gibi ikonlarımız bu şekilde tamam. Şimdi ben ikonların boyutlarını da bu arada küçültmek istiyorum. Hepsini 5 yapacağım. Bana boyutları daha uygunmuş gibi geliyor çünkü. Ben bu şekilde kullanacağım. Tabii ki siz isterseniz değiştirebilirsiniz. 5. Mesaj için de aynı şekilde 5. Tamam. Mobile bunu da 5 yapalım. Evet, bir tane ikonu belki yanlış kopyalamış olabilirim. Tasarımını yaparken zaten göreceğiz. Bunların hepsini birazdan header'da kullanacağız. Problem değil. O zaman gelir o ikonumuzu düzeltiriz. Tamam.
Şimdi section'ları bu şekilde kullanabileceğimizi gördük. Aşağı yukarı yani ne yapmamız gerekiyor? Yazmamız gereken şey tam olarak bu. Render deyip daha sonra bu şekilde yazarsak eğer biz bu section'ın içindeki snippetleri kullanabiliyoruz. Peki mesela benim örnek olarak yukarı tarafa bir header, alt tarafa bir tane footer eklemek istiyorum. Bunu nasıl yapacağım? Bunun için de yine section bölümüne aynı şekilde geleceğim. Buraya header nokta liquid diyeceğim. Bu sefer section'ın içinde layout dosyamıza mesela şu şekilde gelip bakalım. Layout dosyamızda şimdi normalde bir section kullanmak istiyoruz. Bu section'ı kullanabilmek için de yine şöyle bir süslü parantez yüzde ve bunun içine de section yazıyor. Evet, bu section değil. Section. Daha sonra bir parantez açıyorum ve section'ın içindeki değerin ismini yazıyorum. Evet, header'ın içinde herhangi bir şey yok. Şöyle direkt bakalım. Görmüş olduğumuz gibi bu da çalışıyor. Aynı şekilde bu arkadaştan bir tane daha kopyalayacağım ve bir de footer oluşturacağım. Footer'da yine aynı şekilde geliyorum. Liquid diyerek buraya yazıyorum. Footer diyelim mesela. Evet, bunları da kaydedelim ve tekrar bakalım. Evet. Sayfamızda bir header'ımız, bir footer'ımız olacak. Tüm sayfaları etkileyen, o yüzden dolayı zaten buraya yazdık. Onun dışında bizim zaten burada home page diye bir şeyimiz var. Bunu normalde şey böyle istiyor. Shopify böyle istediği için ismi bu şekilde. Sayfalarımızı oluştururken zaten section'ların isimlerini oluştururken bazılarını zaten Shopify'in istediği isimlerde oluşturmamız gerekiyor. Homepage gibi. Aynı şekilde biz de bu sayfaları oluşturarak devam edeceğiz. Şimdilik genel olarak ikonlarımızı oluşturduk. Sayfaların isimlerini vesaire nasıl yapacağımızı ayarladık. Şimdi artık 3 tane header tanımlayacağım. 3 tane header tasarımı yapacağım. Tasarımını yapmış olduğum bu header tasarımlarından sonra kullanıcı hangi tasarımı istiyorsa seçebilecek. Bu şekilde ayarlarını yaparak devam edeceğim. Evet, şimdi header ve footer'larımızın yerlerini gösterdiğimize göre artık tasarımlarını yapabiliriz. İlk olarak header tasarımımızın birincisini yaparak başlayacağım. Bir tane şu şekilde header aç kapat yapacağım ve border bottom ekleyeceğim. Sadece bu header'ında border'ında bir şey olması istiyorum. Border çizgi olmasını istiyorum. O yüzden dolayı bu şekilde yazacağım. Daha sonra bir tane daha şu şekilde container'ı kullanarak bir div yazacağım. Ve bunun içinde 3 tane alanım olacak. Bir tanesinde şurada işte şöyle sadece LG ekranındayken bir tane işte mesaj alanı olsun, logo olsun ve ikonlarım olsun ve daha sonra tekrar yeniden aşağısına geleyim. Burada aşağısında da menülerim olsun istiyorum. Bunun için de ben şöyle yapacağım. İlk alanım şöyle tekrar yeniden bir tane daha div oluşturayım. Bu arkadaşın içine 3 tane yan yana ekleyeceğimi söyledim çünkü ve class'larını vesaire şu şekilde yazayım. İlk alanımda diyeceğim ki arkadaşım sen normalde gizli olacaksın. LG'de gözükeceksin. Item centers, item start yani başlangıçtan başlayacaksın şeklinde söyleyeceğim. Tekrar yine aynı şekilde geleyim. Şundan yapıştırayım ve buraya ikon olarak ikon mesajı kullanayım. Evet. Şöyle bakalım ne oldu ne bitti. Şu an tabii ki mobilde gözükmüyor ama sayfamı büyüttüğüm zaman görmüş olduğumuz gibi bu arkadaş geldi. Şimdi aynı şekilde ikinci divimizi oluşturacağız. İkinci divimizde de ben bir logo olmasını istiyorum. O yüzden dolayı şu şekilde bir tasarım yazacağım. Tekrar şöyle yeniden yazayım. Logo alanım ortaya geldi. Şimdi ikonlarımın olmasını istiyorum. Dediğim gibi o yüzden dolayı şöyle tekrar yeniden geleceğim. Bir tasarım yazacağım. Ve bunların içindeki şu ikonları ben düzeltmemişim. Hemen şöyle tekrar gelip düzeltelim. İkon search. Yan yana olacaklar. Aralarındaki boşluk gap 4 olacak. Item center ve ikonların büyüklüğü vesaire bu şekilde olacağını söyleyeceğim. Evet, şöyle hepsini yazalım. Evet, bir de butonum olacak. Sadece mobildeyken gözükecek. Diğer türlü gizli olacak. Şuna ihtiyacımız yok. Evet, blok olacak. Sadece mobildeyken gözükecek ve menü bar diye bir şey ekleyeceğim buraya. Daha sonra bu eklemiş olduğum menü barla birlikte bir JavaScript yazacağım. Buradaki menü bar tetiklendiği zaman bana bir mobil menü açılmasını isteyeceğim. Şöyle tekrar gelip bakalım. Evet, şu an tabii ki bu şekilde, ben buna daha sonra tıkladığım zaman açılacak. İkonlarımdan birinde hata olduğunu görüyoruz. Bir tanesi yanlış kopyaladığımı zaten fark etmiştim ama düzeltmemiştim. Hemen şu user'ı da yine aynı şekilde gelip düzelteyim. Şu copy svg diyeyim. Sonra tekrar geleyim burada snippet. Şu user'ı hemen burada düzeltelim.
Tekrar gelip yeniden bakalım. Tamam. User'ın yine aynı şekilde diğerleriyle boyutunun aynı olması için size'ını da 5 olarak ayarlayacağım. Tamam. Buraya kadar işlemlerimiz tamam. Şimdi gelelim buranın devamına. Şimdi normalde dediğim gibi ben buranın altına bir menü eklemek istiyorum. Menünün dışında ekranımı küçülttüğüm zaman bir de mobil menünün olmasını istiyorum. Şimdi ilk menümü yine aynı zamanda yazarken buradaki şimdi iki tane div ekledik ya. Şu divlerden şu konteyner olan divi yine kapatıp aynı şekilde buraya şu şekilde nav yazarak bir tane div tanımlayacağım ve diyeceğim ki container flex MDD flex olsun, normalde gizli olsun ve şu an için geçici olarak bunları ekleyeceğim. Çünkü normalde kullanıcı bunları aslında ne yapması gerekiyor? Kendi menülerinden oluşturması gerekiyor. Ama şu an ben bir tasarım görebilmek için en azından bunları bu şekilde yazacağım. Aralarındaki boşluklar birazcık daha fazla olmalı. Sanki 8 diyeceğim. Tamam. Şimdi aynı zamanda bir de benim mobil için bir menümün olması gerekiyor. Onu da yine aynı şekilde oluşturacağım. Şu arkadaştan bir tane daha gelip kopyalayayım ve kendime göre değiştireyim. Şimdi ben buraya öncelikle şöyle bir tane mobile menü diye bir class ekleyeceğim. Bununla ilgili birazdan zaten JavaScript yazacağız. Container diyeceğim. Yine aynı şekilde normalde bu arkadaş gözükecek. Flex olacak ve flex kol olacak. Aynı zamanda MD'de yok pardon. MD'den sonra evet hidden olacak. Aynı zamanda bir de hidden olacak. Bu ikinci hidden bakın altında bir çizgi olarak yazıldı ama neden yazdık? Çünkü içindeki verileri görmek istemiyoruz biz. Başlangıçta bu şekilde olacak. Yani gizli bir şekilde gelecek. Normalde şu an bunu silecek olursam görmüş olduğumuz gibi bu arkadaşlar bu şekilde geldi. Şimdi burası normalde x ekseninde değil y ekseninde boşluklar olacak. Evet şöyle daha mantıklı. Ve bu arkadaş ortada açılsa daha güzel bir görünüm olur. O yüzden dolayı buraya bir de item center diyeceğim. Ve tekrar dediğim gibi ben bunu yine başlangıçta kapalı tutacağım. JavaScript ile birlikte ben bunları açacağım. Hemen tekrar geliyorum. Buraya bir tane JavaScript dosyası yazarak başlayalım. İsmine mobile menu nokta js diyelim. Sonrasında biz buradaki dediğim gibi divleri kullanarak yapacağız. Bunları öncelikle classlarını vesaire yakalayarak işlem yapmamız gerekiyor. Şöyle direkt kopyalayacağım ve üzerinde anlatacağım. Diyeceğim ki bir event yakalayacaksın. Event'ı yakalarken arayacağın şey menü bar isminde bir class name. Mobil menü üzerinde bir class name. Eğer ki işlem clickse bunu ne yapacaksın? Hidden şeklinde yapacaksın diyeceğiz ve biz bunu bu şekilde tetiklemiş olacağız. Tabi bizim bu arkadaş aynı zamanda tüm sayfalarda yine olduğu gibi ne yapmamız gerekiyor? JavaScript'ini tema likit dosyamıza yazmamız gerekiyor. Hemen yine aynı şekilde gelip buraya yazacağım ve diyeceğim ki mobile menu.js. Tekrar şöyle sayfamı yeniliyorum. Hatta sayfamı yenilesem de pek bir işe yaramıyor zaman Shift F5 yapmanızı öneririm. Tekrar gelip şöyle bastığım zaman bakın artık gösterip gizlenen bir mobil menü var. Evet birinci artık header'ımız bu şekilde hazır oldu. Şimdi artık ikinci header'la devam edeceğiz. İkinci header'ı da yine aynı şekilde bu sayfayı oluşturarak devam edeceğim. Tabii ki şöyle yapacağım. Öncelikle buraya tekrar bir tane div ekleyeceğim ve bu divde de diyeceğim ki H52 boşluk vereceğim. Daha sonra bu boşlukları sileceğiz. İkinci menümüz nasıl gözüküyor yine burada tasarlayacağız. Yine aynı şekilde bir tane daha header tanımlayacağım. Sonrasında ve ona da yine H52 diyeceğim. Aralarındaki boşlukları ne yapacağız? Boşluklarla birlikte görmeye çalışacağız daha doğrusu. Bu şekilde tasarımlarımızı yaparak devam edeceğiz. Evet şimdi ikinci header'ımızı yaparak devam edelim. Yine header'ımda bir border kullanacağım. Bu sefer tüm taraflarını kapsayan bir border olsun istiyorum. Şu şekilde gelip yazalım. Daha sonra bu arkadaşla yine tabii ki container yapısı kullanacağız. Yine aynı şekilde gelip bunu söylüyorum ve yine logomun başlangıçtan başlaması gerektiği için yine yukarıdaki kodların ya aslında bir benzerini yazarak devam ediyorum. Daha sonra ilk başta burada da bir logo alanımın olmasını istiyorum. Şunu şu şekilde ekliyorum. Ve menülerimi yukarıdaki gibi menülerimi aynı şekilde kullanmayı düşünüyorum. Şu menüleri de yine aynı şekilde geleyim alayım. Evet. Şuraya bu şekilde yazalım. Şöyle bakalım görmüş olduğumuz gibi yan yana geldi. Ve yine aynı şekilde bu ikonları da aynı şekilde kullanmak istiyorum. Tekrar yukarı doğru şöyle bir çıkayım. Şu ikonlarımı da yine aynı şekilde geleyim alayım.
Evet, bu sefer de birazcık daha bunun small'unu yapmış gibi olalım. Tekrar şöyle küçülttüğüm zaman her şey tamam. Şimdi yine aynı şekilde bu arkadaş bakın yukarıdaki de aşağıdakinin de açılması gerekiyor. Şöyle Shift F5 yapayım. Bakın bu açılıyor. Bu açılmıyor. Bu yüzden dolayı buradaki isimleri de küçük bir değişiklik yapacağız. Bu arada bu değişiklikleri yaptıktan sonra muhakkak Shift F5 yapmanızı öneririm. Sürekli ne olacak? CSS'leri vesaire güncelleyerek getirecek. Şöyle yapacağım. Tekrar yeniden geleyim. Şu mobile menüdeki şu arkadaşı da aynı şekilde gelip kopyalayayım. Şuradaki menü bara 2 diyeceğim. Ve burada tekrar geleceğim. Buraya yapıştırmak mı mantıklı olur? Şuraya bir yapıştıralım. Olmazsa yerini değiştiririz. Yine aynı şekilde buna mobile menü 2 diyeceğim. Burada da yine aynısından bir tane daha gelip kopyalayacağım. Ve tekrar geleceğim. Menü bar 2. Mobil menü 2. Bunlara da yine aynı şekilde 2 2 şeklinde değiştireceğim. Evet, şöyle yapacağım. Normalde mantıken bizim de aslında çok fazla CSS ama JS dosyası varsa sayfayı kasmasın diye bunları parçalamak daha mantıklı olacaktır. Duruma göre zaten gerekli olursa bunu da aynı şekilde parçalayacağız. Burada bizim normalde tema likit dosyamızda if'ler vererek aynı şekilde eğer header 1 seçiliyse şunu getir, header 2 seçiliyse şunu getir şeklinde de kullanabiliriz. Hemen şu şekilde kaydettim ve F5'imi Shift F5'imi atıyorum. Bu arkadaşa basıyorum, açılıyor, kapanıyor. Bu arkadaşa basıyorum, açılıyor, kapanıyor. Ama görmüş olduğumuz gibi yerini pek düzgün vermemişim. Şu nav'ı buradan keselim. Şuradaki şu div'e ekleyerek devam edeyim tekrar. Yeniden şöyle bakacağım. Evet, tekrar bir Shift F5 atalım. Tekrar basalım. Evet, burada güzel. Burada da yine aynı şekilde güzel, bir sıkıntımız yok. Evet, bunu da ayarlamış olduk. Şimdi artık 3. header'ımızı yaparak devam edelim. Evet, şimdi 3. header'ımızı yaparak devam edelim. Yine şunun altına geliyorum. Bir yine boşluk olsun. Aynı şekilde zaten bunlar dediğimiz gibi daha sonra sileceğiz. Ama şimdiden bir tasarımını yaparken rahat bir şekilde görebilelim diye boşluklar ekleyerek gidiyorum. Yine header'ıma bir border ekleyerek devam edeceğim. Yine bu arkadaşlar bir konteynerin içinde boşluklarını vesaire şu şekilde söyleyeceğim. Burada farklı olarak boşluk olaraktan şu şekilde kullanacağım. Diyeceğim ki P4 PX16 Flex. Bunu neden kullanacağım? Çünkü şöyle yapacağım bu sefer. Logom tam ortada olacak. Şurada 3-4 tane menü olacak. Yani az menülü olan bir web sitesi olduğunu düşünelim. Ve aynı zamanda bu arkadaşlar da yine bu şekilde olacak. O yüzden dolayı bu şekilde bir tasarım yapacağım. Tekrar yeniden geleceğim. Şuraya tekrar yeniden şu şekilde kopyalayacağım. Normalde bu arkadaşların gizli olduğunu ve MD'de flex bir şekilde gözüktüğünü söyleyeceğim. Yine aynı şekilde zaten mobil menümüz olacak. Yine tıkladığımız zaman açılacak şekilde olacak. Bunu bu şekilde yazacağım. Evet, şunlar şöyle görmüş olduğunuz gibi geldi. Şimdi orta alana bir logo eklemek istiyorum. Yine aynı şekilde tekrar geleceğim. Bundan bir tane daha kopyalayacağım. Şöyle logomu yazdım. Şimdi yine aynı şekilde benim yukarıda kullanmış olduğum gibi şuradaki şu ikonların aynı şekilde burada gelmesini istiyorum. Bunları da buraya ekleyeceğim. Evet, yukarıdan kopyalasam daha mantıklı olacak. Hemen şöyle tekrar geleyim. Bu arkadaş şundan şöyle bir tane daha gelip kopyalayayım. Evet, şöyle yapıştıralım. Tamam. Şimdi küçülttüğüm zaman yine aynı şekilde mobil menümüz vesaire var. Sayfamızı büyüttüğümüz zaman burada 4 tane menümüz var görmüş olduğumuz gibi. Logomuz burada ve bu arkadaşlar burada. Birazcık görmüş olduğunuz gibi sağdan soldan boşluklarını fazla verdim. Birazcık daha güzel dursun diye en azından. Tabii ki normalde şu header'larla şu an bunlar hizalı değil. Ben bunu bu şekilde düşündüm ama belki buradaki boşluklar da fazla gelmiş olabilir. Duruma göre tasarımımıza yaptıktan sonra şuradaki MD'leri gerekirse değiştiririz bu header için. Problem değil. Bunlar bu şekilde olsun. Şimdi aynı şekilde bunlar için bir de mobil menü tasarlamam gerekiyor. Yine tekrar geliyorum. Buraya menü bar 3 diyeceğim. Şu arkadaşlardan yine birer tane daha kopyalayayım. Ve tekrar gelelim bunları. 3 3 evet, 3 menü bar 3 3 bir de şu. Bunları bu şekilde tekrar yazmış olalım. Tekrar mobil menümüzün olabilmesi için yine yukarılardan kopya çekebiliriz. Sonuçta bunları zaten dediğimiz gibi kullanıcılar ne yapacak daha sonra değiştirecek. Şöyle tekrar bakalım. Nav şu yok, pardon, bu değil. Şu arkadaştan bir tane daha alalım ve burada şu divin bittiği yere ekleyelim.
Evet, şimdi tekrar geleyim sayfama. Tabi buraya da mobile menü 3 demem gerekiyor. Tekrar sayfama geleyim. Shift F5'ime atayım ve tekrar bakalım. Açılıp kapanıyor. Açılıp kapanıyor. Bu da aynı şekilde açılıp kapanıyor. Evet, 3 tane görmüş olduğumuz gibi header'ımız oldu. Şimdi artık bu header'larımızı istediğimiz gibi özelleştirebiliriz. Daha doğrusu şöyle yapacağız. Diyeceğiz ki kullanıcı birinci header'ı seçtiyse bu gelecek. İkinci header'ı seçtiyse bu gelecek. Üçüncü header'ı seçtiyse bu gelecek. Bir tane logo yükleyecek. Logoyu kaydettikten sonra logonun olması gereken yere logo gelecek. Onun dışında Home Shop Features için menülerimiz olacak. Bunun gibi çeşitli ayarları yaparak şimdi devam edeceğiz. Evet, şimdi ilk olarak logo değiştirme alanımıza devam edeceğiz. Şimdi dokümantasyona geldiğimiz zaman, şema yazdığımız zaman bir sürü seçenek çıkıyor. Şimdi hazır önümde açıkken bir tane image picture alanını göstereyim. Şimdi burada en önemli kısımlardan bir tanesi tip. Şu an HTML olarak bir tip gösteriyor. Şu an tekrar yeniden şöyle bir image picture alanını şöyle bir bulmaya çalışayım. Yok, zaten diğerlerini de aynı şekilde göstermeye çalışacağım. Şu şekilde tip kısmında image picture yazarak bunu bu şekilde kullanabiliyoruz. Şimdi bu dokümantasyon nereden nasıl erişeceğiz? Öncelikle onu göstereyim tabi tekrar. Tek kullanacağımız tipler de bunlar değil bu arada. Şöyle yukarı doğru çıkıyorum. Arama yerine tekrar geliyorum. Arama yerine geldiğim zaman buraya ben şema yazdıktan sonra burada neredeydi o arkadaş? Şuydu sanırım. Evet, buna tıkladığımız zaman kullanabileceğimiz bir sürü özellikler var. Mesela şöyle şunlarda herhangi birine tıklayayım. Input alanları var. Bakın birkaç tane örnek vermiş. Mesela slideshow alanı vermiş. Slideshow ekleyebiliyoruz. Bir tane kullanabilmemiz için örnek vermiş. Birazcık daha aşağı ineyim. Slideshow'u anlatmış sanırım burada. Onunla ilgili bir dokümantasyon bu. Sonra text alanları var. Input alanları var. Checkbox alanları var. Şu an tabii karşıma çıkmadı bunlar ama zaten zaman zaman bunları kullandıkça göreceğiz. Şimdi ilk olarak daha önceki göstermiş olduğum image picture'ı kullanarak başlayacağız. Öncelikle şemalar nasıl kullanılır onlardan bahsedeyim. Şimdi şu arkadaşları şöyle küçültüyorum. Bu arkadaşlarla şu an bir işimiz yok. Şimdi normalde şemalar herhangi bir likit dosyasının herhangi bir section'ın en aşağı tarafına yazılır. Şu şekilde. Bir süslü parantez açılır. Şöyle denir ve şema denir. Ve bu arkadaşı aynı zamanda kapatmak gerekir. Kapatmak için de end şema yazılır. Daha sonra bu arkadaşın içine bir tane süslü parantez açılır ve burada ayarlar yazılır. Şimdi yapacağımız ayarlar şu şekilde olacak. Öncelikle hangi ayar yaparsak yapalım bu ayara bir isim vermemiz gerekiyor. Bu ayarımızın ismi header settings olsun. Daha sonra virgül atıyoruz. Settings diye yeniden bir şey yazıyorum. Ve bunun içine ne ayar yapmak istiyorsam teker teker yazacağım. Şimdi biz normalde hangi header kullanılmasını istiyorsa onun seçilmesini istiyoruz. Bunu yapmak birazcık karışık olacak. O yüzden dolayı en basitinden logo değiştirmeyle başlayacağım. Buraya tekrar geliyorum. Yeni bir tane tip tanımlıyorum. Tipimin ismi, bakın zaten tip yazdım direkt çıktı. Buraya gelip image picture yazarsanız yüklemiş olduğumuz eklentiyle geliyor tabii ki bunlar. Eğer ki eklenti yüklememiş olsaydık zaten gelmezdi. Image picture diye görmüş olduğumuz gibi bu arkadaş geldi. Daha sonra benim bu arkadaşa başka sayfalardan erişebilmem gerekiyor. Bu yüzden de dolayı buraya bir ID değeri ekliyorum. Dışarıdan erişeceğim değerin ismi de logo olsun. Daha sonra yine kullanıcıların görebilmesi için label alanını kullanabiliriz. Buraya da logo image diye bir alan ekleyeceğim. Buraya kadar işlemlerim tamam. Şimdi gelelim biz bu logoya nasıl erişeceğiz? Bu da sayfanın en üst kısmında yapılıyor. Şöyle tekrar geliyoruz. Burada diyoruz ki şöyle tekrar süslü parantez, daha sonra yine dolar işareti pardon, yüzde işareti, bulabilirsem yüzde işareti, daha sonra bir tane şöyle kullanılıyor ve bunun içine bir tane imza, bunu yazıyoruz. Daha sonra bir değişken, yani design'la bir değişken oluşturuyoruz. Değişken ismi veriyoruz. Daha sonra aşağıda biz bunlarla erişeceğiz. Daha sonra diyorum ki benim aşağıda yazmış olduğu, yani bu section'ın içindeyiz şu an mantıken. Section'ın içindeki settings'in içindeki logo diye bir ayar varmış. Ben buna erişmek istiyorum. Ben bu değerle birlikte, logo değeriyle birlikte artık işlemlerimi yapabiliyorum. Şimdi hemen şunları da teker teker yapalım. Şimdi bizim normalde burada bir logo alanımız var.
şu şekilde kullan diyeceğiz ki eğer ki logo alanı doluysa ya da logo alanı boşsa. Şimdi normalde biz burada tabii ki bunu şu an commit etmedik. Commit ettikten sonra resim ekleyebiliyoruz. O yüzden diyeceğiz ki logo alanı boşsa, işte herhangi bir resim yüklenmemişse, o zaman sen bana bu yazıyı getir, yüklenmişse de resmi getir şeklinde bir yapı yapmamız gerekiyor. Yine Shopify özelliklerinden bir tanesi olan şöyle Absolute URL diye bir özellik var. Bunu buraya ekleyeceğim. Ve bu arkadaşa bir de class name yazacağım. Ekstradan class ekleyeceğim. Flex ve mx auto diyeceğim. Ve şuraya da yine flex ekleyeceğim. Bu tasarımın bozulduğu için bunları yazıyorum. Diğerlerinde bunları yapmamıza gerek yok sanırım ama burada bu tasarım tam ortalığı bir şekilde gelmesini istiyoruz ya. O yüzden dolayı yine bunu ne yapacağız? Yazacağız. Sonra şimdi burada diyeceğim ki arkadaşım, şundan bir tane şöyle kopyalayayım. Daha sonra yine şöyle yanlarına çizgi atıyoruz. Ve diyeceğim ki if logo. Eğer ki logo varsa sen bana bunu göster. Ama yoksa bundan bir tane daha yazıyorum. Evet. Yoksa bunu göster. Bir de şimdi bizim bu logoyu bir de kapatmamız gerekiyor. Şimdi else kısmı burası. If kısmı burası. Şu an if kısmı boş. Bir de aynı zamanda dediğimiz gibi bu arkadaşı kapatmamız gerekiyor. Bundan yine aynı şekilde kopyalıyorum. Ve diyorum ki end if. Bu kadar. Şimdi buraya resim ekleyeceğimizi söyledik. Resim eklerken de buraya geliyorum tekrar. Bir tane img src diyorum. Şöyle yapalım. Daha sonra bu arkadaşa bir alt ekleyelim. Logo diyelim ve class diyelim. Bir büyüklük söyleyelim. Bu kadar olsun bu arkadaşın büyüklüğü. Sonra burada yeniden bir süslü parantez, süslü parantez ve bunun içine logo değeri olabileceğini söylüyorum. Ve ya logo değeri image URL diye bir tanımlama yaparak burada 200 piksel diye bir tanımlama da yapabiliyorum. Ya bu ya da bu diye söyleyebiliyorum. Da 200x sanırım. Bu şekilde yazmamız gerekiyor. Sanırım bu şekilde yazıyorum yine. Tamam. Şimdi bu arkadaşlar yine aynı şekilde gelip burada kopyalıyorum. Benim buradaki bu logo alanıma yine aynı şekilde bu arkadaşı kullanıyorum. Şuradaki arkadaşa sanırım burada ihtiyaç yok. O yüzden bunları silelim. Tekrar bir tane daha kopyalıyorum. Diğer logo alanı için de aynı şekilde bunu ekleyeceğim. Evet. Nerede? Şurası. Tamam. Şimdi gelelim bu şeyi öncelikle bir commit edelim. Bunun için şey yapacağım, hemen GitHub Desktop kullanıyorum ben. Şöyle geleceğim. Header şema diyeceğim ve bunu commit edeceğim. Push diyelim. Tamam. Şimdi bunun için yine bizim şeyi açmamız gerekiyor. Evet, ben daha önce test etmiştim, o çıktı. Öncelikle şöyle tekrar bakalım. Commit ettikten sonra günlükleri görüntüle diyelim ve tema güncellendi. 2 başarılı, 0 başarısız, saate vesaire bakıyoruz. Bir sorun yoksa tamam. Sonra tekrar geliyoruz. Temamız zaten burada yayında. Yayını aldım yani. Özelleştir diyorum. Tekrar buraya geliyorum. Yazmış olduğumuz header settings burada. Logo image, yani bizim burada yazmış olduğumuz şey, buraya tabii ki description alanları vesaire de var. Bakın şuradan bir virgül atalım. Tekrar şöyle bakalım. Şöyle bakın, default değeri info değeri, yani bir info ile ne yapabiliyoruz biz? Buraya bir açıklama vesaire yazabiliyoruz ama ben şu an yazmayacağım zaten. Sadece göstermek için yaptım. Buraya tekrar geliyorum, görsel seç diyorum. Ben şu şekilde bir logo ayarladım ve bitti diyeceğim. Ve görmüş olduğumuz gibi logo alanlarımızı bu şekilde ayarlayabiliyoruz. Kaydet diyeceğim. Bu lokal usta bazen geliyor bazen gelmiyor. Bizim asıl yani güncelleme işlemlerini yapacağımız zaman yapacağımız yer, yani temayı push ettikten sonra kontrol edeceğimiz yer burası olmalı. O yüzden dolayı yine burada tabi bunları aynı şekilde göreceğiz ama yani logomuz güncellendi güncellenmedi, o şu an için bizi ilgilendirmiyor. Sonuçta burada kullanıcının ayarları buraya kaydoluyor. Tekrar ben buradan mesela çıkalım şöyle tekrar. Burada özelleştir değil, bu sefer ön izleme diyelim. Şu şekilde bakacak olursak görmüş olduğumuz gibi temamızın logoları bu şekilde değiştirerek yayına alabiliyoruz. Şimdi artık diğer alanlarımızda teker teker oluşturacağız ve aynı zamanda onları da publish ederek kullanmaya devam edeceğiz.
Evet, şuradaki şu arkadaşları LGD Flex ve LGD MX Auto diye değerler ekledim ve bunu aynı şekilde push ettim. Çünkü görmüş olduğunuz gibi şu ilk baştaki resimde bir sorun var. Şöyle tekrar yeniden sayfamı yenileyeceğim ve tekrar şöyle yeniden bakacağım. Mobilde ve şeyde bunun da hatasını bu şekilde çözmüş olacağız. Zaten diğerleri düzgün bir şekilde çalışıyor. Orada birazcık class eksikliği olmuş. Bunu da hallettik. Şimdi diğer bölümlere devam edelim. Evet, şimdi şemamıza yeni bir şey ekleyelim. Şimdiki ekleyeceğimiz şey de kullanıcı menüleri de kendisi özelleştirebilmeli. Bunun için hemen şöyle tekrar geliyorum. Aşağı doğru ineceğim ve kendime yeni bir tane şema yazacağım. Şimdi normalde biz burada settings dedik ve settings'in içinde bu şekilde söyledik. Yine tekrar geleceğim, aynı şekilde buradan bir virgül atacağım. Tekrar süslü parantez, yeni bir ayar yazmak istediğimi söyleyeceğim. Ayarlarımızı yazarken muhakkak ayarımızın bir tipi olması gerekiyor. Tip diyorum ve hangi tipi kullanmak istiyorsam Ctrl Space yaparak burada bulabilirim. Şimdiki kullanacağım tipin ismi, menülerle ilgili bir işlem yapacağım için select, yani açılır bir şeyler istiyorum. Hemen şuraya bu şekilde select yazıyorum. Daha sonra benim yine aynı şekilde bu arkadaşa erişebilmem gerekiyor. O yüzden dolayı ID diyeceğim ve burada da bu arkadaşa bir isim vereceğim. Tekrar virgül ekliyorum. Daha sonra kullanıcıların görebilmesi için bir label yazacağım. Diyeceğim ki selected menu. Daha doğrusu select menü demek daha mantıklı olur aslında. Sonra bakın hala burada bir hatamızın olduğunu söylüyor. Bu select'i kullanmış olduğumuz için tekrar virgül ekliyoruz. Burada muhakkak bir de options eklememiz gerekiyor. Bakın options eklediğim zaman gitti. Bunlar aynı zamanda zaten dokümantasyondan bakabilirsiniz. Şema select yazarsanız tekrar şeye çıkacaktır. Örnek kullanımları. Ben daha önce başka bir projemde zaten yine kullanmış olduğum için yine aynı şekilde gelip yazacağım. Şimdi normalde main menü, footer menü, header menü gibi menüler bu arkadaşın içine ekleyebiliriz. Ben direkt şu şekilde bu arkadaşları yapıştıracağım. Diyeceğim ki işte normal benim main menüm, kullanıcının göreceği isim bu olacak. Value'su value'ları bu olacak. Footer menü ve header menüyü ekleyeceğim. Bunun dışında bir de seçili olarak bir tanesi gelsin ki yani kullanıcı ilk başta mantıken bir şeyi görsün. Genellikle main menü her zaman dolu olur. Yani başlangıçta Shopify'in bir tema açtığımızda genellikle dolu olduğu için bu yüzden dolayı buraya val olarak main menüyü ekleyeceğim. Buraya kadar işlemlerimiz tamam. Bakın şuraya bu arada virgül atarsanız geçersiz yazacaktır. Bakın dikkat edin, en son bir tane arkadaşa burada muhakkak virgül atmıyoruz. Buna dikkat ediyoruz. Normalde eğer ki Next.js ya da işte Vite.js, React, onlarla eğer uygulama geliştirdiyseniz buraya attığınız virgül atmış olsanız da program sıkıntı yaratmıyor. Ama Shopify'da bu şemaları yazarken muhakkak dikkat etmeniz gerekiyor. En sonuncusuna kesinlikle virgül unutmayın. Tekrar geliyorum, yukarı doğru çıkıyorum. Bunun aynısından bir tane daha gelip kopyalıyorum ve ismini değiştiriyorum. Bu seferki ismimiz selected menü diyelim ve aşağı tarafta da yine settings, erişmemiz gereken şeyin ismi, bakalım çıkacak mı? Selected menü. Yine isimlerini bir kontrol edelim. Yanlış olursa sonuçta erişemeyiz. Tamam, bir sıkıntı yok. Şimdi selected menünün içinde birden fazla şey olacağı için burada normalde bir if kullanmıştık. Buradayken de bu sefer ne kullanacağız? For kullanacağız. Neden? Çünkü bir döngü oluşturacağız. Öncelikle şu arkadaşlardan bir tanesini yine aynı şekilde denemek istiyorum. Hemen şöyle, daha doğrusu şöyle yapalım. Şunlardan şöyle bir tanesi kalacak. Geri kalanını sileceğim ve burada bir döngü yazacağım. Döngüm şu şekilde olacak. Diyeceğim ki for link list. Bu da şeyle birlikte geliyor. Shopify ile birlikte geliyor ve özelliğimizin ismi, yani yukarıda yazmış olduğumuz şeyin ismi links diyoruz. Ve bu arkadaşı bizim yine aynı şekilde kapatmamız gerekiyor. If'ler de yapmış olduğumuz gibi buraya tekrar geliyorum. And for diyorum. Buraya kadar işlemlerimiz tamam. Şimdi gelelim bu arkadaşın içine. Şimdi mantıken bu arkadaşın içinde bir URL olması gerekiyor. URL'imizi tanımlarken de bunların içine tekrar geliyoruz. İki tane süslü parantez. Şöyle yapacağım. Yukarıda biz bunun ismini artık link dedik. Sonuçta linkin içindeki URL şeklinde söyleyeceğim. Bu da yine aynı şekilde Shopify ile geliyor zaten. Bunu aynı şekilde gelip yazıyorum. Daha sonra aslına bakarsanız şuradaki bu özellikleri, renk özelliklerini daha sonra sileceğim. Hatta başlangıçta da silebilirim. Neden? Çünkü kullanıcı aynı zamanda renkleri de değiştirsin istiyorum. O yüzden dolayı tekrar buraya geleceğim. Linkin içindeki title diyerek bir de bunu yazacağım.
Aynı işlemleri benim diğerlerini de yapmam gerekiyor. Yine aynı şekilde şunları şöyle gelip kopyalayayım. Hepsini de teker teker düzeltelim ve daha sonra projemizi test edelim. Şimdi bilerek zaten header menüyü falan en son yapacağız ki bütün alanlarımızı neredeyse görmüş olalım. Yani hepsinde çalışıyor mu görmüş olalım. Daha sonra zaten duruma göre göster ve gizli işlemlerimizi zaten yapacağız. Şöyle tekrar gelelim. Bunu da yazalım. Evet, hem mobilini hem normalini bu şekilde düzeltiyorum. Daha sonra ben bunu yine aynı şekilde commit etmem gerekiyor. Bunun için tekrar geliyorum, şöyle diyeceğim ki link selected menü diyelim. Tamam. Bunu tekrar geliyorum, GitHub'a gönderiyorum. Push diyorum ve tekrar gelip projemde bakmam gerekiyor. Projemde bakarken evet, şöyle yapalım. Şu sayfamı öncelikle bir yenileyelim. Yeniledikten sonra şuradaki şu arkadaşa bir bakalım. Bir hata vesaire varsa direkt zaten bize burada günlüklerde gösterecektir. Tema güncellendi diyor. Saatin vesaire kontrol ediyorum. 2 başarılı, 0 başarısız diyor. Bir sorun yok yani. Özelleştir diyorum. Tekrar yeniden gelip bakıyorum. Header settings giriyoruz içine. Bakın burada görmüş olduğumuz gibi menülerimiz artık çalışıyor. Ben diğer menülerden herhangi birini yine görmüş olduğumuz gibi seçebiliyoruz. Evet. Daha sonra zaten kullanıcı isterse zaten bu menüleri ne yapabilir? Gelip düzenleyebilir. Bunlar için de şöyle olması gerekiyor. Tekrar bakalım. Tema ayarları. Evet, burada değil. Şurada. Evet, nerede o arkadaş? Bu da değil. Kapatalım bu gereksiz arkadaşı. Şurada set yok. Burası da değil. Şuradan şöyle çıkalım. Tamam. Burada şu ayarlar bölümünde bunlarla ilgili ayarlarımız var zaten. Şöyle bulmaya çalışayım. Pardon, bu ayarlar burada değildi. Normalde şurada olması lazım. Gezinmeydi sanırım. Ya da tercihler, ha, gezinme. Burada da aslında daha sonra ayarlarımızın birkaçını kullanacağız. İşte ödeme sayfasında bir iki tane bir şey aktif ya da pasif edeceğiz ki aynı zamanda işte biz alanlarımızı tasarlarken bunları da aynı zamanda kullanmamız gerekecek. Yani bir temayı olabildiğince bütün alanlarını yapalım ki başka bir kullanıcıya verdiğimiz zaman o özelliğini açtığında bir hatayla karşılaşması ya da o özellik için karşısına güzel bir şeyler çıksın diye hemen hemen her alanı değerlendirmemiz gerekiyor. Burada tekrar gezinme bölümüne geldiğimizde bakın main menüde 3 tane seçenek olduğunu görüyoruz. Main menüye tıklayarak istersen ben buraya yeni ayarlamalar, yeni şeyler yapabilirim. Mesela diyelim ki buraya YouTube ekleyeyim örnek olarak. Daha sonra burada istersem ana sayfa koleksiyonlar, buralardan bir şey ekleyebilirim ya da arama bölümü ekleyebilirim. Ya da başka ne ekleyebilirim? Politikalara blok gönderebilirim. Bloklardan bir yazı ekleyebilirim. Bir sayfa ekleyebilirim. Mesela burada kontak sayfam varmış gibi çeşitli şeyler var. Ben şu an için şöyle sayfalardan kontak sayfasını ekleyeceğim ve ekle diyeceğim. Ve daha sonra tekrar kaydet diyeceğim. Temama tekrar şöyle yeniden bir bakalım. Var mı bir sıkıntımız vesaire? Nerede online mağaza? Ve ayarımızı da kaydedelim. Özelleştir. Evet, header settings. Şuradan main menü, footer menü. Tekrar main'i seçelim. Evet. Galiba kaydetmedim. Bir şey oldu. Şöyle tekrar bakalım. Gezinme. Main menü. Evet, isim de normalde buradan geliyor. Aslında biz farklı bir de header menü ekledik. Kullanıcı isterse gelip yine aynı şekilde buraya header menü ekleyerek kullanabilir. Normalde temamız bazen birkaç saniye geç çalışıyor ama büyük bir ihtimal sorun olmadan çalışacaktır. Şöyle şurayı yenileyim. Bakın burada geldi. Localhost'taki sayfam daha erken geldi. Bazen diğer sayfanın da bu sayfanın da yüklenmesi birazcık zaman alıyor. Ama görmüş olduğumuz gibi herhangi bir sıkıntı yok. Bunu da bu şekilde halletmiş olduk. Şimdi diğer ayarlarımızı aynı şekilde kullanarak devam edelim. Evet, şimdi kullanıcı aynı zamanda header'ın rengini ve aynı zamanda bunun üzerindeki yazar rengini de değiştirmek isteyebilir. Şimdi bununla ilgili işlemlerimizi yapalım. Yine aynı şekilde tekrar geleceğiz. Buraya yeni bir ayar yazacağız. Tekrar virgülümü attım. Süslü parantezimi açtım. Ve ayarım için bir tip söylemem gerekiyor. Yine aynı şekilde tipini geldim. Tip için buradaki Ctrl Space'e bastığımızda color seçeneğini kullanacağımı söyleyeceğim. Daha sonra yine bizim bu arkadaşa bir ID vermemiz gerekiyor. ID için de şöyle yapalım. Background color diye bir
ID verelim. Tekrar yine aynı şekilde geleyim, virgül ekleyelim ve bir label ekleyelim. Ve label'a da diyelim ki background color. Tekrar yeniden bir virgül. Default değeri de bunun varsayılan olarak başlangıçta beyaz renkte olması gerektiğini söyleyeceğim. Ve bunun aynısından bir tane daha gelip kopyalayacağım. Bir de yazılar için aynı şekilde text color diye bir bölüm oluşturacağım. Evet, şuraya virgülümüzü unutmayalım. Tamam, text color. Burada kullanıcıya söyleyeceğimiz şey text color ve 0000 şeklinde de ne yapacağız? Rengimizin siyahla başlaması gerektiğini söyleyeceğiz. Buraya kadar işlemlerimiz tamam. Şimdi aynı şekilde benim yukarıda bir imza şeklinde bunları kullanmam gerekiyor. Yani şu ID'leri kullanmam gerekiyor. Şöyle yukarı doğru çıkalım hemen. Şundan şöyle bir tane daha kopyalayalım. Hatta bir tane daha kopyalayalım. Tamam. Tekrar gelelim. Buradaki bu isimlerin aynılarından alalım. Evet. Background color. Background color. Background color. Daha sonra text color. Ve şurada geliyor bazen gelmiyor. Text color şeklinde yazalım. Şimdi bu arkadaşları yine kullanabilmemiz için burada bir stil yazmamız gerekiyor. Normalde biz Tailwind CSS kullandık tabii ki ama biz renklerimizi burada Tailwind CSS'le değil normal bir şekilde kullanıcıya bir stil tanımlayarak vereceğiz. Ve bu stilde de yukarıda kullanmış olduğumuz renkleri söyleyeceğiz. Hemen geliyorum, şunları şu şekilde yazıyorum. Şimdi ben şöyle bir tane şey yazacağım. Hemen direkt kopyalayayım. Custom header diye bir class yazacağım ve diyeceğim ki background color'u benim yukarıdaki background color'um. Color'u da benim yukarıdaki text colorum diyeceğim. Aynı zamanda bunun içinde bizim ağlarımız var, yani linklerimiz var. Bu arkadaşın da renklerin yine text color olduğunu söyleyeceğim. Daha sonra bu custom header'ı bizim buradaki bu arkadaşlara müsait bulduğumuz yerlerine yapıştırmamız gerekiyor. Mesela bu arkadaşı buraya yapıştırabilirim. Yine aynı şekilde bu arkadaşı buraya yapıştırabilirim. Hatta bu arkadaşlar aslında küçük birer gölgeler de verebilirim. Shadow MD diyelim mesela, burada bakalım belli olacak mı? Aslında diğerlerine de verebilirim. Hatta Shadow daha küçük bir şey verirsem daha güzel olabilir belki. XS yokmuş. Shadow SM diyelim. Evet, belli belirsiz küçük bir yerde gölge verelim ve aynı zamanda biz bunlara şöyle custom header shadow SM, şunu şuradan küçülteyim. Yine aynı şekilde bunun border'ına bunu ekleyelim. Şu yukarıdakine de yine aynı şekilde bunları ekleyelim. Evet, şöyle baktığımızda hepsinde ufaktan bir gölge var. En azından header olduğu bunların da belli olmuş olsun. Şimdi hemen projemi aynı şekilde benim GitHub'ıma göndermem lazım ki ayarlarımı test edebileyim. Buraya hemen color schema diyerek commit edeceğim ve push diyeceğim. Tekrar yeniden geliyorum buraya, şu sayfamı yenileyelim ve daha sonra tekrar şuradan bir hatamız var mı? Günlüklere hemen şöyle bir bakalım. Herhangi bir hatamızın olmadığını söylüyor. Bir sıkıntı yok. Şuraya bakalım. Şurada da zaten bir şey yok. Tamam. Özelleştir diyorum ve burada hemen bunları test ediyorum. Header settings'imize evet tıkladık. Bazen burada açıyor, bazen burada açıyor. Sayfanın açıkçası büyüklüğüne göre yeri değişiyor. Evet, şöyle tekrar ileri geri yaparsam buraya aldım. Mesela tekrar şöyle background color'un üzerine geleyim. Şöyle şu arkadaşı seçeyim. Bakın görmüş olduğumuz gibi artık hepsi ne oldu? Renkleri değişti. Aynı zamanda yazılı renklerini de yine kendi istediğim gibi değiştirebiliyorum. Bakalım, görmüş olduğumuz gibi bunlar da bu şekilde oldu. Şimdi ben tasarımın bir yandan güzel bir renkte olmasını istediğim için şöyle color hunt diyeceğim. Şimdi benim logom siyah olduğu için birazcık açık renklerden kullanmak isteyeceğim. O yüzden şuradan iki tane kendime renk seçeyim ve bu renkler doğrultusunda tasarım yapmaya devam edeyim. Şu mavi rengi kullanmak istiyorum. Tekrar gelelim buraya. Aynı şekilde background color kısmına şunu yapıştıralım bakalım. Evet. Ve üzerine de hangisiydi? Maviyi seçtik. Şu sarıyı da aynı zamanda geleyim buradaki şeye değiştirelim. Evet, mavi. Tamam. Tekrar geleyim. Aynı şekilde bunları da yazayım. Evet, pek fazla okunaklı olmadı. Aslında birazcık daha şöyle ya uygun birer renk ayarlamak mantıklı olacaktır. Bir yandan yaparken tasarımımızı güzel dursun istiyorum. Evet, şöyle bir şeyler. Logo pek okunaklı olmadı. Dalmadı, logoyu değiştireceğim.
ya da uygun bir iki tane daha renk bulacağım. Daha sonra yine aynı şekilde bunları işte gösterip gizleme, hangisini aktif etme gibi bölümleri aynı şekilde yaparak devam edeceğiz. Evet, ben resmimi ve renklerimi değiştirdim. Bu renkler üzerinden gideceğim ve bu logoyu kullanacağım. Şimdi öncelikle şöyle tekrar yukarı doğru çıkayım. Resimlerimi birazcık boyutlarıyla ilgili oynama yaptım. Daha iyi olabilmesi için 70'e 90 dedim ilk resmime. İkinci resmime de yine 70'e 90 demişim. Üçüncü resmime de 70'e 80 diyerek bu şekilde yüzdeler şeklinde belirttim. Mobilde vesaire sorunsuz bir şekilde çalışıyor. Ama şimdi mantıken kullanıcının bu resmin boyutuyla ilgili bir şeyler bilmesi gerekiyor. Bu yüzden dolayı da buraya tekrar yeniden bir virgül atacağım ve info diye yeni bir alan ekleyeceğim. Bu info alanına da diyeceğim ki recommended 130'a 95 piksel şeklinde yazalım ki biz daha sonra bunu gönderdiğimiz zaman projemizi tekrar buradaki info bölümünde yazsın. Kullanıcılar ne kadar bir resim ekleyeceğini aşağı yukarı tavsiye etsin, bilsin ki ona göre ne yapsın, resmini ayarlasın. Şimdi gelelim biz artık diğer alanımızı yapmaya. Şimdi biz normalde burada, pardon burada değil, şurada görmüş olduğumuz gibi bir select kullandık. Yine aynı şekilde bir select kullanabiliriz burada yapmış olduğumuz gibi. Bu select ile birlikte ben diyebilirim ki select eğer 1 seçildiyse, header 1 seçildiyse header 1'i getir. Header 2 seçildiyse header 2'yi getir. 3 seçildiyse 3'ü getir gibi bir şeyler yapabiliriz. Şimdi bununla ilgili hemen yeni bir tane şöyle tekrar gelelim. Yeni bir ayar yazmaya başlayalım. Şuraya tekrar bir virgül atıyorum ve süslü parantez açıyorum. Ve daha sonra diyeceğim ki yine aynı şekilde tipimize select virgül. Daha sonra bu arkadaşa yine bir ID vermemiz gerekiyor. ID'sine header stil diyelim. Virgül. Label ekleyelim yine aynı şekilde. Header stil. Zaten bunları eklemediğim zaman yani bunun üçünü muhakkak eklemem gerekiyor. Şu an type'ın eklemem gereken bir iki tane daha özelliği olduğu için, bakın yukarıda options eklemem gerektiği için o yüzden dolayı şu an bakın görmüş olduğumuz gibi kırmızı yanıyor. Tekrar virgül ekleyip options'ı yazar yazmaz benim hatamın gitmiş olduğunu zaten göreceksiniz. Ama şu 3 tanesi zaten hepsinde olmak zorunda. Tekrar buraya geliyorum. Options dedik. Bir tane değer açalım. Ve bu değerin içine de diyelim ki şöyle value değerimiz olacak ve diyelim ki header 1. Hatta küçük yazalım. Header 1. Tekrar gelelim. Virgül. Kullanıcıya göstereceğimiz kısım yani label kısmı header 1 şeklinde yazalım. Aynısından şimdi benim 3 tane temam var zaten. 3 tane tema hazırladım. Tekrar virgül. Şöyle. Virgül. Şöyle. Evet, bunları şimdi sırasıyla ne yapıyoruz? Aynı şekilde düzeltiyoruz. Tamam. Buraya kadar işlemlerimiz tamam. Onun dışında yine aynı şekilde bu arkadaşa başlangıçta bir default değeri vermemiz iyi olacaktır. Çünkü kullanıcıya açılır açılmaz header'sız bir web sitesi gelmesi güzel olmaz. O yüzden dolayı default tekrar geliyorum. Burada header bir seçeneğini kullanıyorum. Bunu da kaydediyorum. Daha sonra benim yine aynı şekilde bu arkadaşlara erişmem gerekiyor. Neye göre erişeceğim? Header stile göre erişeceğim. Header stile göre eriştikten sonra da şartlarımızı yapacağız. Hemen şöyle yukarı doğru geliyorum. Hatta şöyle yapalım. Şu header'ı bir küçültelim. Şuradaki şu div 52'ye artık ihtiyacımız yok. Şunu şöyle yapalım. Şunu da şöyle küçültelim. Şöyle. Evet. Tamam. Tekrar yukarı geliyorum. Şundan bir tane daha gelip kopyalayacağım. Ve buradaki ismi header stil ve header stil şeklinde tanımlayacağım. Sonra ilkine geliyorum. Burada tekrar yeniden bir tane if işlemi başlatacağım. Şöyle diğerlerinden bir tane şöyle kopyalayayım. Burada stil 1 değil. Ben buraya ne ismi yazdıysam onu söylemek zorundayım. Ne yazdık? Header 1 yazdık. O yüzden dolayı tekrar geliyorum buraya. Eğer ki durum header 1 ise. Ama değilse yani else if diyeceğim, bundan bir tane daha kopyalayacağım. Diyeceğim ki buraya kadar tamam. Şurada else if, evet durum else if header 2 ise bunu göster. Yine aynı şekilde tekrar geleceğim. Bundan bir tane daha kopyalayacağım. Bu sefer de bunun için aynı şekilde header 3 ise şeklinde tanımlayacağım. Ve en son olarak da benim bunların bitmiş olduğu yere yine aynı şekilde end if yazarak bunu bitirmem gerekiyor.
Tamam. Şimdi bakalım neler oldu, neler bitti. Şimdi şurada herhangi bir hata görmüyoruz. Zaten yine aynı şekilde bunu hemen GitHub'ımdan gönderiyorum. Header sil diyelim. Daha sonra ihtiyacım olduğu zaman ben de rahat bir şekilde bulabileyim. Evet, hemen bunu push ediyorum. Tamam. Şuradan hemen şöyle bir geri gelelim. Sayfadan ayrıl diyelim. Herhalde kaydetmişimdir büyük bir ihtimal. Tamam. Şöyle tekrar gelelim. Şöyle bir bakalım. Tema güncellendi. Başarılı diyor. Tamam. Özelleştir diyorum. Tekrar şöyle bakıyorum. Evet, görmüş olduğumuz gibi sadece bir tane tema geldi. Header bölümümüze geliyoruz. Bakın Header 2'yi seçtim. Header 3'ü seçtim. Rahat bir şekilde ben bunları kullanabiliyorum. Şimdi şuradaki sıralamayı görmüş olduğunuz gibi birazcık anlamsız oldu. Buradaki sıralamayı da şuna göre yapabiliriz aslında. Şimdi normalde şu birinci settingsimiz, ikinci settingsimiz, üçüncü settingsimiz bakın. Buradaki sıraya göre geliyor. Şimdi mantıken benim select'imin en üstte olması gerekiyor. Yani şuraya tekrar geliyorum. Bu arkadaşı yazıyorum. Şurada şunu da yine aynı şekilde kaldırmam gerekiyor. Yoksa problem olacak. Yani bana ilk başta bu gelsin istiyorum. Sonra bakalım başka ne var burada. İlk başta mantıken bu gelsin. Daha sonra menüler mi gelsin? Daha sonra logo alanının gelmesinde bence bir sıkıntı yok. Menüler gelsin, renkler gelsin. Ama bu arkadaş en üstte dursun istiyorum. O yüzden dolayı da ne yapacağım? Bu arkadaşı bu şekilde en üste taşımış olacağım. Diğerleri yine aynı şekilde açtığım zaman yine aynı bir sıkıntı yok. Küçülterek yapması tabii ki daha kolay olacağı için o şekilde yaptım. Yine sıralamamın bu şekilde olmasını istiyorum. Tekrar yeniden buraya geliyorum. Tabii kaydetmedim bunu. Diyeceğim ki header stil short diyelim, şöyle olsun. Commit edeyim yine aynı şekilde. Bunu da push diyeyim. Evet. Tekrar yeniden buraya geliyorum. Tekrar çıkalım. Sayfadan ayrıl diyelim. Tekrar bir bakalım, bir hatamız varsa burada direkt görelim. Commit ettikten sonra yok. Tekrar geliyorum. Bu arkadaşı özelleştir diyorum. Ve header settings'imize baktığımızda artık görmüş olduğumuz gibi ilk sırada bunun olduğunu görüyoruz. Tabii ki bu sıralamayı tamamen isteğinize göre ne yapabilirsiniz? Değiştirebilirsiniz. Header bölümümüzü bu şekilde bitirmiş oluyoruz. Şimdi artık diğer bölümlerle, footer bölümü, ana sayfa tasarımları gibi bölümlerle devam edeceğiz. Evet, şimdi tema dosyaları hakkında birazcık bilgi vermek istiyorum. Daha sonra da footer'ımızı yapmaya devam edeceğiz. Şimdi biz normalde header settings diye buraya gelmiş olduk. Bunu oluşturduk. Şimdi normalde biz bölümler bölümle değil de tema ayarlarına bir bölüm oluşturmak isteyebiliriz. Bu ayarları oluştururken yapmamız gereken şey buradaki settings.json dosyasına bir şema yazmak. Yani ben buradaki şema dosyasını, nerede o arkadaş? Header'daki şu şema dosyasını gelip alırsam buradan kesip gelip tekrar buraya virgül ekleyip yazarsam otomatik olarak burada çalışacaktır. Ama dikkat etmemiz gereken ikinci bir husus var. Nedir bu ikinci husus? Ondan bahsedeyim kısaca. Biz burada section'ın içindeki settings dedik. Bu buraya yazdığımız zaman, yani bunun içine yazmış olduğumuz zaman, o zaman section'ın içindeki settings değil, direkt settings diyerek kullanmamız gerekiyor. Yani buradaki section'ı buradan siliyoruz. Direkt ne yapıyoruz? Settings'in içinden çekiyoruz. Bana bu şekilde yazmak daha mantıklı geliyor. En azından hangisinin hangisine ait olduğunu görmek daha kolay oluyor. Tabii ki siz isterseniz buraya da aynı şekilde yazabilirsiniz ya da bazı ayarlarınızı buraya alabilirsiniz. Tamamen tercih sebebi, ama ben kullanıcının daha kolay bulabilmesi için bazı şeyleri ben burada yapmayı tercih ediyorum. Birden fazla tema olabilir. O zaman belki burada bir şeyler eklenebilir. Ya da header ve footer aslında buraya eklenebilir. Bunlar düşünülebilir. Onun dışında bir de bizim burada settings.json dosyamız var. Buraya baktığımızda bakın benim verilerimi buraya kaydettiğini görüyoruz. Type kısmında header settings'inde header 2'yi seçmişim. Daha sonra benim resmimin ismi bu. Böyle yüklemiş olmam gerekiyor. Resmimin ismi, kullanmış olduğum menünün ismi, daha sonra kullanmış olduğum background color'un ismi, kullanmış olduğum text color'un rengi, görmüş olduğumuz gibi burada kayıtlı bir şekilde geliyor. Ben ana sayfa ve homepage ve footer alanlarımız var şu an. Bunları görmek istemezsem bunları da silebilirim. Ama bunu zaten bana kalırsa en son yapmak daha mantıklı olacaktır. Şu an için dursun. Gerekli olursa zaten biz buradaki bu ayarları değiştirebiliyoruz. Evet, şimdi bu kısa anlatımı yaptıktan sonra
Footer bölümü yaparak devam edeceğim. Footer bölümümüzde aslında gelip buraya yapabiliriz. Buranın içine yapabiliriz ama ben hiç karıştırmayacağım. Yine section'ın içine yazarak devam edeceğim. Dediğim gibi bana daha mantıklı geliyor en azından yönetilebilir olması açısından. O yüzden dolayı şimdi yine bir tasarım oluşturalım footer için. Footer için tasarımımızı oluşturduktan sonra da footer'ımız için yine aynı şekilde section'larımızı yazalım. Evet, şimdi footer'ımız için bir tasarım yapmaya başlayalım. Şimdi ben footer'ımın sayfamın her zaman en aşağısında olmasını istiyorum. Bu yüzden buraya muhakkak benim minimum h-screen diyerek yani klasına bunu ekleyerek bunu aynı zamanda en aşağıya sabitlemem gerekiyor. O yüzden dolayı şu şekilde bir div yazacağım ve bu div'i kapatacağım. Daha sonra hemen şöyle bakalım, içine rastgele şöyle bir şeyler yazayım. Tekrar bakalım. Evet, görmüş olduğumuz gibi artık en aşağıda olacak. Şimdi gelelim bu arkadaşın içini doldurmaya. Şimdi ben burada bir footer kullanacağım. Yine şu şekilde geliyorum. Hemen bunu da yazıyorum. V de full ve body font. Aslına bakarsanız buna da gerek yok. Şöyle olsun. Daha sonra tekrar yeniden burada bir tane div açacağım. Evet. Ve burada yine container yapısı kullandığımızı söyleyeceğim. Diyeceğim ki div class name. Evet. Container. Daha sonra flex call, flex wrap diyeceğim. Şimdi benim öncelikle ne yapmak istediğimi kısaca anlatayım. İki tane footer'ım olacak benim. Bu footer'lardan bir tanesinde şu olacak. Diyeceğim ki arkadaşım şurada bir logo alanım olsun. Birinci sütunum olsun. İkinci sütunum olsun. Üçüncü sütunum olsun. Bu birinci footer'ım. Bir de ikinci footer'ım olacak. Altta da copyright olacak. Aynı zamanda ben footer 1'i gizleyebileceğim. Footer 2'yi ya da gizleyebileceğim. Bunun ayarlarını da burada aynı şekilde yapacağım. Aynı zamanda renklerini değiştirebileceğim. Menülerini değiştirebileceğim. Bunun ayarlarını teker teker yapacağız. Şimdi ben buraya flex call flex wrap dedim şey olması için hemen şöyle bir iki tane daha bir şeyler yazalım. px5 diyelim, mx auto, daha sonra md'de item center, lg'de baştan başlaması gerekiyor, item start, başka md'de flex row olsun ve md'de flex no wrap diye. Bu şekilde bir şey yazalım. Sonra ilk alanımı oluşturarak başlayacağım. İlk alanımda benim bir tane logo alanım olacak ve altında da küçük bir açıklama olsun istiyorum. Şunu şu şekilde yazalım. Bu açıklama için de yine aynı şekilde bir bölüm oluşturabiliriz. Ya da hiç karıştırmayalım derseniz de silebiliriz aslında. Hiç karıştırmayalım ya da isterseniz tabii ki oluşturabilirsiniz. Ya da oluşturalım, problem değil. Şu an bu şekilde kalsın. Daha sonra hemen yeni ikinci sütunum oluşturarak devam edeceğim. İkinci sütunumda da dediğim gibi benim linklerim vesaire bir şeylerim olacak. Hemen şuradan şöyle bir tane div açalım. Evet, şöyle göstereyim kodlarında. Evet, şöyle. Evet, şu şekilde bir div yazacağım. Bu yazmış olduğum div benim birinci sütunum olacak ve burada şöyle yapacağız. Daha doğrusu bu divim benim şu şekilde olacak. Ben bunu artık içinde parçalar oluşturacağım ve 3 tane parçam olacak. Bu 3 tane parçamda da işte aynı şeyler olacak. Aslında hemen hemen sadece menüleri kullanıcı değiştirebilmesi gerekiyor. Şöyle yapalım hemen. Diyeceğim ki sayfanın 1 bölü 4'ünü kapla ama MD'de iken 1 bölü 2'sini kapla şeklinde söyleyeceğiz. LG'de 1 bölü 4'ünü, MD'de 1 bölü 2'sini ama normalde ne yapacaksın? Mobildeyken tümünü kapla şeklinde bir seçenek söyleyeceğim. Buraya hemen bir tane başlık ekleyeceğim. Biz bu başlıkları da daha sonra kullanıcıya değiştireceğiz. Şuradaki şu renkleri vesaire sileyim. Uppercase vesaire durabilir. Problem değil. Onun dışında bunlar bu şekilde olsun. Tamam. Şimdi tasarımları ben genellikle zaten daha önce hazırlıyorum. Kopyala yapıştır yapıyorum. Siz kendiniz de aynı şekilde tasarımları yapabilirsiniz ya da benim yazmış olduğum tasarımları aynı şekilde yazabilirsiniz. Şu an uzun uzun tekrar tek tek tasarım yazmak istemedim açıkçası. O yüzden dolayı genellikle kopyala yapıştır yaparak gidiyorum. Onun dışında ben buraya bir menü oluşturmak istiyorum dediğim gibi. Şöyle yapacağım. Burada bir tane nav class diyerek şu şekilde kopyalayacağım ve içindekileri değiştireceğim. Renk vesaire olmayacağını zaten söylemiştik. Bunları şöyle kaldıralım. Evet. Şöyle. Tamam. Sadece bu şekilde olsun. Daha sonra şöyle tekrar bakalım. MT3 company
İsimleri bu şekilde durabilir, problem değil. Daha sonra zaten bunları değiştireceğiz. Şimdilik sadece tasarımımızda nasıl bir şey gözüküyor? Şöyle bir yapı gözüküyor. Güzel. Şimdi ben şöyle yapacağım, hemen buradaki şu arkadaştan V full, bundan şöyle şuradan bir enter atalım. Şuradan tekrar geleyim. İkinci alanımı şöyle oluşturacağım. Şu aralara çok boşluk atmışız. Şöyle silelim. Evet. Bu benim ikinci alanım olacak. Aynısından bir tane daha gelip kopyalayacağım. Bu da benim üçüncü alanım olacak. Evet, şu şekilde ne yaptık? Bunları da söyledik. Mobilde vesaire nasıl duruyor? Şöyle bir bakalım. Bence güzel. Şimdi biz bunların hepsine 1 bölü 4 dedik. Aslında 1 bölü 3 desek daha fazla menüde oluşturmaya gerek yok. Şöyle 1 bölü 3 şeklinde olsun. LG'de de şöyle sayfamı büyüteyim. Evet, daha geniş, daha bir şey şekilde dursun. Onun dışında ben en aşağısına dediğim gibi yeni bir alan oluşturmak istiyorum. Yine footer'ımın içinde şöyle tekrar bakalım. Şu div'i kapatalım. Bunun altına tekrar gelip yeni bir tane div yazalım. Bu div'de sadece içinde bir tane yazı olmasını istiyorum. Ama bu div'in içinde tekrar yeniden bir tane daha div yazalım. Ya da yazmasak da aslında olabilir. Şöyle yapalım biz buraya. Bir sadece class açalım. Ve diyelim ki container px5 py4 mx auto diyerek şöyle bir boşluk vereyim. Sonra tekrar geleyim, bir tane p açalım. Ve diyelim ki copyright Efe, Görkem, Ümit, YouTube, abone ol diyelim. Evet, şu şekilde yazdık. Ben bu arkadaşa hemen şöyle tekrar geliyorum. Bir class ekleyeceğim. Ve diyeceğim ki text'in sm ve aynı zamanda text'in center şeklinde olsun diyeceğim. Bunun boyutları vesaire, boşlukları vesaire pek güzel durmadı. O yüzden ben bu arkadaşa birazcık da boşluk vesaire bir şeyler vermek istiyorum. Aslında py4 top bottom verdik. 8 desek, genişletsek nasıl durur? Evet, 8 6 diyelim biz buna. Bir de ek olarak margin top ya da ve full, şurada da aslında söyleyebiliriz. Space y ekseninde 2 desek. Evet, yanlış yazdım. Space y ekseninde 2 desek olmadı. Tamam, şunu şuradan silelim. Şuraya tekrar geleyim. Margin top 5 diyelim. Şöyle bir boşluk oluşturalım. Bir de aslında bakarsanız buraya küçük bir de border da ekleyebilirim. Şöyle bakalım. Evet. Çok da istediğim gibi olmadı. Şu köşeler vesaire tam çıkmadı. Border top diyeyim sadece. Güzel duracak mı? Aslında tamam. Güzel duruyor gibi. Tamam. Şimdi artık bizim bu alanımız aşağı yukarı tamam gibi. Artık ne yapacağız? Bunlara uygun şema yazacağız. Yazmış olduğumuz şemayı da bu alanı göster gizle, bu alanı göster gizle. Daha sonra da işte buradaki bu alanları teker teker düzenlemek için bölümlerimizi yapacağız. Şimdi bir de ek olarak şu arkadaşa v full, buraya bir tane daha konteyner desem birazcık daha küçülür mü? Evet, birazcık daha sanki daha iyi gibi. Şöyle bakalım, güzel duruyor. Sayfamı şöyle tekrar yeniden bakalım. Evet, bence güzel. Tamam. Evet, şimdi şemamızı yazdık. Bu zamana kadar yazdıklarımızı yine aynı şekilde kullanarak footer alanımızı yaparak devam edelim. Şimdi öncelikle bir şema oluşturacağım. Şema ve aynı zamanda oluştururken buradaki header'da oluşturmuş olduğum gibi şu arkadaşları oluşturacağım. Hemen öncesinde şöyle tekrar geliyorum. Şunlardan şöyle bir tane gelip kopyalayayım. Altına yazalım ve şundan şöyle bir tane yazalım. Tamam. Daha sonra benim buraya bir isim vermem gerekiyor. Yine aynı şekilde hemen şöyle geliyorum. Tabii bir süslü parantezin içine yazıyoruz yine bu arkadaşları. Şöyle. Tamam. Hemen ilk başta bu şemaya bir isim vermem gerekiyor. İsmimiz neyim? Footer settings olsun. Daha sonra yine aynı şekilde settingsimizin ayarları için bu şekilde bir dosya açıyorum. Şimdi ben mantıken birinci footer'ımı yani üst tarafı gizleyip göstermek istiyorum. Bunun için bir tane type yazacağım ve checkbox kullanacağımı söyleyeceğim. Virgül ve id diyeceğim. Daha sonra yine aynı şekilde diyelim ki show footer 1. Tekrar virgül. Daha sonra bir label yazalım. Label'la diyelim ki footer 1.
Tamam. Sonra tekrar geliyorum. Buna default değerine ilk başlangıçta true olduğunu söyleyelim. Evet, bunu parantezde yazmıyoruz sanırım. Evet, şöyle yazıyorum. Bu arkadaştan yine aynı şekilde gelip bir tane daha kopyalıyorum. Ve buraya yazıyorum. Bu sefer footer 2 şeklinde değiştiriyorum. Bunlar normalde ne olacak? Gösterip gizlemek için kullanacağız. Şimdi ben bir yandan normalde bu şeyleri yukarıda tanımlıyorum aslında ben. Tabii ki normalde sayfanın herhangi bir yerinde tanımlayabilirsiniz. Problem yok aslında. Ama ben yine de yukarıda tanımlayacağım bunları, ama şimdilik bu aşağıda oluşturarak devam edeyim. Şu arkadaşlardan yine bir tanesini kopyalayayım ve daha sonra yerlerini değiştiririz. Parça parça oluşturmayacağım. İlk başta parça parça oluşturdum. Daha rahat bir şekilde gösterebilmek için şimdi toplu bir şekilde oluşturarak gidebiliriz. Buradaki isimlere göre aynı şekilde şu footer 2, tekrar bir tane daha 1 diyeceğiz. Bunları da bir yandan yazarken oluşturacağız. Tamam. Onun dışında tekrar geliyorum, buraya bir tane virgül ekliyorum. Şimdi benim mantıken burada 3 tane menüm var ve bu işte about yazıyor. Benim buradaki bu arkadaşları da aynı şekilde değiştirmem gerekiyor. Bunlardan şöyle bir tane daha geldim, kopyaladım. Tipine text diyeceğim. Sadece yazı yazılacak. İsmine menü bir title diyelim. Label'ına da sadece menü bir title, yine aynı şekilde olsun. Default değerimiz bizim tabii ki burada true false olmayacak. Sonuçta burası string. O yüzden dolayı menü bir şeklinde yazsın. Bu arkadaştan şimdi yine aynı şekilde gelip kopyalıyorum. Şöyle 3 tane alanım var benim mantıken. Bu 3 tane alanın için yine hepsini teker teker düzeltiyorum. Evet, buraya kadar tamam. Yine aynı şekilde ben bu arkadaşların şeylerini oluşturacağım. Yine şöyle direkt kopyalayayım. Menü bir title, menü bir title. Bunları ne yapacağım? Section'ın içinde olduğu için bu şekilde söylemiş olacağım. Onun dışında başka neye ihtiyacımız var? Ben şimdi footer'ıma burada bir logo alanımız var. Logo alanı eklemek istiyorum. Yani yine bir image picture kullanacağım. Bu arkadaştan şöyle bir tane daha gelip kopyalayalım. Tip kısmına diyelim ki image picture, daha sonra buradaki ismine footer logo şeklinde yazalım. Label'ına da footer logo, tavsiye edilen boyut için bir şeyler yazabiliriz. Ya da burada default bir değer kullanmaya gerek var mı? Gerek yok. Default'u silelim. Şuraya sadece bir info yazalım. Diyelim ki footer image size işte recommended 195'e x'e 35 pikseldi sanırım. Neyse işte şu an çok emin değilim. Bunu daha sonra deneyeceğiz, test ederiz. Problem değil. Buraya da bir info yazısı aynı şekilde yazalım. Yine aynı şekilde tekrar geleyim. Daha sonra uğraşmamak için şuraya tekrar bunun tipini de oluşturalım. Sonra tekrar gelelim. Ben şimdi yine aynı şekilde bu arkadaşların arka plan renklerini değiştirmek istiyorum. Ama değiştirirken de şöyle yapacağım. Şimdi footer 1 ve footer 2'nin renkleri birbirinden farklı olsun istiyorum. O yüzden dolayı toplamda 4 tane renk ekleyeceğim. Diyeceğim ki footer 1 BG color, footer 1 text color, işte aynısını footer 2 şeklinde yapacağım. Onun için de şöyle tekrar yine bir tane açalım. Ya da direkt kopyalayabiliriz, aslında fark etmez. Direkt içlerine dolduralım. Şimdi tip olarak burada yine tabii ki yine color kullanacağız. ID olarak burada diyelim ki footer 1 background color. Daha sonra burada diyelim ki footer 1 bg diyelim. Info istemiyorum. Default değerimizin bizim yine beyaz bir şekilde olması gerektiğini söyleyelim. F şu şekilde olacak. Bundan yine aynı şekilde geliyorum. Bir tane daha kopyalıyorum. Bu sefer diyelim ki footer 1 text color diyelim. Background değil. Text color. Bu yine aynı şekilde color seçeceğiz. Buradaki rengimiz de siyah siyah olması şeklinde söyleyelim. Yine bu arkadaştan şöyle bir tane daha kopyalıyorum ve buraya tekrar geliyorum. Footer 2 background, footer 2 text color. Bunların yazılarını da aynı şekilde değiştirelim. Tamam. Bunların da yine aynı şekilde benim şeylerini yazmam gerekiyor. İmzalarını yazmam gerekiyor. Şunları da yine aynı şekilde yazalım. Son olarak bir de şunu eklemek istiyorum. Şurada bir yazımız var bizim. Bu yazıyı değiştirmek isteyebiliriz. Yani copyright işte şu web sitesi vesaire bir şey yazabiliriz. Tema
tema ile ilgili eğer ki bir şeyler eklemek istiyorsak yani buranın yanına aynı şekilde yazılabilir. Problem değil yani değiştirilmeyecek şekilde yazılabilir şeklinde yapabiliriz ama normalde burada aslına bakarsanız temayı kullanan kişi dosyalara erişerek aslında yine değiştirebiliyor. O yüzden yazıp yazmamak tamamen sizin tercihiniz. Ben yani yan tarafına yeniden bir yazı yazmayacağım ama ne yapacağım? Şu aşağıdaki yazının değiştirilebilmesi için bir alan oluşturacağım. Bunun için de tekrar yine aynı şekilde şöyle yukarı gelelim. Footer text center text gibi bir şey oluşturalım biz. Hemen şöyle tekrar gelelim. Şundan bir tane kopyalayalım. Evet, burası text alanımız olacak yine. Evet, footer 2 text sadece şu şekilde olsun. Hatta şöyle diyelim. Footer 2 footer center text şeklinde tanımlayayım. Bu arkadaşa da şöyle diyelim. Footer center text default değerine de şuradaki şu yazımı aynı şekilde buraya kopyalayalım. Burası tamam. Şimdi bunun dışında başka neye ihtiyacımız var bizim? Menülere ihtiyacımız var. Yani menülerimizi yine aynı şekilde gelip yazalım. Şimdi normalde header bölümüne yine aynı şekilde bakacak olursak selected menü şeklinde yine aynı şekilde oluşturmuştuk. Ve burada da end şemada da şu şekilde menüler kullanmıştık. Nerede? Header stil burası değil. Şu şekilde menüler oluşturmuştuk. Aynı şekilde bu arkadaşlar için de ne yapalım? Şunlardan bir tane daha kopyalayayım. Evet, şöyle birkaç tane kopyalayalım. İsimlerini ayarlamamışım ben bunları. Şöyle tekrar gelelim. Hepsini teker teker düzeltelim. Evet, 1 2 1 2 evet. Bu arkadaşları şimdi artık yazdım. Bunları artık en üste taşıyacağım. Burada kalsa da olabilir ama ben sadece burada kullanmayı tercih ediyorum. Nerede ne olduğu belli olsun. Aşağı tarafta şemalarım olsun. Kendimce bu şekilde bir tasarım yapmaya çalışıyorum. Şimdi bunları teker teker yapmaya başlayalım. Şimdi benim normalde 2 tane footer'ım var zaten. Bu footer'lardan birini göstereceğim. Bir tanesini gizleyeceğim. Aynı zamanda renk ayarlarını vesaire yapmam gerekiyor. Şöyle bakalım. Şimdi bizim normalde şu div'i şöyle kapatırsam bakalım, bakın şu div normalde görmüş olduğumuz gibi 2 tane div burada var. Bunlardan bir tanesini göstereceğim, bir tanesini gizleyeceğim. Bunun için zaten yazmış olduğumuz show footer'ı kullanacağız. Geleceğim buraya, tekrar şundan yapıştıracağım ve bunu aynı zamanda gelip kapatmam gerekiyor. Diyeceğim ki else, evet neden gelmedi? Else yok, pardon. End if diyeceğiz. Burada bunu kapatacağız. Yine aynı şekilde tekrar bundan geleceğim. Tekrar buraya yapıştıracağım. 2 diyeceğim. Yine aynı şekilde end if diyerek bu arkadaşı da kapatacağım. Daha sonra renk ayarlarımız var. Bir stil yazabiliriz. Stile göre tekrar burada yapmış olduğumuz gibi bunları yapabiliriz. Şöyle tekrar stil dosyasına alalım, olmazsa şöyle kopyalayayım. Buraya şuraya yapıştıralım. Stil için custom header değil, bu sefer footer diyelim. Ve buraya da yine aynı şekilde footer diyelim. Daha sonra background color vesaire diyor. Buradaki isimlerini tabii ki düzeltmemiz gerekiyor. Normalde şöyle yapacağım. Custom footer 1, custom footer 1A. Bu şekilde olsun. Bundan bir tane daha kopyalayalım. Ve bu sefer de 2 ve 2 şeklinde yazalım. Ve buradaki background color footer 1 BG bu. Daha sonra text color aynı şekilde. Tekrar gelelim footer 2 için. Bu. Daha sonra footer 2 text color. Evet. Şurayı da yine aynı şekilde düzeltelim. Footer 1 text color. Evet. Bunları da bu şekilde yazmış olalım. Zaten biz bunları kullandıkça görmüş olduğumuz gibi bunlar da artık ne oluyor? Altlarındaki çizgiler gidiyor. Buraya kadar tamam. Şimdi benim bu arkadaşları yine aynı şekilde bir yerlere vermem gerekiyor. Şimdi custom footer 1'i benim footer'ımın neresine vermem gerekiyor mantıken? Sanırım şuraya verirsem, burası container yapısı, footer class. Şuraya vermek sanırım daha mantıklı olacaktır. Ama bu arkadaş bunu da içine aldığı için şöyle yapsak, burada aslında küçük bir saçmalık yapmışız. Bunu nasıl yaparız? Şöyle yapmak mantıklı olacaktır. Biz en iyisi şu arkadaşı şuradan şöyle keselim. Şu footer'ın dışına atalım. Tasarımımız belki bozulabilir.
Bozulursa ona göre tekrar bir düzeltme yapmamız gerekecek tabii ki. Şimdilik ama bu şekilde olsun. Büyük bir ihtimal çok büyük bir bozulma olmaz ama duruma göre tekrar gelir bakarız, düzeltiriz olmazsa. Burayı problem değil. Yine aynı şekilde tekrar gelelim. Custom Footer 2 aynı şekilde şöyle buraya yazalım. Bu da tamam. Bunları da sanırım tamamını kullanmış olduk. Sonra geriye ne kaldı? Menü 1 title, menü 2 title bunlar kaldı ve footer logo kaldı. Bunun için şu arayı açalım yine. Logo için biz normalde burada yazmış olduğumuzun aynısını aslında kullanabiliriz. Linkleri vesaire her şey var zaten. Bunu kullanmak daha mantıklı olacaktır. O yüzden dolayı şuradaki şu logo alanını silerek bunu yazalım. Şunun için bir alan oluşturmayı unuttum. O yüzden silelim. Tekrar bunun için bir alan oluşturmayı yapmayalım. İsterseniz tabii ki siz yine aynı şekilde yazabilirsiniz. Bir tane daha footer text gibi bir text oluşturarak yazabilirsiniz. Problem yok. Onun dışında tekrar şöyle aşağı doğru geliyorum. Bu aşağı doğru geldiğimde bizim burada about yazılarımızın olduğunu görüyoruz. Şimdi biz buraya aynı şekilde bir isim yazmamız gerekiyor. Şöyle süslü parantez menü bir title diyeceğim. Zaten üst taraftaki yine aynı şekilde arkadaşın gitmiş olduğunu görüyoruz. Bu başlıktan tekrar gelelim. İkinci alanımıza da uygulayalım. Evet şöyle. Tekrar gelelim. Üçüncü arkadaşımıza da uygulayalım. Bunların isimlerini düzeltelim. Tamam. Buraya kadar tamam. Şimdi gelelim burada aynı zamanda yapmamız gereken döngüyü çalıştırmaya. Döngü içinde neyi döndüreceksek onu bulmamız gerekiyor. Döndüreceğimiz şey şu li'ler olacak aslında. Evet li'ler olacak. Şöyle o yüzden tekrar geliyorum. Burada yeniden bir tane üst parantez bundan bir tane for döndüreceğim ve link diyeceğim. In. Daha sonra benim yukarıdaki ismim neyse footer bir menü nokta links şeklinde bir döndürme yapacağımı söylüyorum ve burada şöyle tekrar geliyorum and for diyerek bunu burada bitiriyorum. Şu arkadaşlara da artık ihtiyacımız yok. Sonra tekrar geliyorum bu arkadaştan yine aynı şekilde buraya yazıyorum. Bu sefer footer menü 2 links şeklinde yazıyorum. Bu arkadaşı da bu şekilde döndürüyorum. Tabii bunların içlerini bu arada düzeltmedik. Yani şu içindeki yazıları vesaire düzeltmedik. Bunları önce bir düzeltelim. Şimdi A'nın klası değil A'nın hrefine öncelikle şöyle yapalım. Diğerlerini tekrar yeniden kopyala yapıştır yaparız olmazsa. Şöyle tekrar parantez linkten gelen URL şeklinde yazacağız. Burada da linkten gelen title şeklinde yazacağız. Evet. Bu arkadaşlar yani URL ve title bu linkin özelliklerinden yine yani daha doğrusu yazmış olduğumuz neydi onun ismi? Link listin özelliklerinden. O yüzden dolayı biz bunu ne yaptık? Sadece link diye bir değer atadık. Dönderdik. Hepsini de teker teker atamak için bunu kullandık. Bundan yeniden şöyle tekrar kopyalayayım ve şu arkadaşa yapıştıralım ve buranın ismini menü 2 links yapalım. Tekrar gelelim. Yine aynı şekilde buna da aynısını yapalım. Menü 3 links diyelim. Tamam. Buraya kadar tamam. Şimdi yukarı doğru tekrar çıkayım. Altı çizili olan bir şey var mı? Var. Bakın footer logo. Biz kopyala yapıştır yaptık. Orayı düzeltmedik. Anlaşılan. Bakın if logo yazıyor. O yüzden dolayı biz burayı ne yapacağız? Footer logo olarak değiştireceğiz. Sonra tekrar yukarı doğru çıkalım. Herhangi birinin altında çizgi kalmadı. Artık footer'ımızı yükleyerek bu alanlarımızı teker teker test edebiliriz. Hemen GitHub'ıma şu şekilde geliyorum. Footer şema diyelim. Tamam düzgün de yazamadım. Problem değil. Push diyeceğim. Şu şekilde göndereceğim. Sonra tekrar geliyorum temamıza. Şöyle sayfamızı bir yenileyelim. Evet. Günlüklerimizi görüntüleyelim. Bir yerde görmüş olduğumuz gibi bir hata olduğunu söylüyor. Zaten bakın burada da bir hatamın olduğunu söylüyor. O yüzden hemen şu aşağı doğru gelip hatamı bulmaya çalışacağım. Aslına bakarsanız bakın hepsini de yapmışım. Normalde bitiyor ama bittikten sonra burada virgül koymamamız gerekiyor. Kopyala yapıştır yaptığımız için oralarda onlar olmuş. Bakalım diğerlerinde var mı aynı hata? Yok. Tekrar şöyle kaydediyorum. Evet hala J sonuç geçersiz diyor. Bir yerde virgül unuttum büyük bir ihtimal. Evet şurada da olmaması gerekiyor. Tekrar kaydedelim. Evet şu an görmüş olduğumuz gibi herhangi bir sorun yok. Tekrar bakayım. Şöyle kaydedeyim. Evet bir hatamız yok.
Tekrar bu virgüllerden dolayı yeniden bir gönderme yapmam gerekiyor. Hemen tekrar gönderiyorum. Push origin. Evet, tekrar sayfamızı yenileyip günlüklerimize bakalım. Evet, başarılı bir şekilde herhangi bir sorun olmadığını görüyorum. Özelleştir diyorum ve bu arkadaşı hemen test ediyorum. Footer settings diyor, görmüş olduğumuz gibi. Şöyle aşağı doğru gelelim bakalım. Footer 1'i şöyle gizledim, bakın gitti. Footer 2'yi aynı şekilde gizleyebiliyorum. Problem yok. Şimdi bunlar için teker teker hemen bölümler oluşturalım. About diyelim mesela. Daha sonra social media diyelim. Daha sonra contact diyelim mesela. Bu şekilde olsun. Bir tane logo seçeceğim hemen. Şu logoyu seçelim. Bitti diyelim. Renklerimizi şeydeki gibi yapalım. Üst taraftaki gibi yapalım. Şöyle. Burada da tam tersi yapmayı düşünüyorum. Şöyle. Evet, tasarımı birazcık bozmuşum. Normalde demiş olduğum gibi şurada şunu kestik, şey yaptık ya, birazcık problem oldu. Renklerini vesaire pek düzgün ayarlayamadım anlaşılan. Şöyle yapsam, bunu tekrar buraya getirsem. Şöyle yapalım. Class container ve full. Şöyle yapacağım ben bunu. Şu container yapısını buradan şöyle yapalım. Evet. Şuraya tekrar geleyim, bir tane daha div aç kapat yapacağım. Evet. Sonra bu arkadaşın bittiği yer neresi? Show footer. Şuraya ekleyelim. Tamam, yeri tam düzgün olmadı da çözeceğiz onu. Tekrar geleyim, şu div'i bunun içine yazalım. Daha sonra burada v full vesaire dursun. Şuradaki seçenekleri tekrar class buraya vereyim. Tekrar bu arkadaşı yeniden gönderiyorum kitabıma. Evet, gönderdim. Kaydet diyelim. Renkler en azından kaydetsin. Şöyle tekrar bir geri geleyim. Bakalım bir sıkıntı var mı? Günlükler. Tamam, yok. Özelleştir diyelim. Evet. Şurada bir resim eklememiz gerekiyor. Öncelikle hemen bir resim normalde ekledik aslında. Şöyle bir kaldır yapalım. Burada bir şey hatalı yaptık sanırım. Logomuz vesaire duruyor. Önce bir menülerimizi eklemeye çalışalım. Bir tanesine main menü ekleyelim şu şekilde. Bir tanesine şöyle tekrar hepsine main menü ekleyeyim. Ben daha sonra bunları güncellerim. Problem değil. Tekrar gelelim, yine aynı şekilde bunu ekleyelim. Hepsi güzel bir şekilde duruyor. Logo alanımızda bir sorun var. Hemen şöyle tekrar bakalım. Bitti. Logo alanıma geliyorum. Evet, şurada da görmüş olduğunuz gibi yanlış yazmışım. Düzeltmemişim yani. Bunu düzelteceğim. Onun dışında şurada birazcık fazla boşluk var gibi. Hemen tekrar geleyim, ona bakalım. Şurada ekstradan bir border mt5 vermiştim. Bunu şöyle ortadan kaldıralım. Artık birleşik değiller sonuçta. Tekrar yeniden temamı aynı şekilde gönderiyorum kitaba. Evet. Kaydet yapalım bu arkadaşa. Fetch diyeyim şuna. Evet, hemen gönderiyorum bir yandan. Evet, bir hata aldım. Evet, bazen hem gönderip hem bir yandan kaydet yapıyoruz da kaydet yapmasam aslında sorun olmayacaktı da kaydet yaptığım için problem oldu. Tamam. Tekrar şöyle yeniden gelelim. Evet, şöyle bir daha bir kitabıma bakacağım. Tamam, önemli bir şey yok gibi gözüküyor. Tekrar şöyle günlükleri görüntüle, bir sıkıntı yok. Özelleştir diyelim. Evet, şu şekilde görmüş olduğumuz gibi bu arkadaşı da ne yaptık? Yaptık. Normalde şöyle gözüküyor. Burada bir konteyner yapısı kullanmış olduğumuz için bu şekilde gözüküyor. Bu tasarım geliştirmenin en kötü yanı zaten bu. Bazen işte yüklediğin şeyleri görmek için bu şekilde uğraşmak gerekiyor. Şuradaki şu konteyner yapısını silersem sanırım düzelecektir. Hemen bu arkadaşı şöyle gelip test edebilirim. Evet, bakalım. Evet, şuradaki şu konteyneri şuradan silersem ne olur? Evet. Şuradaki konteynerlardan bir tanesini sileceğim. Şöyle geri alayım. Hangisini siliyoruz? Bu V full'ün altındaki, yani şuradakini silersem bir sorun olmadığını söylüyor bize. Bu şekilde yapacağız. Aynı şekilde bakın, aşağıdakinde de sorun varmış. Aşağıdakinde de o zaman yine aynı şekilde konteyner sileceğiz. Şunu da şöyle silelim. Tekrar bakalım. Evet.
Bu şekilde olacak. Evet, bunları da yine aynı şekilde GitHub'ıma gönderiyorum. Bir de şurada yine aynı şekilde boşluk vermek mantıklı olacaktır. O yüzden dolayı şöyle yukarı doğru tekrar çıkayım. Ve full demişiz burada. Padding 4 desem şöyle nasıl oluyor? Yok, olmuyor. Şurada ekleyelim padding 4'ü. Yine yemedi. Şöyle yapalım. Şimdi şuradaki arkadaşa birazcık da padding verelim hemen. Şöyle tam yerini bulmaya çalışıyorum. Neresiydi orası? Şu custom footer'a gelelim. Bir tane padding 8 ekleyelim mesela. Evet, görmüş olduğumuz gibi her taraftan verdi. Güzel. Birazcık daha büyütebilirim. 12 diyelim mesela. Tamam. Mobilde vesaire bir sıkıntısı var mı ona bakalım. Mobilde şu resmin birazcık ortalı vesaire bir şeyler olmasını istiyorum. O yüzden dolayı bu resme de bir MX Auto ekleyeyim en iyisi. MX Auto diyelim ama MD'den itibaren de MX 0 olsun ki diğer tarafları bozmasın. Şu şekilde tekrar yazalım. Evet, burada da ortalı. Şöyle tekrar sayfamızı büyüttüğümüz zaman burada da tamam. Footer'ımızın renkleriyle zaten uyumlu bir şekilde oldu. Ne yaptık? Bunu bu şekilde bu tasarımı da ayarlamış olduk. Güzel. Şimdi artık diğer sayfalarımızda tasarımlarını yaparak devam edebiliriz. Evet, şimdi header'ımızda basit bir bozukluk var. Öncelikle bunu düzeltelim. Şimdi şöyle tekrar geliyorum, incele diyorum ve konsol diyorum. Diyor ki arkadaşım diyor ben 5. satırda yazan şeyi bulamadım diyor. 5. satırda yazan şeyde şöyle tekrar gelip bakacak olursak diyor ki ben menü barı bulamadım diyor. Neden menü barı bulamıyor? Çünkü normalde bunlara ne dedik? Bir dedik, 2 dedik, 3 dedik. Ve bu şekilde üçünü de aynı sayfada yazdık. Ama şu an artık sadece birini gösterebildiğimize göre bizim artık buradaki 2'ye ve 3'e ihtiyacımız yok. Yani ben buradaki bu arkadaşları silebilirim. Sadece bu kalabilir. Daha sonra tekrar geleyim. Pardon, yanlış oldu. Yanlış tuşa bastım. Tekrar geldikten sonra buradaki bu mobile menü 2 yazıyor mesela. Bunları aynı şekilde gelip değiştirebilirim. 3 tekrar gelelim. Tekrar bakalım 2. Bir de aynı şekilde menü barımız vardı. Buradaki 3'ü 2'yi silerek tek bir tane dosyaymış gibi isimlerini aynı yaparak kullanabilirim. Evet, daha önce çalıştığını gördük zaten. Tekrar şöyle yeniden bir sayfama yeniliyorum. Hatta Shift F5 yapayım tekrar. Şöyle kayıtları şey yapsın. Tekrar şöyle gelip küçülttüğüm zaman şu an bu benim menü 2'm olduğu için bir sıkıntı yok. Zaten görmüş olduğumuz gibi hepsi çalışıyor. Öncekileri bulamadığı için problem yaratacaktı bize. Biz zaten tasarımlarımızın şu an için çalışıp çalışmadığını görmüş olduk. Ya da şu da yapılabilir tabii ki. Eğer ki tasarımınızda birden fazla şey varsa, özellik varsa, yani birinde olan şey diğerinde yoksa, o zaman da burada header sayfası, pardon, tema likit sayfasına gelinir. Yine aynı şekilde burada denir ki işte section'ın içindeki, settings'in içindeki şu veriyi bana göster veya gizle şeklinde. Eğer ki işte if denir işte. Eğer ki header 1 seçiliyse mobile menü 1'i getir. Header 2 seçiliyse bunu getir diyerek birden fazla dosya oluşturulabilir. Ama bizim şu an için buna zaten ihtiyacımız yok. Bu ayarımızı da bu şekilde düzelterek ne yapıyoruz? Projemizin bu kısmını da yapmış oluyoruz. Diğer sayfalarımıza şimdi yavaş yavaş geçiyoruz. Evet, şimdi slider'ımızın tasarımını yaparak başlayacağız. Ben slider'ımızın tasarımını ChatGPT'ye yaptıracağım. Uzun uzun yazmayacağım. Şöyle birkaç tane deneme yaptım. Öncelikle en aşağıdakini kullanacağım. Şöyle neler yazdığımı göstereyim. Dedim ki bana gelişmiş bir slider yaz. Tail ve CSS kullan, yön tuşları olsun vesaire dedim. Sonra beğenmedim, resim üzerinde de yazı olsun dedim. Yine beğenmedim. Resmin sol tarafında büyük bir title, altında küçük yazılar olsun gibi bir şeyler söyledim. Ve bana bu tasarımı verdi. Ve ben de şu an bu tasarımı aynı şekilde gelip kullanacağım. Şimdi öncelikle sayfalarımızı şöyle yapacağız. Biz normalde burada bir renderla birlikte biz bu arkadaşları çağırabiliyoruz. O zaman ben tekrar yeniden gelip buraya homepage linkinin içine homepage, yani bir sayfa oluşturacağım, yani sayfa içine render edeceğim. Diyeceğim ki homepage slider liquid diyerek bir sayfa render edeceğimi söyleyeceğim. Şimdi şuradaki şu arkadaşları şöyle silelim. Bir tanesi kalsın burada. Daha sonra da render etmek istediğim sayfayı söyleyelim. Yani buraya tekrar geliyorum. Diyeceğim ki homepage slider. Evet. Şimdi artık buranın içine ne yazarsam yazayım, bunun gelmesi gerekiyor. Şöyle sayfamı bir yenileyelim. Evet, görmüş olduğumuz gibi bir sıkıntı yok. Şimdi tasarımı direkt kopyalayacağım ama tasarımda çok fazla sorun var aslında.
Bunları benim kendime göre düzeltmem gerekiyor. Öncelikle şu stil dosyasını kopyalayayım. Bu stil dosyasının tamamını kullanmayacağım. Çünkü bu stil dosyasında birazcık sıkıntılar var. Yani yine benim kendim düzeltmem gerekecek bu stil dosyasını. Daha sonra şöyle bir div hazırlamış bana. Bunu kopyalayacağım. Şöyle tekrar gelip bakacağım. Evet, görmüş olduğumuz gibi ve bunların çalışabilmesi için bir de script hazırlamış. Yine aynı şekilde geleceğim, bu script'e bunun altına yapıştıracağım. Daha sonra sayfamda şöyle tekrar gelip bakalım, görmüş olduğumuz gibi çalışıyor. Bir sıkıntı yok. Şimdi öncelikle şöyle bir bakalım. Şimdi ben bunu öncelikle tüm sayfayı kaplamasını istiyorum. Buna uygun bir şeyler yapmam gerekiyor. Şurada max v4x diyor. Bu arkadaşı buradan sileceğim. Tüm sayfayı kaplayacak. Ama boyut olarak da birazcık görmüş olduğumuz gibi şey. O yüzden max eee, şöyle yapalım. 550 piksel diyelim. Tamam, güzel. Yeterli bence. Yine slider'ımız çalışıyor. Bir sorun yok. Şimdi gelelim şuradaki arkadaşın yapısına. Buradaki arkadaşa da demiş ki max width 300 demiş. Max width mantıken 500 olsun. Birazcık daha gelsin. Daha sonra topa da %30 diyelim. Şu şekilde yukarı kaldıralım. Hatta %33 diyelim. Tamam, şöyle, hatta 35 daha iyi galiba. Şöyle olsun. Tamam, güzel bence şu an için. Mobilde vesaire bir sıkıntısı var mı? Mobilde birazcık sıkıntısı var. Görmüş olduğumuz gibi mobilde sadece resim gösterebiliriz. O yüzden yazıları gizleyebiliriz. Şu slide content'in yazdığı yere ben buradakilerin aynılarını yazacağım. Çünkü tekrar gelip bir media screen vesaire yazmak istemiyorum. Burada kendime göre ayarlamak istiyorum. Absolute diyeceğim, top diyeceğim, left diyeceğim. Buradaki işte değerleri aynı şekilde gelip yazacağım. Hemen şöyle tekrar bir bakalım. Neredeydi? Overflow hidden. Şu arkadaşı bulmamız gerekiyor. Slide content. Evet, bulalım. Evet, buradaymış. Diyelim ki absolute diyelim. Daha sonra işte top değerimiz vardı. Top içinde şöyle %33 diyeceğim. Başka left değerimiz vardı. Left de hiç oynamadım sanırım. Ona da şöyle %10 diyordu. Onu da yine aynı şekilde %10 diyelim. Background color vesaire var oralarda. Vermeyeceğim. Padding vermiş. Padding 4 kaç pikselmiş? Onlar 20 piksel vermiş. Bu 16 piksel. 5'i kaçmış? Bakalım. 20 piksel, tamam, bunu bu şekilde verelim. Şu an bir sıkıntımız yok, görmüş olduğumuz gibi. Ben zaten arka plan rengi vesaire bir şeyler vermek istemiyorum. Border radius demiş. Border radius verebilirim. Bir de max width verebilirim. Hemen tekrar şöyle bir, gerçi border'ımız vesaire bir şeyimiz yok. Bunu da vermeme gerek yok aslında. Yani bir arka planımız yok yani. O yüzden dolayı yani shadow vesaire bir şey de verebilirim ya da gölgelendirme, ona da gerek yok. Diyelim ki max width, max width bakalım. Normalde 300 piksel demiş. 12'si kaç piksel? 48 piksel. Yani daha fazla yukarı çıkmam gerekiyor. 60 diyelim şöyle. Evet, birazcık daha yukarı çıkarsam 72, tamam gibi. Bakalım şöyle. Birazcık daha yukarı 90'larda falan bir şey yapalım olmazsa. Ya da 80 vardı sanırım. Bakalım. Evet, 80 diyelim. Birazcık daha büyüteceğim. Ben bunu en iyisi en son boyutu alayım ya da duruma göre kendim bir şeyler yazayım. Bu kaç pikselmiş mesela? 384 pikselmiş. Normalde 300 piksel ya da biz birazcık arttırmıştık sanırım. Kaç piksel dedim ben yukarıda? 500 piksel dedim. Evet, biz burayı kendimiz elle yazalım en iyisi. 500 piksellik bir alan ayarlayalım. Tamam. Sonra artık benim bu slider content ile işim bitti mantıken bunu buradan sileceğim. Daha sonra ben bu arkadaşın normalde aydın olduğunu ama LG'den itibaren blok şekilde geldiğini söyleyeceğim. Şu an bir sıkıntımız yok. Mobildeyken de gidiyor, sadece ne olacak? Resim gelecek. Güzel. Şimdi şuradaki yazılara vesaire bakalım. Slide title demiş. Ne demiş işte? Bunlara vesaire demiş. Bunları da buradan sileceğim. Burada küçük bir efekt vermeye çalışmış. Açıkçası çok da bir işe yaradığını zannetmiyorum. Ama dursun, ya da bu efektleri tekrar gelip burada yazabiliriz. Şöyle yapalım hemen. Bu arkadaşlardan slide title yazan yere diyelim ki font semi bold, daha sonra text 2x large.
3x large ya da şöyle yapalım 4x large diyelim. Tamam. Aynı zamanda mdd text 3x large olsun. Bu da LG'de mantıken text 4x large olacak. Şey de gözükmüyor aslında. Ama yine biz bir şeyler verelim. Yani şöyle olsun. Tamam. Evet, şimdi büyütüp küçülttüğüm zaman burada yok. Zaten burada böyle. Tamam, çok fazla belli olmuyor 3'ten 4'e geçtiğinde gerçi. Problem değil. Buraya kadar tamam. Şimdi gelin description kısmına. Buranın fontu light olsun öncelikle. Yumuşak bir şey olsun. Evet. Daha sonra font LG diyelim bu, pardon, text LG diyelim bu arkadaşa da. Tamam, güzel. Bir de margin top 2 diyelim. Evet, font light çok güzel durmadı. Vazgeçtim. Hiçbir şey demeyeceğim. Yukarı zaten font semi bold dedim. Font light da yapabiliriz de resimde hiç okunmayabilir. O yüzden dolayı hiç girmeyelim diye o topa düşünüyorum. O yüzden dolayı hiçbir şey yazmayacağım. Ya da burada bir arka plan rengi de verebiliriz normalde. Ama verirken de şöyle yapalım. BG şöyle koyu bir ton vereyim. 950 diyelim ve diyelim ki BG opacity 5. Evet, şu şekilde çok görmüş olduğumuz gibi açık bir tonla bunu da verebiliriz aslında. Bu şekilde de olabilir. Tabi diğerleri için aynı ayarları yapmadık zaten. Buraya mantıken bir slider ekleyeceğiz. Daha sonra yönetilebilir olması gerekiyor. O yüzden dolayı bu şekilde olabilir. Hatta şunu 950 değil daha hafif bir renk yaparsam doğru düzgün belli bile olmayacaktır. Evet, şöyle ufak bir gölge atmış olalım. Onun dışında mobildeyken bir sıkıntı yok. Büyüttüğümüz zaman bir sıkıntı yok. Artık ben buralara resim ekleyebilirim. Ve resimlerimi ekledikten sonra burada slider'ımı döndürebilirim. Tasarımımız aşağı yukarı bu şekilde olacak. Şöyle sadece bakayım, başka bir şeyi küçültebilir miyiz? Şuradaki script dosyasını istersek buraya tekrar gelip bir tane script dosyası açarak yapabiliriz. Ama gerek yok gibi, sadece bunun içinde direkt çalışabilir. Şu an için herhangi bir şeye çakışmıyor. Çakışırsa o zaman değiştirmek için bir şeyler yapabiliriz. Evet, şu an için tasarımımız böyle. Şimdi artık diğer ayarlarımızı yaparak devam edelim. Evet, şimdi slider bölümümüzü özelleştirelim. Şimdi normalde bizim homepage'deki sayfamıza şu şekilde bu arkadaşı çağırdık. Şimdi normalde geldik, biz burada da aynı şekilde bunları söyledik. İyi, güzel, hoş. O zaman biz normalde ne yapacağız? Diğer sayfalarda ne yapmıştık hep? Buradaki section'ın içindeki sayfalara gelip yazmıştık. Peki şimdi buraya mı yazacağız? Buraya mı yazacağız? Şimdi bunun hemen kontrolünü sağlamak çok basit aslında. Normalde buraya yazabilirim diye düşünüyor olabilirsiniz ama yazamazsınız. Ben bunu daha önce söylemedim. Çünkü snippet bölümünde şema tanımlama gibi bir şansımız yok ne yazık ki. Yani yine şemamızı biz section'ın içindeki bir sayfada tanımlamamız gerekiyor. Bu neden bu şekilde? Bundan bahsedeyim birazcık. Şimdi normalde biz kodlarımıza ulaşırken, bakın şöyle birazcık yukarı doğru çıkayım. Biz burada ne dedik? Section'ın içindeki settings dedik. Eğer ki biz gelip buradaki JSON dosyasına yazmış olsaydık o zaman section'ı demeyecektik. Direkt settings'in içindeki diyecektik. Ama biz aynı şekilde bunu snippetler için yapamıyoruz. Yani snippet'in içindeki settings şeklinde yazamıyoruz. O yüzden dolayı burada ne yazık ki yazamıyoruz. Hatta yazmayı deneyelim birlikte. Şöyle hemen bir şema oluşturarak başlayayım. Bundan bir tane daha kopyalayayım ve en şema diyelim. Ve tekrar süslü parantez ekleyeyim. Ve sonra tekrar geleyim buraya, bakın. Ctrl Space diyorum. Name alanı mesela ekleyemiyorum. Title alanı ekleyemiyorum. Daha doğrusu type alanı ekleyemiyorum. Neden? Gelmiyor. Çünkü bu arkadaş burayı desteklemiyor. Bu kullanmış olduğumuz eklentiden dolayı zaten bize otomatik olarak gösteriyor. O zaman ne yapacağız? Header alanımız değil, pardon, homepage alanımızda bunları tanımlayacağız. Tekrar yeniden buraya geliyorum. Burada bakın name yazıyorum. Görmüş olduğumuz gibi geldi. Ben buraya custom slider diyeceğim. Virgül. Daha sonra bir settings alanı ekleyeceğim ve boş bırakacağım. Diğerlerinde bir settings alanı dolu bırakmıştık. Ama burada bu sefer boş bırakacağız. Neden boş bırakacağız? Ondan da bahsedeyim. Öncesinde şöyle bir tane şey açayım. Ve şuraya da virgül ekleyeceğim ve buraya da eklemem gereken bir şey var. Şimdi normalde bir settings alanımızda ne yapıyorduk işte, label alanı, input alanı, bütün hepsini kapsayacak bir şey değil. Nasıl yapıyorduk? Mesela atıyorum, sadece burası
logodan farklı bir alan. Ama şu an yapmış olduğumuz slider alanı aslında bir alan gibi düşünebiliriz. Zaten bunu seksi şema diyerek de burada aynı şekilde aratırsanız benzer şeyleri görebileceksiniz. Bir de biz bu arkadaşa yani slideshow'a tıkladığımız zaman bakın yanında bir ok işareti var. Bu arkadaş açılır bir arkadaş olduğu için ve bunun altında da erişmemiz gereken bir şeyler olduğu için buraya tekrar yeniden bir tane şey eklememiz gerekiyor. Şöyle tekrar geliyorum. Erişilebilirlik için burada presence diye bir bölüm eklemem gerekiyor. Ve benim bu presence'a da yine aynı şekilde bir isim vermem gerekiyor. Evet şöyle tekrar gelelim. Hemen tekrar gelelim buraya name diyelim ve bu arkadaşa custom slider diye bir değer verelim. Daha sonra burada bakın başka değerimiz yok. Blok var, settings var. Burada ayarlarımızı yapabiliriz. Ama ben şu an için burada herhangi bir şey yazmayacağım. Ama erişilebilirlik için bizim buraya bunu yazmamız gerekiyor. Şu an JSON etiketinde geçersiz diyor. Çünkü buranın değerleri boş. Şimdi hemen geliyorum. Ben burada blok alanına tekrar geliyorum. Bir tane type seçeceğim. Ve type'ımın ismi bu sefer slide olacak. Ve tekrar geliyorum. Bir yine name alanı ekleyeceğim. Ve name alanına da slide diyeceğim. Zaten görmüş olduğumuz gibi gitti hata mesajımız. Ve buraya settings diyeceğim. Ve burada settings alanımız için bir tanımlama yapacağız. Hemen tekrar geliyorum. Şöyle bir süslü parantez. Birden fazla alan tanımlayacağız. Şunların hizalar olmadı bir saniye. Şöyle tekrar gelelim. Şöyle açalım. Tamam böyle yazalım. Şimdi ilk alanımız bizim şu olacak. Diyeceğim ki benim type alanım olacak ve image picture yani resim ekleyebileceğim slide'ım için. Daha sonra ID alanım olacak. Yine aynı şekilde image diyeceğim. Ve label alanım olacak yine. Buraya da image diyeceğim. Güzel. Sonra tekrar virgül ekliyorum. Buradan bir tane daha aynı şekilde kopyalayalım. Bu seferki type alanımız text olacak. ID'si title olsun. Daha sonra label alanı title olsun. Ve bir de bu arkadaşa default ekleyelim ki uğraşmayalım hiç. Şöyle yapalım. Şu product one diyelim mesela. Tamam. Tekrar geliyorum. Bundan bir tane daha kopyalayacağım. Ve tekrar ikinci alanımı oluşturacağım. Text kullanabilirim. Ama bu sefer text araya da kullanabilirim. Çünkü neden? Geniş bir alana yazı yazacağız. Evet hata vermiş. Tamam sıkıntı yok. Ben geri almıştım. Bir ikinci defa çekiyorum videoyu. Yine ne yapacağım? Ben buraya bir şeyler yazmak istiyorum. Buradaki ismini hemen description olarak değiştireceğim. Ve burada label'da da yine description diyeceğim. Yani kullanıcının göreceği şey description olacak. Varsayılan olarak da şöyle lorem ipsum'lardan birazcık şöyle kopyalayayım ve şuraya yapıştıralım. Tamam. Şimdi benim burada kullanacağım resimlerin renkleri farklı olabilir. O yüzden yazıların okunabilmesi için renkleri de değiştirmek isteyebilirim. Bu yüzden dolayı buraya bir de bu iki arkadaş için renk değiştirme seçeneği de eklemek istiyorum. Zaten bu işlemi defalarca yaptık. Hemen şöyle tekrar gelip kopyalayacağım. Evet şunu şöyle şuradan kaldıralım. Diyelim ki title color olsun ismi ve title color'umuzun varsayılan renginin bu renk olduğunu söyleyelim. Yine aynı şekilde bundan bir tane daha kopyalayacağım. Şunu kaldıralım. Evet. Ve diyeceğim ki description color bu şekilde olacak diye bunu da tanımlayacağım. Buraya kadar işlemlerimiz tamam. Şimdi gelip burada tekrarlanan bir alanda yani bizim normalde slaytlarımız ne yapıyor? Şunlarla birlikte tekrarlanıyor. Diğer iki alanı buradan sileceğim ve bunu bir döngüye sokacağım. Şöyle boşluğunu bırakalım. Hemen buraya diyeceğim. Şimdi normalde bu arkadaş neyin içinde? Section'ın içinde. O yüzden dolayı section'ın içindeki blocks diyeceğim. Section'ın içindeki blocks diyerek ne yapacağız? Bunu kullanacağız. Daha sonra section'ın içindeki blocks'un içindeki evet şöyle tekrar bir daha şey yapalım. Bunu önce kapatayım. Tamam. Section'ın içindeki blocks dedik. Diyeceğiz ki section'ın içindeki blocks'un içindeki settings'in içindeki bunu gel bana çalıştır gibi bir şeyler söylememiz gerekiyor. Hemen bunları teker teker yazalım. Şimdi ilk başta resim alanını yazarak başlayacağım. Şöyle tekrar gelelim. Diyeceğim ki blok ismi artık bunun blok settings onun içindeki image diyeceğim. Neden image diyorum? Buradaki ID'miz image bunu gelip yakalayacak. Ve image'in tam boyutunu, orijinal boyutunu kullanmak istediğimi söyleyeceğim.
Daha sonra biz normalde burada şu şekilde bir BG state'len verdik ama çok güzel durmuyor. O yüzden dolayı sileceğim. Gerek yok aslında. Böyle olsun. Daha sonra tekrar burada yine aynı işlemi title ve description içinde yapacağız. Evet şöyle tamam. Buraya da description diyeceğim. Sanırım başka düzenlememiz gereken yer evet color'larımız kaldı. Şimdi normalde biz bunlar için gelip aynı şekilde bir stil yazabiliriz. Ya da burada class'ın yanına tekrar yeniden bir stil yazabiliriz. Diğerlerinde color yazarak yani stil ayrı yazarak başladık. Bu sefer de farklı olarak bunu şöyle yapalım. Diyelim ki stil color blogun içindeki settings'in içindeki title color diyerek bunu aynı şekilde yazacağım. Aynısı için bir de description için yapıyorum. Ve tekrar buraya yeniden geleceğim. Şuraya yapıştıracağım. Ve bu arkadaşın da şeyini söylemiş olacağım. Herhangi bir hatamızın olmadığını görüyoruz. Ama var aslında bir hatamız. Şöyle tekrar geri alayım. Evet yanlış yere yazmışım sanırım ya da bir şey eksik yazmışım. Şöyle tekrar kopyalayalım. Evet stil tamam. Bakalım evet herhangi bir hatamız yok gibi gözüküyor. Evet şimdi biz bu arkadaşı artık ne yapacağız? Yükleyeceğiz ve test edeceğiz. Hemen bunun için hemen şöyle GitHub'ımı açıyor. GitHub desktop'ımı açıyorum. Diyeceğim ki homepage slider diyelim. Hemen bu arkadaşı commit edeyim. Push diyelim. Evet daha önceden veri çekme vesaire bir şeylerle ilgili karşılaştırayım mı? Pull diyor. Evet tekrar push edelim. Tamam. Şimdi hemen geleceğim bu temamı burada deneyeceğim. Şöyle sayfamı yeniliyorum. Evet, burada tekrar geliyorum hemen özelleştir diyelim. Ve burada home page'imizde pardon şöyle tekrar bakalım. Evet, home page normalde neden gelmedi bu arkadaş? Header settings home page normalde burada. Şöyle tekrar gelip bakalım. Settings data JSON. Şöyle şuraya bakmak istiyorum özellikle. Burada herhangi bir şey yok ama normalde oluşturması lazım aslında. Şöyle yeniden bir bakacağım. Settings JSON homepage. Evet şöyle tekrar buraya kaydediyorum. JSON geçersiz diyor. Öncelikle bunu bir çözelim. Bir yerde JSON'la ilgili bir sıkıntı yapmışım ya da daha yeni kaydederken herhalde göndermedim. Bir şey oldu. Şöyle teker teker bakalım. Custom slider. Şurada şu virgül olmayacak. Evet şu an bu arkadaş düzenlendi. Başka şöyle bir boşluk bırakayım. Tekrar kaydedeyim. Tamam bir sıkıntı yok. Bu virgülden dolayı büyük bir ihtimal sıkıntı oldu. Tekrar yeniden GitHub'a gönderiyorum. Push ediyorum. Şuradan çıkalım. Tamam. Tekrar yeniden gelelim bu arkadaşı özelleştir diyelim. Evet şu an geldi. Bir virgül yüzünden görmüş olduğumuz gibi hata olabiliyor. Custom Slider'a gidiyorum. Slide Blue ekle diyorum. Ve buradan resmimi seçebiliyorum. Ben daha önceden resimler ayarladım. Şu şekilde geleceğim. Yazacağım. Ve Product One, Title vesaire aslında buraya gelmiş olması lazım. Bir bakarız olmazsa onlara. Title şöyle beyaz diyelim. Herhangi bir şey olmadı. Evet şöyle tekrar siyah yapalım. Bir kaydet diyelim. Daha sonra tekrar buraya geleyim. Var şöyle bakalım. Görüntüle diyelim. Evet ön izlemede gözükmüyor ama burada görmüş olduğumuz gibi gözüküyor. Bir sıkıntımız yok. Tekrar gelip diğer resimlerimizi ekleyelim bakalım. Bu, hemen tekrar geldim. Buna da Product 2 diyelim. Mesela buradaki renklerimiz beyaz olsun. Burada ön izlemesini bazı şeylerin göremiyoruz. Sıkıntı yok. Şu kırmızı resmi ekleyelim. Gerçi kırmızı resimde de beyaz çok güzel durur mu bilmiyorum. Tamam problem değil. Hemen üçüncü resmimizi gelip ekleyelim. Tekrar şunu da ekleyeceğim. Bunda kesinlikle yazıların beyaz olması gerekiyor. Aslında bakarsanız üçünde de beyaz kullanmak daha mantıklı olacaktır. Product 3 diyelim. Daha sonra buna da geleyim. Buna da aynı şekilde beyaz diyelim. Tamam. Hepsini şu şekilde kaydediyorum. Sonra tekrar geliyorum buradan. Görüntüle diyorum.
Ve görmüş olduğumuz gibi slider'ımız bu şekilde düzgün bir şekilde çalışıyor ve kullanıcı slider istediği gibi düzenleyebiliyor. Evet, bunları da bu şekilde ne yaptık? Yapmış olduk. Şimdi artık diğer bölümlerimize devam edeceğiz. Evet, şimdi header bölümümüz çok sade oldu. Yani kullanıcı normalde şu şekilde resimler vesaire bir şeyler eklemek isteyebilir. O yüzden dolayı şu şekilde WAV denilen bir şey yaratacağız. Yani daha doğrusu SVG dosyaları yaratacağız. Şimdi ben birkaç tane yarattım ve bunları nasıl yarattım öncesinde onu göstereceğim. Normalde ben bu arkadaşları test ettim zaten. Aynı zamanda göstereceğim dediğim gibi. Normalde bu arkadaşı pardon şuraya yazarsak tüm slider'larda etkili bir şekilde kullanabiliyoruz. Yani kullanmış olduğumuz şeyi buradan yani yazmış olduğumuz SVG dosyasını absolut bir şekilde v full diyerek bu şekilde kullanabiliyoruz. Peki bunları nasıl yaratacağız? Şöyle bir web sitesi var. Bu web sitesine geldikten sonra burada istediğiniz şekilleri kendi isteğinize doğru oluşturabilirsiniz. Ben 4 tane oluşturdum. Ve bu 4 taneyi de yine aynı şekilde geleceğim yazacağım. Şöyle teker teker göstermeye çalışacak olursak şunları class diyelim mesela. Tekrar bakalım. Şöyle bir tane var. Tekrar geleyim. Şöyle. Şöyle bir tane var. Yine aynı şekilde tekrar geleyim. Şöyle bir tane var. Evet, bunları ne yapacağım? Kullanacağım ve kullanıcı isterse bunlardan herhangi birini gösterip gizlemesini istiyorum. Bu yüzden hemen şöyle tekrar gelelim. Vave diyelim. Vave diye geçiyor diye biliyorum ismini. Şöyle bakalım. Evet, get Vave istiyor. İnternette belki başka alternatifleri de vardır bunların zaten. Hemen snippetime geleyim. Bir tane Vaves one diyelim. Nokta liquid. Evet. Sonra tekrar şundan geleyim. Bir tane daha oluşturayım. Vaves 2 diyelim. Evet. Tekrar yine aynı şekilde Vaves. Evet. 4 tane oluşturmuştum sanırım. Evet. Bunların hepsini teker teker buraya yazacağım. Şu ilkini alarak başlayayım. Şöyle tekrar yapıştıralım ve bunların hepsine de şu class'tan olması gerekiyor. O yüzden bunlara da şöyle gelip kopyalayayım ve bunların class'larına hepsine ekleyelim. Şu birdi zaten. Şu 2, şu 3. Evet, bu da 4. Evet, faveslerimiz hazır. Şimdi bunlarla ilgili bölümümüzü yapalım. Şimdi hemen şemamıza gelelim ve bu arkadaşı düzenlemeye başlayalım. Şimdi biz normalde Blox'a slider'la ilgili işlemlerimizi yapmıştık. Şimdi bunların içine bir şey eklemek istemiyorum ben. Haliyle bunlar dışında yani 4 kaç tane slider'ım varsa hepsini etkileyecek bir şey eklemek istiyorum. O yüzden settings bölümüne yazacağım. Settings bölümüne hemen geliyorum tekrar. Type diyeceğim ve select diyeceğim. Virgül. Daha sonra bir ID ekleyeceğim yine aynı şekilde. Select option diyelim. Daha sonra virgül bir label yazalım. Kullanıcı select option desin. Tekrar virgül ve options ayarlarımızı burada yazalım. Tekrar geliyorum, bir süslü parantez açıyorum. Ve burada diyorum ki eğer ki value değeri o vave vave şöyle yapalım. Vave 1 ise vave 1 olsun daha doğrusu, virgül. Buna da label değerine de yine aynı şekilde şöyle büyük harfle yazalım. Vave 1 şeklinde tanımlayayım. Şimdi benim normalde 4 tane olduğu için yine aynı şekilde tekrar geleyim. Bunları teker teker düzenleyerek gidelim. Evet, virgül. Tekrar 3. Tamam. Virgül 4. Şimdi bunları lokalde test etmek için öncelikle bir şeyden bahsetmedim. Ondan da bahsedeyim. Şimdi normalde bizim burada settings data.json dosyamız var. Eğer ki zaman zaman buradaki tüm verileri yani buradan çekmek isterseniz yine aynı şekilde tekrar buraya gelip burada şöyle örnek göstereyim. Geri geleyim öncelikle. Burada kodları düzenle bölümü var. Nerede? Kodu düzenle. Buradan tekrar gelip parçacıklar değil, yapılandırma olması gerekiyordu. Nerede? Bölümler.
Evet, yapılandırmanın içinde setting data JSON'un aynısını kopyalarsanız sunucudakinin aynı ayarları buraya da kopyalarsınız. Burada da aynı zamanda çalışabilirsiniz. Bu araştırırken bulmuştum. Başka bir şey bu. Şöyle tekrar gelelim. Evet. Şimdi bizim buradaki bu arkadaşlardan hangisi seçiliyse onun gelmesi gerekiyor. Bunun için hemen şöyle tekrar gelip bakıyorum. Ekleyeceğim alan benim tam olarak burası. Burada ekleyeceğim için de şöyle yapacağım. Render'da kullanmamız gerekiyor. Biz bunun benzerini header'da yaptık sanırım. Diyeceğim ki if buysa bunu getir şeklinde kullanmam gerekiyor. Tekrar geleyim buraya bundan bir tane yapıştırayım. Daha sonra bu arkadaşın bitişi için şöyle bir şey olması lazım ya da evet şöyle diyelim ve en sonda da bir tane daha kopyalayalım. Evet. Diyelim ki hatalar en azından şu an and if diyelim. Şu an bir şey yapmasın. Tamam. Şimdi bizim buradaki bu arkadaşı almış olduğumuz gibi burada almamız gerekiyor. Tekrar geleyim. Şöyle yukarıda bunun tanımlamasını yapalım. Diyelim ki header stil değil. Ve daha doğrusu buradaki ismi neyse onu yazmamız gerekiyor. Şöyle tekrar gelip bakalım. Burası değil. Homepage. Evet, ne dedik biz buna? ID'sine select option dedik. Aslında bunun ismini değiştirmek daha mantıklı da olabilir. Diyelim ki biz buraya Wave option diyelim. Evet, Wave option tamam. Tekrar geleyim buraya Wave option diyerek bunları buraya atayacağım. Evet, şöyle düzelteyim mi? Sonra tekrar geleceğim. Burada diyeceğim ki Wave option eğer ki değeri buradaki gibi Wave 1 ise o zaman bana şunu getir. Days ya da Vave 2 ise şunu getir. Vave 3 ise şunu getir. Vave 4 ise şunu getir şeklinde yazabilirim. Evet. Burada da şimdi yapmam gereken tek şey diğer taraflarda kullanmış olduğumuz gibi, evet bulalım tekrar aynısından bulayım dedim ama homepage header'da vardır. Evet, bir tane render'a ihtiyacımız var. Şundan geleceğiz. Bir tane kopyalayacağız. Ve buraya tekrar geleceğim. Diyeceğim ki o zaman bana Vave 1'ı getir. Vave 2'yu getir. Evet, şu arkadaşları şöyle birazcık düzenleyerek gideyim. Tamam. Tekrar şöyle yapıştıralım. Evet, Vave 3'yi getir. Evet, niye gelmedi? For tamam. Evet, şunu şuraya alalım. 3'de bir sıkıntı var gibi. Şöyle tekrar bakacağım. Bir sıkıntı yok aslında. Kayıt mı etmedim? Ettim aslında. Şöyle tekrar geleyim. Şu arkadaşı şöyle kendim yazayım. Araya nokta koymuşum. O yüzden dolayı sıkıntı yaratıyor. Şu arkadaşın ismini şöyle düzeltmem gerekiyor. Tamam. Evet, tekrar buraya gelelim. Şunu düzeltelim ismini. Tamam. Evet, artık bir sorun olmadan hangisi seçiliyse onun gelmesi gerekiyor. Hemen dosyalarımı GitHub'a gönderiyorum. Diyelim ki Waves. Evet, commit ediyorum hemen şöyle. Push diyelim. Evet, tekrar geliyorum hemen şöyle bakıyoruz tasarımımıza ne oldu ne bitti. Şöyle sayfamızı yenileyelim. Evet. Normalde aslına bakarsanız bu arkadaşı kapatma özelliğimizin de olması gerekiyor. Bir tane de o yüzden öyle bir alan daha ekleyelim. Custom slider'ımıza geldik. Evet, şöyle bakalım. Evet, custom slider'ımıza girdiğimiz zaman şöyle görmüş olduğumuz gibi bu arkadaşları görebiliyoruz. Bu arkadaşlardan bir tane de null olanı eklemem gerekiyor. Şu an burada Vave 1 geldi. Vave 2 gelmedi. Vave 3. Evet, 2 diyelim. Şöyle bir kaydet yapalım. Tekrar şöyle geleyim bir görüntüle diyelim. Evet, burada bir hata yaptık demek ki. İsimleri yanlış yazmış olabilirim. Bakalım.
Nerede o arkadaş? Header, homepage. Evet, şöyle bakalım. Vave 1, Vave 2 bir sorun olmaması gerekiyor mantıken. Vave 2, Vave 3. Eğer durum Vave 1 ise bunu getir, değilse. Ha, şunları düzeltmemişiz. Pardon. Bunlar şöyle kalmış. Bunları bu şekilde düzelteceğiz. Bir de hazır madem buraya kadar geldik. Bir tane daha seçerek ekleyelim biz buraya. Vave 0 diyelim. Daha sonra burada hiçbir şey getirmesin. Sadece Vave Options Vave 0. Evet, kopyaladık normalde. Evet, şöyle tekrar bakalım. Evet, şu an bir sıkıntı yok aslında. Ha, if'in başlangıç yeri burası olduğu için tabii ki sıkıntı yarattı. Şundan şöyle bir tane daha gelip kopyalayalım. Şöyle yapalım. Vave 0 olsun başlangıçta. Bir tane daha şundan şöyle aynı şekilde kopyalıyorum. Vave 1 için bunu getir. Vave 1. Eğer ki herhangi bir şey yoksa hiçbir şey yazmasın. Sadece şöyle bir tane span aç kapat yapalım. En azından bir şey varmış gibi gözüksün. Böyle olsun. Tamam. Şimdi hemen bu arkadaşı yine aynı şekilde gelip commit edelim ve tekrar bu arkadaşı test edelim. Hemen gönderiyorum. Push diyeceğim. Fetch diyelim. Evet, gönderiyorum hemen. Tamam. Şöyle günlüklere bakalım. Herhangi bir hatamız yok. Özelleştir diyelim şöyle tekrar. Sayfamı şöyle bakalım. Custom slider. Bunun üzerine bastığımız zaman geliyor. Normalde bunu aslında başka bir şey olarak da yazabiliriz. Yeni bir tane daha şema da yaratabiliriz. Ya da burada yine tıklandığı zaman görmüş olduğumuz gibi geliyor. Custom slider'ın üzerine tıklayalım. Evet. Evet, bir tane yanlışlıkla resim ekledim. Şuraya tekrar gelip bakalım. Evet, görmüş olduğumuz gibi bu şekilde ayarlarını da yapabiliyoruz. Boş olanı seçelim bir de. Tekrar bakalım. Evet, boş alan için bir tane de yine şey oluşturmam gerekiyor. Onu unuttum. Hemen gelip bir de onu oluşturalım. Bir de likit. Value. Evet, şundan bir tane daha gelip oluşturuyorum. Buna da Vave 0 diyelim. Vave 0 diyelim. Ya da kullanıcıya non diyelim. Sadece non'e bir şey gözükmeyeceğini söylesin. Tekrar şöyle yeniden gelip bir bakalım. Burada da ismini öyle yazdık diye hatırlıyorum. Evet, bir ona karıştı biraz. Vave 0. Evet, Vave 0. Tamam, bunu da yeniden gönderdiğim zaman herhangi bir sıkıntı olmayacaktır. Hemen bu arkadaşı da atayalım. Evet, hemen şöyle sayfamı yeniliyorum. Yeniden yüklesin. Evet, görmüş olduğumuz gibi non dedik, gitti. Vave 1, Vave 2. Bunları da bu şekilde değiştirebiliyoruz. Evet, bunu da bu şekilde yapmış olduk. Şimdi artık diğer bölümlerimizle devam edelim. Evet, şimdi ana sayfamızın şu alt tarafına bir iki tane bir şey eklemeyi düşünüyorum ama bunun öncesinde font ayarlarımı yaparak başlayacağım. Google Fonts'a geldikten sonra burada şöyle 4 tane font ekledim ve bunları sepete ekliyoruz. Herhangi bir fonta gelip get the font dedikten sonra sepete ekleyebilirsiniz zaten. Ben de şu an bu fontları ekleyeceğim. Daha sonra get embed code seçeneğine tıklayacağım ve burada import seçeneğimiz var. Bu importun içindeki şu arkadaşı geleceğim, benim buradaki input CSS'imin altına aynı şekilde gelip yapıştıracağım. Yapıştırdıktan sonra şöyle yapalım. Tekrar gelelim. Burada bu fontlar aynı zamanda benim font family'de rahat bir şekilde kullanmam gerekiyor. Hemen şöyle tekrar geliyorum. Diyor ki temanın altına font family yazarak diyor kullanabilirsin diyor. Yani buraya yine aynı şekilde geleceğim. Font
family diyeceğim. Parantez, süslü parantez. Burada fontlarımı teker teker tanımlayacağım. Şuraya da virgülü ekleyelim. Örnek kullanıma baktığımda diyor ki şu şekilde tanımlayabilirsin diyor. Şunlardan bir tanesini aynı şekilde geleyim alayım, kopyalayayım ve kendime göre tanımlayayım. Şimdi şöyle geliyorum, bakıyorum. Benim eklemiş olduğum font, 4 tane font var. Bir tanesinin ismi Abel. Hemen ismini Abel şeklinde yapacağım ve burada Abel ile ilgili bölümü bulmam gerekiyor. Nerede bakalım? Evet, şurası diyor ki Abel sans serif. Bunu aynı şekilde geliyorum, buraya yazıyorum. Evet. Sonra gelelim ikinci fontumuza. İkinci fontumuzun ismi neymiş? Josen bilmem neyse işte ondan. Şöyle Josephine. Tekrar geleyim buraya. Aynı şekilde Josephine. İki nokta, süslü parantez, köşeli parantez neyse. Şu arkadaşı yine aynı şekilde geliyorum. Buraya bunun içine yapıştırıyorum. Sonra tekrar geliyorum. Bir Pacifico'yu ekleyeceğim. Şu arkadaşı kopyalayalım. Evet, şöyle. Buraya bunu yazıyorum. Şöyle ekliyorum. Tekrar bir virgül daha, bir tane daha yazmıştım. Sanırım Roboto'ydu o da. Evet, Roboto'yu yine aynı şekilde istiyorum. Şunlardan şöyle bir tanesini gelip kopyalıyorum. Ee, evet, bunları bu şekilde hepsini tek tek tanımladım. Daha sonra herhangi bir sayfama gelelim. Mesela header sayfamıza ya da homepage sayfamıza gelelim. Şuraya herhangi bir şey yazalım. Tekrar şöyle gelip sayfamıza bakalım. Evet. Şimdi ben burada hemen şöyle yapacağım. Bir tane P ekleyeceğim. Evet, P'yi kapatalım. Daha sonra içine test diyelim. Ve daha sonra bir class ekleyeyim. Font Abel diyelim buna. Şundan bir tane daha kopyalayalım. Evet, hepsinden birkaç tane. Pacifico'yu ekledik. Roboto eklemiştim. Bir de bir şey daha ekledim. Josephine ekledim. Evet, şu şekilde baktığımızda düzgün bir şekilde çalışmadığını görüyorum. Normalde ben bunların isimlerini vesaire söyledim ama tam olarak istediğim gibi çalışmışa benzemiyor. Şöyle bir bakalım. Buna sağ tıklayayım, incele diyelim. Pacifico bu şekilde söylüyor ama benim sanki tam istediğim gibi değilmiş gibi duruyor. Pacifico'da test edeceğim ben. Şöyle tekrar test yazayım. Evet, böyle diyor. Fontta birazcık bir değişiklik var ama tam olarak istediğim gibi değil. Şöyle tekrar gelip bakalım. Bu arkadaş aynı şekilde aslında aldık. Bir sıkıntı olmaması lazım. Input CSS'imize şöyle tekrar bakalım. Bir kontrol Shift F5 yapayım. Yine yemedi. Şu arkadaşın yerini ilk baş yapalım. Herhalde ilk başa yazılıyordu sanırım. Tekrar şöyle bir daha bir deneyeyim. Eğer olmazsa ona göre yeniden bir şeyler bakarız. Tekrar geliyorum. Evet, ilk başa yazdığım zaman bakın testin görmüş olduğumuz gibi değişmiş olduğunu görüyoruz. Diğerleri de zaten sorunsuz bir şekilde çalışıyordur. Artık fontlarımızı kullanabiliriz. Şimdi ana sayfamıza yeni bir bölüm ekleyerek devam edelim. Hemen şuradaki şu arkadaşları siliyorum. Tekrar gelip yeni bir snippet oluşturacağım. Diyelim ki homepage kategori gibi bir bölüm olsun ve bu bölüme şu şekilde liquid diyeyim. Daha sonra buraya hemen şöyle bir tasarım yapacağım. Diyeceğim ki bu arkadaş öncelikle full olsun ve container formatında olsun. Daha sonra tekrar yeniden container kullanacağım ve flex olduğunu söyleyeceğim. Şöyle tekrar yeniden div. Evet. Daha sonra içine bir tasarım yapmaya çalışacağım. Tasarımı yaparken de gridler kullanarak yapacağım. PX değerleri vesaire vereceğim. Ben bunların değerlerini aşağı yukarı ayarladım. Şu şekilde direkt yapıştıracağım. Diyeceğim ki işte normalde arkadaşım sen mobildeyken 2 tane yan yana olsun. MD'deyken 3 tane, LG'de 6 tane yan yana olsun şeklinde yazacağım. Evet, bunun için şimdi tasarımımızı yapacağız. Ve bu tasarımımızı biz daha sonra ne yapacağız? Döngüye sokacağız. Bunun için hemen şöyle şu şekilde kullanacağım. Diyeceğim ki div class text center. Yani arkadaşım sen ne yapacaksın, bana bunu ortalı bir şekilde vereceksin diyeceğim. Daha sonra bir tane resim olması gerekiyor. Şu an için herhangi bir resmim yok. O yüzden dolayı direkt şöyle yazacağım ve resmime de diyeceğim ki şöyle boş bırakalım bunu da. Diyeceğim ki resmin üzerine gelindiği zaman buraya yukarı grup ekledik zaten. Nerede o grup?
item centers. Evet, şuraya grup ekledik zaten, diyeceğiz ki resmin üzerine gelindiği zaman yapacağın şey şu olacak. Resmi %110 büyüt şeklinde bir şey söylemiş olacağım. Şöyle bir bakalım, divlerle ilgili bir sıkıntımız var mı? Yok gibi, ya da şu arkadaş. Evet, şuraya tekrar bir tane daha div ekleyelim. Kopyala yapıştır yaptığım için atlanmıştı ama. Bir de bunun altına aynı şekilde bir başlık eklemek istiyorum. Daha sonra bunları ne yapacağım? Döndüreceğim. Evet, şu şekilde bir tasarımımız olacak. Hemen şöyle sayfamı yenileyelim. Gerçi gelmeyecektir. Benim bu sayfayı öncelikle bir render etmem gerekiyor. P'lere falan gerek yok aslında. Silebiliriz. Daha sonra sayfamın ismini aynı şekilde gelip yazmam gerekiyor. Şöyle gelelim ve buraya bunu yazalım. Evet, şu şekilde bir şey olacak. Tabi bunun üstünde resim vesaire de olacak da şu an için tam belli olmadı. Birazdan şimdi bu arkadaşı bir döngüye soktuğumuz zaman belli olacaktır. Hemen bununla ilgili şemamızı yazarak devam edelim. Şimdi şemamızda biz normalde burada ne dedik? Blocks dedik ve bunun altında birkaç tane işte resim ekleme gibi bölümler ekledik. Yine şöyle yapacağız. Biz buraya özelleştir diyelim. Şöyle göstermeye çalışayım. Şimdi custom slider, buraya slide block ekle değil blok ekle seçeneği çıkacak. Daha sonra slider mı eklesin yoksa başka bir şey mi eklesin? Yani slide mi eklesin yoksa başka bir şey mi eklesin şeklinde bir ayar yaparak gideceğiz. Ve şuradaki arkadaşın ismi de aslında homepage settings demek daha mantıklı olacaktır. Sadece slider ayarları olmayacak sonuçta. Şimdi bununla ilgili hemen şemamızı yazalım. Şemamızda nereye yazacağız? Şimdi şu blok şuradan şöyle küçültelim. Tekrar geleyim buraya, bir virgül, süslü parantez, burada yazmaya başlayalım. Şimdi bu arkadaşa öncelikle bir type vermem gerekiyor yine. Diyeceğim ki custom image blok diyeceğim. Daha sonra name id gibi değerler vereceğim. Aslında bunu bu şekilde yazsak problem olur mu? Olmaz sanırım. Deneyeceğiz şimdi bakalım type kısmında. Tekrar gelelim buraya, bir name alanı ekleyelim. Name alanımıza da şöyle bir bakalım. Name. Evet, yanlış yere yazmadım değil mi? Emin olalım. Bu arkadaş burada. Tamam. Bu da burada. Tamam, sıkıntı yok. Bir şeyler çıkmayınca merak ettim. Hemen şöyle tekrar geliyorum. Custom image block diyelim. Bu arkadaşa şöyle ekleyelim. Daha sonra bunun içinde olacak ayarlarımı söyleyeceğim. Settings diyeceğim. Ve buraya tekrar geleceğim. Bir süslü parantez açacağım. Ve buraya tekrar yeniden gelip evet. Ben burada aslında custom image block diyerek kendime bir tasarım oluşturacağımı söylüyorum. Tekrar geliyorum, type diyeceğim. Burada image picture'ı seçeceğim. Virgül bir id ekleyeceğim. Daha sonra buraya image diyeceğim. Virgül label'ına da yine image diyelim. Daha sonra ikinci bir alan ekleyeceğim. Virgül tekrar süslü parantez. Bir de benim aynı şekilde neye ihtiyacım var? Text'e ihtiyacım var. Bunları da ekleyeceğim. Aslında URL vesaire de ekleyebiliriz ya da şimdilik dursun, duruma göre bakarız. Tekrar buraya gelin, text diyelim. ID kısmına title diyelim. Label'ına da title yaz. Şimdi bu arkadaşları hemen döndürmeye başlayacağız. Şuradaki şu tasarımı açıyorum. Yine aynı şekilde for kullanacağım. Aslında bakarsanız şimdi biz burada birden fazla kullanmış olduğumuz için bizim aslında şuradaki custom image blokla bir if yapısı eklemem gerekiyor. Yukarıdaki slider içinde slide'ı göstererek bir şey eklemem gerekiyor. Biz şu an şurada yapalım. Diğer tarafı da yine aynı şekilde ekleyelim. Hemen buraya tekrar geliyorum. Bir tane öncelikle for yazacağım. Şöyle. Diyelim ki for block in section nokta block diyeceğim. Bu for'u aynı şekilde gelip hemen şurada kapatalım. And for diyeceğim. Şöyle kopyalayayım. Tamam. Bunun altına tekrar geliyorum. Diyeceğim ki blok tipi. Şimdi biz burada blokun içindeyiz. Blok tipi buysa. Hemen buraya tekrar geliyorum. Diyeceğim ki if blok nokta tip eşitse işte nereye olacak? Bizim buradaki custom image bloka. Aynı şekilde benim bu end for'u kapattığım gibi end if'i de kapatmam gerekiyor.
Tamam. Buraya kadar tamam. Şimdi eğer ki durum buna eşitse bana bu sefer ne yapacak? Buradaki tasarım verecek. Tabii ki bir döngüyle birlikte verecek. Her seferinde ne yapacak? Döngüyü kontrol edecek. Şimdi benim burada bir resim var. Resmimi almam gerekiyor. Şöyle yapacağım. Diyeceğim ki image src şunun içine block settings'e gelen image ve image URL'i medium diyeceğim. Daha sonra tekrar title kısmımız var. Aynı şekilde şuraya da title'ımızı yazacağız. Buraya kadar işlemlerimiz tamam. Şimdi diğer tarafı da düzelteceğim aslında ama bir farkı gösterebilmek için şöyle yapacağım. Bunu daha sonra sileceğim zaten. Şuradaki şu if'i silelim. Tamam. Evet, şimdi projemi göndereyim. Daha sonra zaten dediğimiz gibi ikisini test ederek görmüş olacağız. Şöyle deneme diyelim. Hemen gönderiyorum. Evet. Şimdi hemen gelelim bakalım. Bir hatamız var mı? Yok diyor. Tamam. Tekrar geliyorum. Özelleştir diyorum. Bakın homepage setting zaten burayı düzelttik. Şimdi blok ekle diyeceğim. Burada bakın şu an burada bir hata yaptığımı söylüyor bana. 3 tane eşittir. Evet bu pardon yanlış 2 tane eşittir olması gerekiyor. Next.js'den alışkanlık. Sorry. Hemen tekrar yeniden gönderiyorum projemi. Tekrar özelleştir. Evet bakın şu an görmüş olduğumuz gibi ben de burada sadece product one'lar yazdım. Neden? Çünkü benim buradaki şu arkadaşım yazdı. Biz bununla ilgili bir herhangi bir veri eklemediğimiz için hiçbir şey gözükmedi. Eğer ki biz bunları ayırmak istiyorsak şimdi bunun üstünde de başka bir şeyler olabilirdi. Yani sadece bu verilerin gelmesini istiyor olabiliriz buraya. Hatta bu bittikten sonra bakalım. Evet diğerleri gelmemiş. Çünkü herhangi bir şey eklemedik. Mesela şuraya tekrar blok diyelim. Custom image blok diyelim. Buraya görmüş olduğumuz gibi bir tasarım bozulması oldu. Problem değil. Hemen şöyle birkaç tane resim ayarlamıştım. Bunları yükleyeceğim ben burada. Onları kullanacağım. Şöyle hemen bunları yüklüyorum. Evet şunu mesela direkt yükleyelim ve diyelim ki pants diyelim. Kaydetmeyeceğim. Sadece şurada evet slider'ım çalışırsa özellikle göster. Bakın normalde slider'ım çalışmadı ama şu an görmüş olduğunuz gibi iki tane oldu. Normalde slider'da da iki tane olması gerekiyor. O yüzden dolayı biz ne yapacağız? Burada her kullandığımızda yine aynı şekilde if'lerini eklemek zorundayız. Şimdi bilerek kaydetmedim çünkü kaydettiğim zaman onu da göstereyim size. Tekrar sayfadan ayrıl. Şimdi burada bizim normalde kodu düzenle bölümünde şöyle yapılandırma data.json dosyamız var görmüş olduğunuz gibi. Buraya kaydediyor. O yüzden sürekli push ve pull işlemleri yapıyor. Eğer ki siz lokalde çalışıyorsanız ve buradaki işlemlerin de gelmesini istiyorsanız buradaki arkadaşı yine aynı şekilde gelip config'deki data.json'un aynısını kopyalayarak kullanabilirsiniz. Zaman zaman temanıza bir şeyler yaptınız, daha sonra geri aldığınız, istemediğiniz temanız açılmakta hata veriyor olabilir. O zaman buradaki fazla olan bölümü silmeniz gerekebilir. Yani hangi bölüm fazlaysa ne ekleyip sildiyseniz burada yine aynı şekilde silmeniz gerekebilir. Şimdi hemen gelelim diğer arkadaşı da aynı şekilde düzeltelim. Şundan yine aynı şekilde gelip kopyalıyorum. Slider alanımızı bulalım. Döngümüz burada. Tekrar evet döngü burada değil mi? Nerede bitiyor? Ha, burada bitiyor. Tekrar geliyorum bu arkadaşı buraya ekliyorum. Şu and for'dan bir tane daha kopyalayayım ve and if olarak bunu da yazalım. Evet tekrar projemi yeniden gönderiyorum ve ayarlarımı hemen test ediyorum. Evet projemi gönderdim gibi. Şöyle tekrar gelelim. Evet şöyle tekrar çık yapalım. Bakalım ne oldu ne bitti. Şu an bir hata var mı öncelikle ona bakalım. Herhangi bir hatamız yok. Özelleştir diyorum. Bakın buraya geldim. Normalde evet şurayı düzeltmedik değil mi? Biz kopyala yapıştır yaptık. Burayı düzeltmedik. Burası custom değil. Burası normalde slide olacak. O yüzden tekrar projeyi göndermem gerekiyor. Evet tekrar şöyle bakalım. Özelleştir diyelim. Evet slide bölümümüz yine aynı şekilde geldi. Ben tekrar diyorum ki blok ekle. Bu sefer custom image blok eklemek istediğimi söylüyorum. Buradan bir tane resim seçiyorum. Ve diyeceğim ki işte font. Aynı şekilde tekrar geliyorum. Yeni bir şey eklemek istiyorum. Tekrar seçelim. Görsel seç. Tişört. Evet bunları ben ne yapacağım? Teker teker ekleyeceğim.
Evet, yanlış yere ekledim bu sefer. Bakın product one yazdı. Biz buraya tekrar custom diyeceğiz. Evet, bunları ekliyorum şu an. Neydi bunun ismi? Short. Evet, şöyle yazalım. Bakalım. Tamam, şu an bilerek tek tek ekliyorum. Aynı zamanda size göstermek istediğim bir iki bir şey daha var. En azından şu da aynı anlattığım şeyi göstereyim diye şey yapıyorum. Şunu eklemedim sanırım. Yok, bunu da eklemişim. Neyi eklemedim? Ha, şunu eklemedik. Tamam, şöyle yaptık. Evet, şimdi projemizi zaten kaydettik. Şimdi hemen şöyle gelip bir ön izlemesine bakalım. Görüntüde var mı bir sıkıntımız vesaire. Evet, şu an bunlar bu şekilde güzel bir şekilde durdu. Üzerine geldiğimiz zaman hover'ları vesaire çalışıyor. Resimlerin boyutlarını vesaire birazcık küçültebiliriz belki. Daha güzel durabilmesi için. Onun dışında şimdi burası localhost'un görmüş olduğumuz gibi burasının gelmediğini görüyoruz. Bunu hızlı bir şekilde taşımak istediğimiz zaman dediğim gibi tekrar şöyle temaya geliyorum. Geri geliyorum. Burada tekrar kodu düzenle bölümüne geliyorum. Ve burada bölümler. Evet, parçacıklar yok, burası da değil. Yapılandırma. Settings data JSON dosyasını aynı şekilde geliyorum. Tamamını kopyalıyorum. Ve benim buradaki settings data JSON'una yapıştırıyor. Bunu zaten bu şekilde yaptığınız zaman görmüş olduğunuz gibi lokalde de çalışırken sizin için aynı şekilde kolaylık olacak. Şimdi gelelim, ben buradaki resimlerimizin birazcık boyutları küçük olmuş gibi geliyor. Şöyle yapalım, biz burada zaten lokalde test edebiliyoruz. Small diyelim. Small sanki birazcık daha iyi gibi ama aralarındaki boşluklar da çok iyi değil gibi. Gap 20 desem şöyle. Evet, şöyle daha güzel oldu bence. Küçülttüğüm zaman vesaire nasıl gözüküyor şöyle bir bakalım. Evet, bence daha güzel oldu gibi. Evet. Bence daha güzel. Tamam. Bunu bu şekilde push edip bu alanımızda bitirmiş olacağız. Şimdi aşağı taraftaki diğer bölümlerle devam edeceğiz. Evet, şimdi birazcık ürün ekledim ben. Birazdan bunları listelemesini yapacağız ama bunlarla ilgili öncelikle tasarım yapmamız gerekiyor. Herhangi bir ürün ekledikten sonra burada çoğalt diyerek tüm varyasyonlarıyla birlikte çoğaltabilirsiniz. Ben bunu ilk başta böyle yapmadım. Bazı ürünlerin de o yüzden şöyle bakacak olursak bazılarına 9 varyasyon, bazılarına 4 varyasyon, bazıları normal bir şekilde yaptım. Siz istiyorsanız direkt çoğaltarak gidebilirsiniz. Birkaç tane dediğim gibi bu şekilde ürünler ekledik. Birazdan bunları listeleyeceğiz ve bunların hepsini de collection olarak da varsayılan olarak homepage'e ekledi. Tabii ki siz istiyorsanız değiştirebilirsiniz. Ama özellikle homepage koleksiyondan faydalanacağız. Neden homepage koleksiyondan faydalanacağız? Ana sayfamdaki ürünleri eğer ki homepage koleksiyonuna eklediyse gösterilmesini istiyorum. O yüzden dolayı ne yapacağız? Burada bunların ayarlarını teker teker yaparak devam edeceğiz. Tabii öncesinde bir tasarım oluşturmamız gerekiyor. Öncelikle şuradaki şu tasarımı da birazcık değiştirmek istiyorum. Hemen şöyle tekrar gelelim. Bu arkadaşın ismi neydi? Kategoriye tekrar şöyle gelelim. Yukarı tekrar çıkacağım. Şuraya bir tane div ekleyeceğim. Ve daha sonra tekrar bir div. Buraya bir class eşittir ve full diyeceğim. Ve border bottom bir de padding bottom 18 diyeceğim. Sonra bu arkadaşı aynı şekilde geleceğim. Bu arkadaşın içine taşıyacağım. Evet, şöyle bakalım. Birazcık boşluk olması gerekiyordu mantıken. Olmadı. Padding bottom 18. Şöyle yapsak. Padding bottom 18'i buraya versem nasıl olur bakalım bir. 18 mi yok ya da hemen şöyle tekrar bakalım. Evet, 18 yokmuş, pardon, 20 diyelim. Evet, şu şekilde boşluk vermiş olacağım. Şimdi aynı şekilde ben bu arkadaşın başına bir de başlık eklemek istiyorum. Yani bir title eklemek istiyorum. Hemen şöyle şuraya yapsak mantıklı olacaktır. Hemen buraya bir tane daha tekrar geleyim. Bir div ekleyelim. Class eşittir mt8 vereceğim. Sadece birazcık boşluk için. Tekrar buraya gelelim. Bir tane p yazalım.
Ve buraya da looking for gibi bir şey yazalım. Evet, bu arkadaşla birazcık hemen oynayalım. Şöyle tekrar class diyelim. Yazmış olduğumuz font, eklemiş olduğumuz fontlardan kullanalım. Font Pacifico'yu kullanacağım. Burada tekstimiz 4x large olsun. Aynı zamanda tekstimiz ortalı olsun. Fontumuz semi bold olsun. Evet, güzel bence. Bunu da bu şekilde yaptık. Şimdi gelelim diğer tarafımızı yapmaya. Hemen yeni bir tane snippet oluşturacağım. Snippetimizin ismi ne olsun? Homepage collection liquid diyelim. Tamam. Bu arkadaşı yine benim görebilmem için aynı şekilde render etmem gerekiyor. Hemen tekrar homepage sayfamızı bulalım. Yani render ettiğimiz şu sayfayı bulalım. Nerede yapıyorduk? Header değil. Pardon, burası. Tekrar geliyorum. Şundan bir tane daha kopyalayayım. Ve bu arkadaşın ismini buraya yazalım. Şöyle bir şeyler yazalım. Evet, buraya gelmiş olması gerekiyor. Tamam. Buraya kadar işlemlerimiz tamam. Şimdi artık bununla ilgili bir tasarım yaparak devam edelim. Yine aynı şekilde ben başlık vesaire bir şeyler eklemek istiyorum. Tabii ki bu yapı yine konteynerin içinde olacak. Hemen şöyle bir tane div açayım. Bu şekilde class'larını yazalım. Tamam. Daha sonra ortalı bir şekilde yazıların vesaire bir şeylerin olmasını istiyorum. Hemen şu şekilde padding button ve view all. Şu text blue'yu buradan kaldıralım. Yazıyı duruma göre değiştiririz. Evet, şu arkadaşın yazı fontunu değiştirelim yine. Font Pacifico diyelim. Evet, şöyle olsun. Aralarındaki mesafe çok yakın. O yüzden dolayı bu arkadaşa hemen mt4 diyelim. Yukarıdan birazcık boşluk verelim. Evet, yemedi. Şöyle yapalım. Space y ekseninde altılık boşluk versin. Bunda mı yemedi? Yemedi. Margin top yemesi lazım normalde. Margin top 8 diyelim. Olmuyorsa div'i alırız. Problem değil. Şöyle yapalım. Tekrar gelelim. MT8 diyelim. Şöyle tekrar. Evet. MT3 diyelim ya da daha az olsun. Tamam. Şu şekilde bu da olsun. Şimdi bunun altına hemen bir grid tanımlayacağım. Tanımlayacağım grid ile birlikte yan yana ürünlerim olacak. Mobili vesaire düşünerek yazmam gerekiyor. Şöyle bir tane div yazayım. Evet, şöyle tekrar kapatalım. Şimdi normalde grid calls tamam, okey. Ama mobildeyken bu arkadaşın grid calls 1 olması gerekiyor. MD'de grid calls 2 olsun. LG'de bu olsun. GAP 8 diyelim. GAP hatta birazcık daha fazla da verebiliriz. 12 diyelim. Duruma göre tekrar bakalım. Daha sonra relatif bir div oluşturacağım. Şimdi image'imin üstüne, yani resmimin üstüne vesaire bir şeyler eklemek isteyebilirim. Hemen şöyle yapacağım. Div şöyle. Evet. Sonra tekrar gelelim buraya. Diyelim ki relatif border padding border ekleyelim. Padding 4 diyelim ve rounded LG ile köşeleri bükelim. Onun dışında bir resim eklemem gerekiyor. Şöyle resimle ilgili bir class yazayım. Ve full vesaire bunları eklemiş olayım. Şimdi bana bir de resim URL'i lazım. Şu resimlerden herhangi birine gelip resim adresini kopyala diyelim ve şuraya yapıştıralım. Yani uzun uzun resim aramayalım. Şimdilik şöyle kullanalım. Zaten biz bunları ne yapacağız? Ürünlerden çekeceğiz. O yüzden dolayı şu an deneme amaçlı bir tane böyle bir resim kullanalım. Daha sonra bu arkadaşın üzerine gelindiği zaman bir işlemler vesaire olmasını istiyorum, ya daha doğrusu bir buton ekleyebilirim. Şöyle internetten bulmuştum. Şöyle bir bakalım nasıl duracak. Bundan vazgeçtim. Bunu hiç kullanmayalım bile. Daha sonra tekrar ben bu arkadaşın altına yazı vesaire bir şeyler yazmak istiyorum. Şöyle bir div ekleyelim. Evet. Ve buraya tekrar şöyle iki tane yazı yazalım. Diyelim ki işte şöyle diyelim, şöyle Bella diyelim.
ürünümüzün ismini vesaire yazdırabilmek için. Daha sonra tekrar product varyantlarını buraya yazdırabiliriz ya da product aynen varyantlarını yazdırabiliriz buraya. Bu da bu şekilde olsun. Şöyle tekrar bakalım. Evet, şuraya görmüş olduğumuz gibi yazdı. Bunları da bu şekilde yapmış olalım. Onun dışında ürünümüzün fiyatı vesaire lazım. O yüzden dolayı tekrar yeniden bir div daha oluşturayım. Bu divi tekrar kapatayım. Sonrasında fiyatını yazdıracağımı söyledim. Şu şekilde fiyatını yazdıralım. Daha sonra ürünümüzün renkleri gibi seçenekleri olabilir. O yüzden dolayı onları da şöyle yazdırabilirim. Evet, bunları daha sonra nasıl ayarlarız açıkçası şu an için bilmiyorum. Çünkü ben buraya girerken normalde purple, mavi vesaire öyle şeyler, yani şöyle göstereyim. Blue, red, yellow gibi girdim. Bunları göstermek için ya if'ler yazacağız ya da duruma göre bakacağız. Bu da bu şekilde olsun. Daha sonra bu arkadaşı sepete eklemek için bir tane de buton ekleyelim. Yine şuraya eklesem şu butonu nasıl durur bakalım. Evet, butonumuz da burada durdu. Butonumuzun rengi yani BG, normalde diğer taraflarda kullanmış olduğum renkleri aslında kullansam daha mantıklı olabilir. Şunu diyelim bakalım. Evet, text white değil, text de black olsun diyelim. Daha sonra bir de font semi bold diyelim bu arkadaşa. Evet, şu şekilde olsun. Tamam. Onun dışında şey yapabiliriz. Biz bu arkadaşın resmin üzerine bir tane absolut bir yapıyla satılık gibi bir şey ekleyebiliriz ya da işte bitti gibi bir şeyler ekleyebiliriz. Stokta var yok gibi bir şeyler eklenebilir. O yüzden dolayı şuraya tekrar geleyim. Şöyle bir tane absolut bir yapı ekleyelim. Evet, o da burada duruyor. Sale pek fazla orada okunmadı aslında. Onu da aynı şekilde bilek de yapabiliriz. Ya da dursun, duruma göre tekrar koyduğumuz resimde belli olabilir. Bu şekilde olsun ya da bu arkadaşın rengini direkt BG Red, şöyle birazcık daha koyu 950 tarzı bir şey yapalım. Evet, daha güzel durdu. Şimdi artık biz bu arkadaşı zaten döngüye soktuğumuz zaman şöyle, evet bakalım, şu arkadaşı sokacağız. Şöyle tekrar gelip bu arkadaşı döngüye soktuğumuz zaman bizde 2 tane, 3 tane, 4 tane ürün yan yana ne olacaktır? Gelecektir. Mobilde zaten teker teker gelecektir. Şuradayken 2 tane gelecektir. Sayfamı büyüttüğümüz zaman da 4 tane gelecektir. Evet, bunları ne yaptık? Bu şekilde tasarımla ayarladık. Şimdi artık bunlarla ilgili şemamızı yazarak devam edebiliriz. Evet, şimdi işlemlerimize devam edelim. Şimdi normalde ben şu şekilde geldiğimde herhangi birine girdiğimde görmüş olduğumuz gibi koleksiyonlarında homepage yazdığını görüyoruz. Şimdi aynı zamanda şunu göstermek istiyorum. Karşılaştırma fiyatı 22 dolar. Bunda 11 dolar yazıyor. Ben şuradaki şu sale etiketinin yerine discount yazacağım ve sadece iki fiyat birbirinden küçükse büyükse, yani bu fiyat bundan büyükse o zaman burada discount yazması istediğimi söyleyeceğim. Buna göre bazı ürünlerimde bu şekilde, bazılarında yani indirim yok, bu şekilde ayarladım zaten. Bunların hepsini teker teker test ederek gideceğiz. Öncelikle burasının tek 4x harç olması gerekiyor. Diğer tarafta çünkü aynı şekildeydi. Ve şöyle yanına yine diğer taraftaki gibi iki nokta koyarak devam edeyim. Sonra yukarıdan aşağı teker teker başlayalım ama öncesinde tabii ki benim buraya bir şemama bir şey eklemem gerekiyor. Yine settings bölümümüzü şöyle gelip küçülteyim. Buradan bir virgül ekleyelim. Tekrar bir süslü parantez ve burada kişiye bir collection seçtirmek istediğimi söyleyeceğim. Yani kullanıcı istediği collection'ı burada seçebilir. Hemen ID diyelim ve buraya collection diyelim. Virgül ve daha sonra label özeline de diyelim ki select collection diyelim. Buraya kadar işlemlerimiz tamam. Onun dışında başka ne yapacağız? Şimdi burada yine aynı şekilde benim bu değeri bir şekilde almam gerekiyor. Bunun için My Collection diye bir şey yazacağım. Hemen şöyle yukarı doğru çıkalım. Evet, My Collection diyeceğim ve collection'larımda seçili olan collection'ımı bana getir şeklinde bir şey söyleyeceğim. Buraya kadar işlemlerimiz tamam. Buradaki isim de zaten collection olduğu için yine aynı şekilde ne yaptık? Section'ın içindeki, settings'in içindeki collection diyerek bunu burada söyledik. Title kısmını değiştirmeyeceğim. İsterseniz tabii ki bunu da değiştirebilirsiniz. Burada bu arada size yardımcı olması için vermiş olduğum kodların içinde product'lar var. Product'larda bazı şeyleri görebilirsiniz. Mesela product'larla ilgili şimdi işlemler yapacağız.
Daha sonra zaten bu sayfayı da düzenleyeceğiz bu arada. Şimdilik bu şekilde boş bir, en azından ufak bir sayfa verdim. Şöyle bakalım. Mesela product feature image diyor. Current variant diyor. Ya da aynı şekilde Shopify'in sitesine gelerek yazacağım şeyleri burada aynı şekilde kullanabilirsiniz. Yani döngünün içinde kullanabilirsiniz ya da ChatGPT'ye sorarsanız zaten size cevap verecektir. Şimdi gelelim tasarım bölümümüzü yapmaya. Şimdi yukarıdan aşağı şöyle geliyorum. Benim burada bir döngü oluşturmam gerektiğini zaten daha önceden söylemiştim. Hemen buraya tekrar geliyorum. Diyeceğim ki şöyle for product diyeceğim. In my collection nokta product. Evet, products daha doğrusu. Ürünlerimizi ne yapacağız? Burada döndüreceğiz. Onun dışında şu arkadaşı şöyle küçülteyim. Evet, şu ikinci gereksize ihtiyacım yok. Bunu buradan sileyim. Ve tekrar buraya gelelim. Bu şeyi kapatalım burada. And for diyelim. Tamam. Onun dışında hemen teker teker adımlarımızı yapmaya başlayalım. Şimdi ilk olarak şurada discount yazacağımı söylemiştim, dediğim gibi. Discount, evet. Burada ona göre bir şart yazmam gerekiyor. Diyeceğim ki tekrar şöyle if product nokta, bakın zaten burada da çıkıyor. Bu normalde şey fiyatı, büyük olan fiyat, eğer ki bundan küçükse o zaman bundan büyükse daha doğrusu ne yapacaksın, bana bu yapıyı göstereceksin şeklinde kullanacağız ve burada if'imi aynı şekilde kapatacağım. Sonra resim bölümümüze gelelim. Resim bölümümüzde de şöyle yapalım, hemen şuna şöyle şuradan şöyle sileyim. Evet. Burada resim bölümünde de şöyle tekrar süslü parantez süslü parantez product'tan gelen zaten yine aynı şekilde çıktı. Featured image olması gerekiyor. Tamam. Başka şimdi diğer adımlarla devam edelim. Şurada isim kısmımız yazıyor. Hemen tekrar gelelim buraya. Product nokta title diyelim. Ve şu arkadaşı da aslında şuradaki alta verebiliriz. Yani SEO uyumlu olması açısından yapmanızı öneririm. O yüzden dolayı bu da burada olsun. Ben şimdi şurada product altı yazıyor. Ben burada normalde şuradaki şu kullanmış olduğumuz fiyatı da söylemek istiyorum. Yine aynı şekilde burada şunu da diyebiliriz. Bu arkadaş duruma göre her zaman gözükmesin. Bazen gözüksün. Gözükeceği zaman da sadece bu gözüksün diyebiliriz. Evet, şöyle yapalım. Product altı vesaire yazmasın. Şöyle. Bu arkadaş, daha sonra bunun yanına şu şekilde yazıp Money yazarsam bu otomatik olarak fiyat şeklinde gözükecektir. Tabii ki buradaki yapımız da böyle olmamalı. Buraya diyelim ki text red 700 ve line stroke, yani diyeceğiz ki yazının üstünü sil. Bakalım şöyle, tabii şu an burada herhangi bir şey gözükmüyor seçili vesaire, öncelikle yüklemem gerekiyor ama şu an için bu şekilde olacaktır. Bir sıkıntı olmaması gerekiyor. Şundan tekrar yeniden bir tane daha kopyalayayım. Buranın zaten fiyat bölümü olduğunu biliyoruz. Şunu şuradan şöyle siliyorum. Ve buraya da bu sefer price diyorum. Sadece bunu da böyle kullanıyorum. Buraya kadar tamam. Şimdi gelelim buradaki şey kısmımıza, resim kısmımıza. Şimdi resim kısmımızda her resmin birer defa gözükmesi, her seçeneğinde pardon, her bunların birer defa gözükmesi gerekiyor. Bunlar ne, bizim normaldeki color seçeneklerimiz. Mesela buna geleyim. Bunda görmüş olduğumuz gibi blue, red, yellow yazdım. Ben bunları mantıken CSS'in color bölümüne, background bölümündeki background'a direkt stil tanımlayıp da background color'una bunu atarsam otomatik olarak ne yapacaktır? Bana o rengi verecektir. Güzel bir yapı olacaktır. O yüzden dolayı bunu bu şekilde kullanacağım. Hemen öncesinde şöyle yapalım. Bu arkadaş doluysa, boşsa bana ona göre bir şeyler göstermesi gerekiyor. Bunun için şöyle hemen bir tane değer tanımlıyorum ve bu arkadaşı burada kullanacağım. Yani daha kolay bir şekilde kullanabilmek için tekrar yeniden burada bir for yapısı kullanmam gerekiyor. Çünkü birden fazla renk olabilir. O yüzden dolayı şöyle direkt forumuzu açalım ve forumuzu kapatalım. Ve burada diyeceğim şey tam olarak şu olacak. Diyeceğim ki for senin ismin variant olsun. Daha sonra in product'ın içinden gelen variant diyeceğim. Sonra tekrar buraya gelelim. Diyelim ki şöyle
Eğer ki bu color'lardan birisi varsa şu şekilde bana bunu getir. Yine aynı şekilde unlist diyeceğim. Yani şöyle bunu da yapıştıracağım. Bu arkadaşı da benim annesi de aynı şekilde kapatmam gerekiyor. Aslına bakarsanız bu tasarımda ChatGPT'ye yaptırdım. Ben siz de aynı şekilde ChatGPT'ye yaptırabilirsiniz. Pek problem değil. Aynı şekilde şöyle direkt kopyalıyorum. Şuraya diyeceğim ki işte background color colorsa işte scene color scene colors bunları karşılaştıracak ve bu şekilde verecek. Eğer ki şu for döngüsünü direkt döndürürseniz şöyle oluyor. Diyor ki arkadaşım diyor Blue'dan mesela 3 varyasyon yazıyor 3 tane getiriyor. Red'den 3 varyasyon diyor 3 varyasyon getiriyor. O yüzden dolayı içine bir tane daha bir değer tanımlıyor. Unlist ile birlikte diyor ki varsayılan değerleri birer defa getir şeklinde bir yapı oluşturuyor ve bize bu şekilde sunuyor. Onun dışında şuradaki arkadaşımızın da ismini değiştirelim. Add to cart diyelim ya da details diyelim, daha mantıklı olacaktır. Buraya kadar tamam. Şimdi artık projemi yükleyip hemen bir test edelim. Ne oluyor ne bitiyor bir bakalım. Hemen projemi GitHub'a gönderiyorum. Diyelim ki homepage collection şema. Tamam, düzgün de yazamadım ama kimse görmeyecek, sorun yok. Push diyelim. Evet, projemizi gönderdik. Şimdi hemen temamıza gelelim, online mağaza. Şuradan bakalım herhangi bir hatamız var mı öncelikle. Herhangi bir hatamız yok. Tekrar geliyorum, burada özelleştir diyorum. Homepage settings. Evet, şurada görmüş olduğumuz gibi collection seç bölümümüz geldi. Ve ben bu collection'u seçmek istediğimi söylüyorum. Direkt görmüş olduğumuz gibi burada değerlerimiz geliyor. Herhalde bir yerde bir yanlışımız var. Şimdi birazdan bakarız. Tekrar gelelim şurada. Diyelim ki görüntüle diyelim, şuradan tekrar bir açalım. Sadece resimlerim gelmedi sanırım. Resimlerim dışında hemen hemen her şeyin düzgün bir şekilde çalıştığını görüyoruz. Resimlerimizde image.trc featured image dedik normalde ama herhalde bir şey, evet, bu image'e bir de image URL vesaire bir şeyler ekleyelim. Medium falan vesaire bir şeyler ekleyelim. Şunu da şöyle direkt yazıyorum. Resmin boyutuyla ilgili bunu da ekleyelim. Başka bir şey sanırım eklememe gerek yoktur. Tekrar yeniden projemi hemen GitHub'a yönlendiriyorum. Evet, seç yaptığımız için büyük bir ihtimal kaydettiğimiz için evet şöyle yapacaktır. Evet, önce tekrar verileri bana çekiyor. Daha sonra tekrar farklı verileri bana çekiyor. Tekrar yeniden gönderiyorum. Tamam. Evet, şimdi tekrar şöyle sayfamızı yenileyelim bakalım. Evet, görmüş olduğumuz gibi şu an Dress Shopping'deyiz zaten, görmüş olduğumuz gibi. Ne oldu? Burası da tamam oldu. Şimdi şöyle yapacağım. Devamında ne yapacağım ondan bahsedeyim. Şimdi buraya ben collection'larımın resimlerini eklemek istiyorum. Şöyle bakalım. Mağaza açılsın. Şuradan tekrar bakalım. Geri diyelim. Evet, buraya da geldi zaten. Şöyle tekrar geliyorum. Şimdi ben şöyle yapacağım. 4-5 tane resim ayarlayacağım. Ayarladığım 4-5 tane resimden sonra buradaki koleksiyonlarımı burada listeleyeceğim. Şimdi normalde ben şöyle gelip burada View All dediğim zaman, evet, bir link vermedim sanırım. Bu arkadaşı da aslında düzeltmek gerekiyor. Buna da bakalım hemen. Bu arkadaş için de çalışacak şey benim yukarı tanımlamış olduğum My Collection. Normalde şuraya şu şekilde My Collection URL dersem sorunsuz bir şekilde çalışacaktır. Şu an lokalde sadece test edeyim. Vivo'la bastığım zaman bakın şu şekilde bir sayfaya gidiyor ve benim collection'ımdaki resimlerimi gösteriyor. Tabi buranın tasarımını daha sonra değiştireceğiz aslında ama şu an için en azından şunu yapmak istiyorum, ben onu anlatayım. Şimdi burada sadece benim ana sayfada göstermek istediğim collection'lar var. Burada normalde collection'larda indirimler olur bilindiği üzere. O yüzden büyük büyük banner'lar hazırlayacağım ve burada 4-5 tane banner kullanıcının seçmesini istiyorum. Ve seçilen banner'ın üzerinde bir buton olacak. Butona tıkladığı zaman da o collection'ın detayı sayfasına gidecek ve ana sayfamızı bu şekilde tamamlamış olacağız. Evet, şimdi birkaç tane collection ekledim. Hemen şöyle gelip göstereyim. Siparişler, pardon, ürünler, koleksiyonlar, şu şekilde görmüş olduğunuz gibi birkaç tane resim ekledim. Şimdi ben bu tarafa 4 tane yan yana, daha doğrusu 2 tane yan yana ve altta 2 tane yan yana resim şeklinde gideceğim. Yani büyük büyük resimler kullanacağım ve üstlerinde collection'ın tıklandığı zaman collection'ın URL'ine gitmesi gerekiyor. Mesela biz burada View All dedik. Şu şekilde baktığımızda collection'ın ürünlerini görüyoruz. Yine aynı şekilde mantığımız aynı şekilde olacak. Tıklandığı zaman o collection ürünlerine gitmesi gerekiyor. O yüzden dolayı collection'larıma da şöyle ikişer tane de ürünler ekledim. Şimdi gelip bu tasarımı aynı şekilde yapmaya çalışalım.
Şimdi ilk olarak hemen şemamı güncelleyerek başlayacağım. Settings bölümümüze yeni bir tane collection list ekleyerek devam edeceğim. Hemen şöyle geliyorum. Buraya diyelim ki tip collection list virgül. Daha sonra ID bölümüne diyelim ki collections. Şu arkadaşın çoğulundan ekleyelim. Böyle olsun. Daha sonra tekrar bir virgül ekleyelim. Label diyelim. Label'ına da işte select collection diyelim. Tamam. Buraya kadar tamam. Şimdi gelip bununla ilgili bir tasarım yapmamız gerekiyor. Öncelikle tasarımımız için hemen şöyle gelelim. Bir tane snippet oluşturalım. Diyelim ki homepage collection list nokta liquid diye. Hemen bu sayfayı yine aynı şekilde render edeceğim. Şunlardan şöyle bir tane kopyaladım. Ve buradaki bu ismi yine aynı şekilde alacağım. Ve buraya yazacağım. Tamam. Şimdi artık buraya yazdıklarım zaten buraya gelecektir. Var mı bir sıkıntı? Yok. Tamam. Şimdi şöyle yapacağım hemen. Öncelikle tekrar geliyorum. Buraya bir tane div yazacağım. Şöyle aç kapat yapalım. Bu divde v full olmasını istiyorum. Container yapısı da olmasını istiyorum. Ve boşlukların olmasını istiyorum. Ama üst taraftan birazcık boşluk olsun. Şöyle ekleyelim. Daha sonra bir grid yapısı kullanacağım. Şöyle yapalım. Evet. Diyelim ki gridimize göre işte yan yana iki tane gözükecek. Her alanda bu şekilde olsun. Şöyle yazalım. Tamam. Sonra resimleri bir tane resim eklemek istiyorum ve bu resmin üzerinde buton eklemek istiyorum. Bu yüzden relatif bir tane şeye ihtiyacım var. Bununla ilgili öncelikle bir döngü yazarak başlayabilirim. Şu şekilde döngümü yazayım ve daha sonra içine yazarak devam edelim. Şöyle ekleyelim. Tamam. Şöyle bakalım hemen neler var. Diyor ki collection diye bir döngü collections'ı döndürüyorum ben. İsmi artık onun collection. Ee, Olmuş olduğu yer section'ın içindeki settings'in içindeki collections. Yani ne yapıyoruz? Şuradan evet burası değil. Burası homepage likit. Evet pardon burası collections'ı ne yapıyoruz yine aynı şekilde döndüreceğimizi söylüyoruz. Buraya kadar tamam. Şimdi öncelikle relatif bir class ekleyeceğim dediğimiz gibi içinde absolute bir yapı kullanacağız. O yüzden dolayı şu arkadaşı şöyle yazıyorum. Ve fazla olan bölümleri gizlesin. Bu şekilde kullanalım. Sonra resmimi eklemem gerekiyor. Yine collection'dan almam gerekiyor resmimi. Şöyle hemen V full diyeceğim ve birazcık ufak tefek efektler ekleyeceğim. Ve diyeceğim ki V full işte üzerine geldiğimiz zaman böyle birazcık büyüsün ama kendi alanında büyüsün. Onu o yüzden dolayı şu şekilde bir efekt yazacağım. Ve bunun altına da bir tane buton ekleyeceğim. Bu butona da aynı zamanda hover özellikleri vesaire olsun. Şöyle göstereyim. İşte hover özelliği olsun. Üzerine geldiğimiz zaman background'u slate olsun ve yazısı beyaz olsun. Normalde ama bu arkadaşın background'u beyaz şeklinde olsun diye söyleyeyim. Bu şekilde bir tanımlama yapacağım. Şimdi bu arkadaşı hemen öncelikle gönderelim ve daha sonra nasıl çalışıyor bir bakalım. Hemen GitHub'ımdan bunu göndereceğim. Şöyle tekrar diyelim. Diyelim ki collection list diyeceğim. Bu arkadaşı göndereceğim. Evet hemen şöyle tekrar temamızın olduğu bölüme gelelim. Online mağaza diyelim. Herhangi bir hatamız var mı? Şöyle bir bakalım öncelikle. Herhangi bir hatamız yok. Özelleştir diyorum. Ve burada homepage settings'e tıklıyorum. Select collection diye çıktı. Bu arkadaşlardan şöyle 4 tanesini seçiyorum. Şöyle gelip bakıyorum. Evet görmüş olduğumuz gibi resmin üzerinize geldiğimiz zaman büyüyor. Aynı zamanda bu arkadaşlar bu şekilde. Ve bu arkadaşa bir de URL verebiliriz aslında. Yani tıklandığı zaman butonun bir yere gitmesi gerekiyor. Bunun için şöyle yapalım. Bir tane A yazalım hemen. Ve bu A'yı kapatalım. Ve şöyle butonu kapsasın bu arkadaş. Ve diyelim ki tekrar burada a href eşittir. Şu şekilde evet yazalım. Collection URL olması gerekiyor. Öyle hatırlıyorum. Ya da çalışmadı. Şurada şey sayfasına bakalım. Neymiş tam olarak linki. Neydi sayfamız ismi? Burası. Bakalım.
My Collection URL şeklinde söylemişiz. Evet, URL, ama yazarken bir şey yanlış mı yazdım? Yazmadım aslında. Şu arkadaşı şöyle direkt gelip kopyalayayım ve şöyle direkt yapıştıralım. Şuranın ismini de Collection olarak düzeltelim. Tamam, bu şekilde olması gerekiyor. Şimdi tekrar projemi yeniden gönderiyorum. Hemen şeye push diyelim. Tamam. Tekrar şöyle sayfamı yenileyeceğim. Yeniden şöyle collection'larımızı seçelim. Evet, bu arkadaşa tıkladığımız zaman artık aşağı tarafta linkinin olmuş olduğunu görüyorum. Şimdi bu arkadaşa şöyle seç diyelim ve kaydedelim. Ön izlemeden hemen bir kontrol edelim. Görüntüle diyelim. Şu eskisini kapatayım. Evet. Tıkladığım zaman bunda iki tane ürün vardı. Görmüş olduğumuz gibi geldi. Bunda iki tane ürün var. Görmüş olduğumuz gibi geldi. Bunları da başarılı bir şekilde yaptık. Şuradaki şu details'lara da bu arada hemen bir aklıma gelmişken şey vermek istiyorum. Link vermek istiyorum. Çünkü orayı atladık. Buranın ismini ne demiştik? Şurası sanırım. Evet. Bakıyorum. Şöyle yapacağım. Tekrar buraya şöyle hem image'e vermek istiyorum. Hem de butona vermek istiyorum. Şöyle imece vererek başlayayım öncelikle. Diyeceğim ki eşittir product'ın içindeki URL olacak. Yine aynı şekilde bundan kopyalayayım. Bir de butona verelim. Şöyle ve şöyle yazalım. Burada bu arada herhangi bir tasarım bozulması vesaire bir şey yok gibi duruyor. Tamam, tıkladığımız zaman da çalışıyor. Şimdi bu arkadaşı da hemen gönderelim. URL'imizin detay sayfasına da bakalım hemen. Evet, kaydettiğim için fetch hatası oldu. Oradan buraya, buradan oraya veri çekiyor. Evet, projemi gönderiyorum. Evet, tekrar geliyorum hemen yeniden. Bu arkadaşlardan birinin detayı sayfasına tıkladığımızda görmüş olduğumuz gibi şöyle bir sayfa geliyor. Bunların tasarımlarını vesaire zaten düzenleyeceğiz. Şu an benim size vermiş olduğum hazır dosyaların içinde bu şekilde birkaç bir şey var. Bunları zaten dediğimiz gibi düzenleyeceğiz. Hatta başka kaynaklardan da referans alabiliriz ya da DAW'ına bakarak daha güzel bir şey çıkartmaya çalışabiliriz. Bunu da hallettiğimize göre şuradaki şu boşluğa da bir şeyler ekleyelim. Belki şuraya bir e-mail kaydı gibi bir şeyler ekleyebiliriz. Şuradaki boşluğu silerek projemizi ana sayfasını bitirelim artık. Evet, şimdi diğer sayfalarımıza devam edelim. Şuradaki katalog sayfasına devam etmek istiyorum. Şimdi katalog sayfasına şu şekilde tıkladığımızda böyle bir şey geliyor. Bu normalde bize şöyle bakacak olursak template dosyasının içinde olduğunu görebiliyorum. Buradaki collection likit sayfası olması gerekiyor. Hemen şu arkadaşa 8 yazayım. 8 tane kaydım geliyorsa demek ki burasıdır. Ben burayı şu an tekrar 2'ye çevireceğim. Önce bir tasarım yapacağım. Sayfalamayı düzelteceğim. Ondan sonra da kaç tane adet gözükmesini istiyorsam ayarlayabilirim. Şimdi onun dışında şundan bahsetmek istiyorum. Template dosyasının içinde bir sürü dosyamız var. Bunları Shopify'in standart dosya isimleri zaten görmüş olduğumuz gibi Collection diye bir sayfa var. Collection Alls diye bir sayfa var. Görmüş olduğumuz gibi bu şekilde geliyor ya da Collections yazdığımızda şu şekilde bir sayfa daha geliyor. Bu da List Collection sayfasının ne olduğunu görüyoruz. Bunları teker teker şimdi ufaktan tasarımlarını yapacağız. Daha sonra hatta sepet sayfalarımızı, ürün detail sayfalarımızı bunları teker teker ayarlamaya başlayacağız. Şu an buralara herhangi bir yere tıkladığımda tasarım bozuk bir tasarım olduğu için zaten hazır bir şekilde bıraktığım için ne yapacağız? Direkt bunları düzenleyerek devam edeceğiz. Onun dışında işte projemizin sonuna doğru sepet işlemlerini değiştireceğiz. Mesela şuraya tıkladığımız zaman bir menü açılacak. Açılan menüde aynı zamanda işte sepet işlemini yapacağız. Yani sepetteki ürünleri göstereceğiz. Mesela şu anda bir ürün detail sayfamız var ve buradaki bu arkadaşlar normalde çalışıyor. Değerlerimiz vesaire geliyor zaten normalde. Biz ne yapacağız? Bunları ayarlayarak devam edeceğiz. Şimdi hemen öncelikle katalog sayfamızın tasarımıyla başlayalım. Şimdi katalog sayfası bizim ana sayfamızdaki
şu arkadaşa çok fazla benziyor. Aslına bakarsanız aynısı. Zaten o yüzden dolayı ne yapacağım? Ben de burada aynı işlemi yapacağım. Aslında hemen bunlarla ilgili kodları bulayım. Homepage, Collection, Likit ya da kategori hangisiydi? Şu muydu? Şuydu sanırım. Evet, burada görmüş olduğumuz gibi şöyle bir product var ve bunun içinde verilerimiz var. Collection sayfasında da yine aynı şekilde bir product olduğunu görüyoruz. Şuraları şuradan şöyle temizleyeceğim ve benim oradaki product'ın aynısını gelip buraya yapıştıracağım. Şuradan şuraya kadar geldim ve buraya yapıştırdım. Evet, şöyle bir tasarım geldi. Güzel. Şimdi bu arkadaşın tabii ki bir de gridinin olması gerekiyor. Evet, şöyle bir bakalım. Şu gridi yine aynı şekilde geliyorum. Alıyorum. Şu for'un üstüne yapıştıracağım. Daha sonra bu arkadaşı bunun bittiği yer neresi? End for. Şuraya gelip kapatacağım. Tekrar bakalım, şu şekilde geldi. Güzel. Şimdi sağdan soldan yine boşluklar vermek istiyoruz tabii ki. Buralarda çok fazla A kullanılmış. Şöyle bir bakalım. Diğer tarafta sanırım kullanmadım ben bu kadar A. Bakıyorum hemen. Div eksik mi aldım acaba, ya da item file, şöyle bir bakalım hemen. Bu A'nın nereden geldiğini anlamadım hala. Ha, pardon. Şurayı kapattığım için gelmemiş. Tamam, pardon. Şöyle tekrar geliyorum. Bunları şöyle küçülteyim de görmesi kolay olsun diye şöyle yapacağım. Direkt şu foru küçültemiyoruz zaten. Tam küçültmüyor çünkü. Yani şey yapmıyor. Neyse, problem değil. Şöyle yapalım şimdi. Öncelikle zaten buraya gridimizi vesaire ekledik. Bunun üstüne tekrar yeniden gelelim. Bir tane daha div açalım. Ve şöyle kapatalım. Ve buraya hemen bir class ekleyelim yine. Diyelim ki v'de full container margin top 8 diyelim. Hatta şu arkadaşa da ihtiyacımız yok. Bunu da buradan silelim. Daha sonra bu div'i de şu div'in bitmiş olduğu yere şuraya ekleyelim. Tamam, güzel. Şimdi gelelim sayfalama işlemine. Sayfalama işlemi için buraya sağ tıklayıp incele derseniz şurada görmüş olduğunuz gibi bir spam vesaire var. Şöyle yaptığımız zaman şurası galiba. Evet, şöyle yaptığımız zaman ya da bu arkadaşı bir dibe alıp daha sonra ChatGPT'ye attığımız zaman bize bir tasarım verecektir. Şu şekilde bir, ben daha önce hazırladım. Şu şekilde bir divi aldım bu arkadaşı. Tekrar yeniden geliyorum buraya. Daha sonra şu divi komple alıp ChatGPT'ye diyorum ki bana buna uygun için sayfalama için bir şey yaz, stil yaz diyorum ve bana bunu yazıyor. Ben zaten dediğim gibi stilimi ayarlamıştım. Gelip aynı şekilde buraya bu stili yapıştıracağım. İşte renklerini vesaire burada ayarlayabiliyorsunuz. Şöyle tekrar gelip bakalım. Evet. Şu an görmüş olduğumuz gibi bu şekilde sayfalama işlemini yaptık. İleri geri butonlarımız hepsi tamam. Bir sıkıntı yok gibi. Buraya kadar işlemlerimiz tamam. Sonra yapmam gereken diğer bir şey buradaki bu adet sayısını değiştirmek. Tabii ki iki tane ürün gözükmeyecek. Ben 20 tane üründen sonra bana normalde bir sepet işlemi olması gerektiğini söyleyeceğim. Pardon, sayfalama işlemi olduğunu söyleyeceğim. Şu an tabii ki 20 tane ürünüm yok ama bu sayfamın tasarımını bu şekilde yapmış olacağım. Katalog sayfamızı bu şekilde yapmış olalım. Şimdi bir de yani daha doğrusu bu sayfanın ismi aslında Collections. Katalog da diyebiliriz. Collection sayfamızın bu sayfanın tasarımını yaparak şimdi devam edelim. Evet, şimdi Collection sayfamızı yapacağız ama Collection sayfasını yapmadan önce bir iki şeyden bahsetmek istiyorum. Şimdi biz normalde snippet sayfamızın içinde hiçbir şekilde şema kullanamıyorduk, hata veriyordu. Peki biz bu template klasörünün içinde şema kullanabiliyor muyuz? Bir de buna bakalım. Şimdi normalde aşağıda bizim daha önce yüklemiş olduğumuz bir down vardı. Buradan kopya çekeriz demiştik. Buradaki tüm dosyalara teker teker bakarsanız hiçbirinde şema olmadığını görebilirsiniz. Aynı zamanda bakın, template klasörünün içinde 404 likit kullanmışım ben. Burada da 404 JSON kullanmış. Yani 404 JSON da olabilir, 404 likit de olabilir. Bu bizim ne işimize yarıyor ondan bahsedeyim kısaca. Şimdi list collection sayfasına geldiğimizde baktığımızda görmüş olduğumuz gibi burada aslında bir şema var. Ve bu şema ile birlikte diyor ki type main list collections diye bir snippet varmış. Bunu çağırarak kullanıyor. Anladığım kadarıyla hemen bir bakalım. Sections ne onun ismi? Bakalım, main şurada bir yerdedir. Evet, şu görmüş olduğumuz gibi bunu kullanıyor. Biz yine aynı şekilde bu mantıkla buraya bir collection yazarak kullanabiliriz.
Ya da şunu yapabiliriz. İkisi de doğru yol, yanlış yol değil. Bu da yapılabilir, diğeri de yapılabilir. Hangisini istiyorsanız tamamen burada tercih size kalmış. İki yöntem de kullanılabilir. Ya da burada index.likit sayfamıza bakacak olursak biz index sayfası için homepage sayfası, yani biz burada neyi çalıştırıyoruz normalde? Ee, Section içindeki homepage likit sayfasını çalıştırıyoruz. Index.likit için biz de ne yapacağız? Yine aynı şekilde burada bu işlemi yapabiliriz. Yani ben zaten homepage likit sayfasını zaten varsayı olarak yine vermiştim size. İçinde bir iki bir şey vardı. Şimdi biz normalde buradaki sayfaları yine aynı şekilde yapabilmemiz için ne yapmamız gerekiyor? Öncelikle ya burada bir section oluşturacağım. Bunun içinde çağıracağım. Ya da şunu yapacağım. Buradaki dosyanın ismini JSON değiştireceğim. Bu down'da yapıldığı gibi yapacağım. Bakın burada da zaten görmüş olduğunuz gibi gift kart'ta mesela sadece bu şekilde, sadece bir tasarım odaklı bir şey olduğu için hiç JSON kullanmamış. Bu şekilde de görmüş olduğunuz gibi kullanılabiliyor. Biz direkt şu şekilde yapacağız. Geleceğiz bizim buradaki list collection likit sayfamıza. Buradaki bu arkadaşları buradan keselim. Daha sonra buraya tekrar geleyim ve diyelim ki list collection liquid diyelim. Ama şimdi birazcık karışabilir. Şöyle yapalım biz. En iyisi collection list diyelim. Evet. Liquid. Şöyle yapalım. Tersi olsun. List diyelim. Tamam. Bu şekilde kullanalım. Bunu bunun içine yapıştırayım. Ve buraya da tekrar indekste olduğu gibi bu arkadaşı geleyim ve buradaki bu ismi bunun içine yapıştıralım. Evet. Liquid yok, pardon. Şöyle yapacağız. Tamam. Hemen bu ikisini de şöyle kaydediyorum ve bakıyorum. Bir değişiklik var mı? Görmüş olduğumuz gibi bir değişiklik yok. Yani artık biz tasarımımızı ne yapacağız? Yine geleceğiz, burada yapacağız. Zaten biz daha önce kullanıcıya temaları seçtirmek için bir alan yapmıştık. Homepage sayfamızda sanırım vardı bu. Şu kullanmış olduğumuz şu settings'i vesaire buradan alabilirim. Şuradaki şu şemanın tamamını geleyim. Buranın altına şöyle yapıştırayım. Tabii ki bu şema başlı başına zaten istediğimiz gibi değil. Bunun içindeki ayarlarımızı vesaire birazcık değiştireceğiz. Şuradaki şu arkadaşı siliyorum. Collection'ı da siliyorum. Sadece collection list olacak. E, Buranın ismini collection settings şeklinde değiştirelim. Bunlar vesaire yine aynı şekilde durabilir. Bir problem yok. Şöyle yapacağız. Burası. Evet, şunu kapatmam gerekiyor. Bir de şemayı kapatmam gerekiyor. Tekrar geliyorum. Şöyle ve end şema diyerek bu arkadaşı kapatıyorum. Evet. Şu an bu arkadaşımız da tamam gibi. Bir yerde diyor hata var diyor. Şurada sanırım virgül kullanmayacağım. Bakalım, tamam. Bir sıkıntımız yok. Şimdi hemen bu arkadaşı kendi istediğimiz gibi değiştirelim. Şimdi normalde bizim ana sayfamızda şöyle bir tane yapımız var zaten. Ve kullanıcı ne yapıyor? Buna göre verileri çekiyor. Biz zaten yine burada da aynı şeyi yapacağız aslında. Sadece tasarımı birazcık değiştireceğiz. Buraya tekrar geliyorum. Burada şöyle bir bakalım. Homepage kategori likit hangisiydi? Şu muydu? Evet, bu arkadaşı yine aynı şekilde gelip döndürebilirim. Şöyle yapalım. Aslına bakarsanız aynısı zaten. Şöyle sadece gelip alayım. Buradaki şeyleri de pek fazla kullanmama gerek yok aslında. Direkt buradaki yapının aynısı olsun. Sadece diyelim ki normalde grid calls 1 ya da 1 olsun aynen. MD'de grid calls 2, LG'de grid calls 4 şeklinde tanımlayalım. Y ekseninde boşluk olmasın, bu sefer gap 3 diyelim. Şu şekilde bu arkadaşları tanımlamış olalım. Zaten sayfa birebir neredeyse aynısı olacaktır. Şöyle gelelim bakalım. Gerçi herhangi bir veri girmediğimiz için, yani seçili olarak bir değer gelmediği için bize boş şekilde gelecektir. Ama problem değil. Şimdi biz bu sayfayı hemen bir gönderelim karşı şeye, GitHub'tan push edelim hemen. Diyelim ki collection list diyelim. Evet, bunu hemen commit edelim ve diğer tarafta seçerek aynı şekilde sayfamıza bakalım. Evet, hemen bakıyorum ne oldu ne bitti. Şöyle geliyorum online mağaza. Evet, özelleştir diyelim. Şimdi burada bize varsayılan olarak ana sayfa geliyor. Buradan bizim koleksiyonlar sayfasına gelmemiz gerekiyor. Şu herhalde. Bakalım. Burası değil galiba.
Evet, burası list sayfası, koleksiyon listesi. Evet, burada. Burada hemen istediğim collection'ları yine aynı şekilde seçebiliyorum. Evet. Tekrar gelelim şuradan ön izlemesine bakalım. Görüntüle diyelim. Katalog. Evet, şu şekilde baktığımızda görmüş olduğumuz gibi bu sayfada da collection'ları listeleyerek yapmış oldum. Tabii ki tasarımı vesaire birazcık daha geliştirebilirsiniz. Altına yorumlar vesaire ekleyebilirsiniz. Ya da şu yapılabilir. Yeni koleksiyonlar eklenir. Bunlar birer tane şey şeklinde olur. Banner şeklinde olur. Altında 3-5 tane şey olur işte ürün olur. İşte bu ürün işte Spring Collection'da indirimli ürünler denilerek işte alt tarafına 3-4 tane ürün eklenebilir. Daha sonra Summer Collection'da şu ürünler denilerek yine aynı şekilde ürünler eklenebilir. Bunu zaten benzerini yine ana sayfamızda zaten yaptık. Yine aynı mantıkla yaparak tabii ki kullanabilirsiniz. Ama şu an için bizim için böyle yeterli gibi. Duruma göre belki daha sonra değiştirebilirim. Ama şu anlık bu sayfayı da tamamlamış olalım. Şimdi de aynı şekilde diğer sayfalarımızı ekleyerek devam edelim. Ama öncesinde olmazsa şu menülerimizi de birazcık düzeltelim. Hemen tekrar buraya geleyim. Şöyle çıkalım buradan. Ee, Nerede? İçerik kısmında olması gerekiyor. Yok, neresi? Online mağaza gezinme. Pardon. Buradan hemen şu arkadaşları düzeltelim. Mesela main menüde katalog var. Katalog olarak dursun. Mesela tekrar yeni bir şey ekleyelim. Buradan eklemek istediğim şey koleksiyonlar diyelim. Tüm koleksiyonlar diyelim ya da şöyle bir sayfamız var mı? Bakalım tekrar. Koleksiyonlar, tüm koleksiyonlar. Evet, bunun için bir ayar da olabilir. Bakarız olmazsa ona. Altı sonuç. Tüm koleksiyonlar diyelim ve bunun ismini de şöyle collection diyelim, bakalım hangi sayfayı verecek. Hemen bu arkadaşı şöyle ekleyeyim. Burada düzenleme seçeneğinde sadece bunlar çıkıyor sanırım. Tamam. Şu arkadaşı şuradan taşıyayım. Katalog burada olsun. Menüyü kaydet diyelim. Tekrar şöyle bir gelip bakalım mesela ne oldu ne bitti. Evet, şöyle tekrar bakalım. Geçmedi sanırım. Tekrar online mağaza bölümümüze gelelim. Özelleştir diyelim. Evet, normalde geliyor olması gerekiyor ama tekrar şuradan bir seçmemiz gerekebilir. Tekrar şöyle yapalım. Evet. Bu da bu şekilde geldi. Ya da birazcık geç gelebilir belki. Şöyle collection'a basalım. Evet, bu sayfamız geliyor ki. Old sayfamız gelmiyor. Tamam, sıkıntı yok. Kataloğa bastığımızda da zaten bu sayfa geliyor. Onun dışında aşağı taraftaki footer'daki menülerimizi vesaire de ben yine aynı şekilde ayarlayacağım. Yani birkaç tane bir şey yazacağım. En azından tasarımın birazcık daha düzgün durabilmesi için. Sonra collection, katalog, kontak sayfamızı yapacağız. Buradaki detay sayfalarımızı yapacağız. Bunları teker teker ayarlayacağız. Şimdi Product Detail sayfamıza gelelim. Şimdi Product Detail sayfamız için buradaki Product sayfamız tam olarak zaten burada şöyle bir iki tane zaten ben hazırladığım dosyalarda görmüş olduğum bu product'ları nasıl çekeceğimizle ilgili bilgiler var zaten. Şimdi bunları uzun uzun oturup tasarım yapmakla uğraşmak istemiyorum. O yüzden dolayı ben buradaki kodları kopyaladım. Daha sonra ChatGPT'ye attım. Ve şöyle direkt göstereceğim size. Dedim ki şu kodları yazdım. Tailwind CSS kullanarak bana çok güzel bir tasarım yap. Bir de fazla resmin olabileceği için resim bölümünde slider olsun. JavaScript'te kullan dedim. Ve bu şekilde bana bir sayfa hazırlamasını söyledim. Daha sonra ChatGPT de bana hazırladı güzelce bir sayfa. Şimdi ben de aynı şekilde o arkadaşı kopyalayıp buraya yapıştıracağım. Siz de aynı şekilde bunu isterseniz yapabilirsiniz. Zaten dediğim gibi burası sadece tasarım odaklı bir sayfa olduğu için aslına bakarsanız bundan sonra yapacaklarımız neredeyse birçoğu tasarım odaklı olduğu için bazı bölümleri bu şekilde kesmeyi düşünüyorum. Sadece ChatGPT ile ya da hazır tasarımlarla düzelterek sayfalarımızın tasarımlarını en azından bitirmek istiyorum. Burada herhangi bir ürünü seçtikten sonra Add to Cart dediğim zaman sepete ekleyebiliyorum. Daha sonra sepet sayfamızı yine aynı şekilde güncellememiz gerekiyor. Hatta son olarak da şuradaki arkadaşımıza tıkladığımız zaman bir sepet işlemlerinin açılması için bir bölüm yapabiliriz. Daha sonra şurada normalde kullanıcı girişi çıkışı için bir işlem yapmamız gerekiyor. Bunu halledeceğiz.
Search için search sayfasına yönlendirme gibi seçeneklerimizi aslında yapmamız gerekiyor. Şu genel olarak sayfaların tasarımlarını bitirelim. Daha sonra da zaten oralara geçeceğiz. Şu an görmüş olduğumuz gibi ana sayfaya tekrar geleyim. Ürünlerimizin detay sayfalarına geldiğimizde mesela şurada birden fazla resim vardı. Görmüş olduğumuz gibi slider da var. Bu şekilde bu arkadaşları kullanabiliyoruz. Evet. Bize bunları bu şekilde hazırladı. Görmüş olduğumuz gibi bu sayfada bitti. Bir sonraki sayfayla devam edelim. Evet, checkout sayfasını da aynı şekilde ChatGPT'ye yaptırabiliriz. Yine aynı şekilde geldim, karttaki tüm dosyalarımı kopyaladım ve dedim ki Steven CSS kullanarak bana güzel bir tasarım yap dedim ve bana şu şekilde bir şey verdi. Ben bunu yine aynı şekilde gelip yapıştıracağım ve bana güzel bir tasarım çıkarmış olacak. Sadece tasarımlarımızı en azından bu şekilde yapalım. Onun dışındaki bölümleri kendimiz zaten düzelteceğiz gerekli olan yerlerde. Evet, bunu da bu şekilde halletmiş olduk. Burada zaten her şey çalışıyor. Herhangi birini arttırdım, update dediğim zaman zaten çalışan kod vermiştim. Onun dışında silme işlemi için herhangi birini sildiğimiz zaman zaten yine aynı şekilde. Burada checkout'a bastıktan sonra karşımıza bir checkout sayfası geliyor. Normalde tabii ki şu an lokalde çalıştırdığım için gelmedi. Ama burada çalıştırmış olsaydım şu an bozuk tasarımla deneyebiliriz. Problem değil. Sonuçta yönlendireceği sayfa yine aynı. Şöyle bir checkout sayfasına yönlendiriyor. Zaten bu Shopify'in checkout sayfası. Burada bilgilerimizi girdikten sonra siparişimizi zaten tamamlayabiliyoruz. Burada işte delivery yani gönderileceği adres, payment gibi çeşitli alanlar var. Buraya Shopify'dan kendi ödeme metotlarımızı vesaire eklememiz gerekiyor tabii ki. Onun dışında işte e-mail adresi gibi bilgileri girdikten sonra siparişimizi tamamlayarak yani daha doğrusu müşteri siparişini tamamlayarak biz de ne yapmış oluyoruz? Siparişimizi göndererek ödememizi almış oluyoruz. Buradaki ayarları zaten yine yönetim panelinden yapılabiliyor. Ama şu an için bizim konumuz bu değil, tasarım olduğu için buraya kadar da yani bu bölümde bu şekilde yapmış olduk. Tasarım bu şekilde. Şimdi ben aynı şekilde bu tasarımımızı göndereceğim zaten şeye. Onun dışında kalan sayfalarımızda neler var bakalım ve onları da yavaş yavaş tamamlayalım. Evet, şimdi login ve register sayfalarıyla devam edeceğiz. Şimdi normalde bizim kullanıcının login ve register işlemleri için normalde Shopify mağaza panelimizden buna izin vermemiz gerekiyor. Şimdi şöyle geleceğim, hemen burada şuradaki ayarlar bölümüne tıklayacağım ve burada kullanıcı izinler bölümümüz var. Pardon, müşteri hesapları. Buradan düzenle diyerek klasik ve müşteri hesapları bölümünü tıklayarak bunu aktif edeceğim. Bunu aktif ettikten sonra şöyle yapacağım. Şimdi bizim normalde burada template'in içinde, customers'ın içinde login ve register sayfalarımız var. Şimdi biz bu sayfaları burada yine aynı şekilde göstermek istiyoruz. Biz buna tıkladığımız zaman bizi login sayfasına yönlendirmesini istiyorum. Bunun için şöyle geldiğim zaman, burası reset password kısmı, şöyle birazcık geri geleyim. Login sayfası için şöyle tekrar gelecek olursak burada diyor ki şu sayfanın içinde bunları tanımlayabilirsin diyor. Örnek olarak sana diyor şöyle bir form veriyorum diyor. Onun dışında diyor eğer ki açıksa diyor o zaman diyor işte header'a vesaire ekleyeceksen diyor bu yapıyı kullanabilirsin diyor. Biz header'ımıza zaten direkt bu yapıyı ekleyeceğiz ve bunun üzerinden konuşmaya devam edeceğiz. Hemen şöyle section'ıma geleyim ve header sayfamı bulayım ve şuradaki user bölümünü aynı şekilde buraya yapıştırayım. Bunu buraya yapıştırdıktan sonra tekrar gelip baktığımda görmüş olduğumuz gibi bu arkadaşlar buraya geldi. Bu tasarımı hemen kendimize göre değiştirelim. Eğer ki kullanıcı giriş yapmamışsa bana o zaman ne yapacak? Burayı gösterecek. Şöyle tekrar bir bakalım. Burada diyor ki register URL var, login URL var. Bunlarla çok fazla işim yok açıkçası. Şunları şuradan direkt sileceğim. Şu entif nerenilmiş? Bu buranın bir tane şuranın, bununla da işimiz yok. Şöyle silelim. Sadece diyeceğim ki eğer ki kullanıcı giriş yapmamışsa bana bunu göstersin diyeceğim. Kullanıcı giriş yapmışsa da account sayfasını göstermesi gerektiğini söyleyeceğim. Buraya kadar işlemlerimiz tamam. Şimdi bizim burada bir login, bir tane de register, bir tane de reset password sayfamız var. Bu reset password sayfasının ne işe yaradığını şu an tam olarak ben de bilmiyorum. Çünkü buraya geldiğimiz zaman Shopify'in kendi sitesinde yardım merkezinde diyor ki
Arkadaşım diyor yeniden sıfırlamayı desteklemiyor diyor kullanıcı hesapları diyor. Klasik müşteri hesapları diyor. O yüzden buna uygun bir URL bulamadım ama ben yine yapmışken buranın tasarımında ChatGPT'ye yazdıracağım. Zaten burada her ihtimale karşılık bir tasarımını yazdırmak mantıklı olacaktır. Bir de yeni müşteri hesapları kısmı var burada. Şuraya tekrar gelecek olursak, bakacak olursak burada müşteri hesapları, burada iki tane seçenek var. Aşağıdaki bunda da diyor ki sadece e-posta adresine bir tane tek seferlik kod gönderiyor. Burada zaten hazır bir tasarım var. Direkt buranın üzerinden yapıyor. Biz de o yüzden dolayı ne yapacağız? Bunun için bir tasarım geliştirmemiz gerekiyor. Şimdi bunun için hemen işlemlerimizi yapalım. Şimdi normalde biz buraya zaten bunları bu şekilde söyledik. Sayfamı şöyle yenileyeyim. Yeniledikten sonra bu arkadaşın normalde header'ı kaydetmiş olmam gerekiyor. Bu şekilde gelmesi gerekiyor. Tabi oradaki ayarları oynadıktan sonra bazen gelmesi birkaç saniye sürebiliyor. Ben nasıl bıraktım ayarları? Böyle bıraktım değil mi? Tamam. Birkaç saniye sonra düzelecektir. Problem değil. Bakayım şöyle tekrar. Evet, account. Tamam, neyse burası birazdan gelir zaten. Ben ChatGPT'ye bu sayfaları istediğimi söylüyorum. Register sayfası, login sayfası nasıl söylüyorum onlardan bahsedeyim. Ben buradaki tüm 3 tasarımı da kopyaladım. Kopyaladıktan sonra yani sayfanın içindekileri Tailwind CSS kullanarak bana 3 tane tasarım çıkart dedim. Birbirleri arasında geçiş olsun dedim. Background kullan dedim. Şimdi ben 3 sayfanın da aynı şekilde tasarımlarını yaparak devam edeceğim. Şöyle bir bakayım burası geldi mi? Evet, hala gelmemiş. Şöyle header sayfama yeniden bir kontrol edeceğim. Diyeceğim ki eğer ki bu buysa, bu buysa, ha evet, buraya bir link vermemişiz. Pardon, benim hatam. Şu arkadaştan şöyle yine aynı şekilde gelip kopyalayacağım ve şu A'yı da buradan kapatacağım ve burada rota login URL şeklinde değiştireceğim. Tekrar gelip buna tıkladığımız zaman bakın beni login sayfasına yönlendiriyor. Şimdi hemen login sayfamıza gelelim. ChatGPT'de hazırlamış olduğum tasarımı direkt buraya gelip yapıştıracağım ve buradaki body'yi div olarak değiştireceğim. Daha sonra burada ahiref vesaire demiş, bunları bu şekilde kullanmış ama biz bunları bu şekilde kullanmayalım. Yani normal standardı header sayfasında nasıl kullanmış? Rotalar demiş, account URL demiş. Şu rotalar account ne olur burası? Register URL olur mantıken. Eklentimiz zaten bize söylüyor hangisi ne olduğunu. Forget password pek düzgün çalışmadığı için açıkçası kaldıracağım. Dediğim gibi sürekli 404 hatası veriyor. Galiba Shopify 2x'de çalışıyordu. Herhalde 3x'de kaldırdılar. Çok da emin değilim. Ben o yüzden dolayı ne yapacağım? Şu an kullanmayacağım ama hazır oluşturmuşken tasarımı da buraya yazabiliriz. Daha sonra kullanıcı isterse zaten kodu ekleyebilir. Tekrar yine aynı şekilde register sayfama geleceğim. Register sayfam için de yine dediğim gibi tasarımı gelip kopyalayacağım. Şöyle. Burada yine şu arkadaşı değiştirebiliriz. Şöyle şuradaki şu arkadaş login URL zaten. Bunu tekrar geleyim şöyle değiştireyim. Bunu da bu şekilde hazırlamış olacağım. Şimdi tekrar gelip bir bakalım. Şu an login sayfamız bu şekilde. Create account sayfamıza tıklıyoruz. O da bu şekilde. Şuradaki body div yaparsam bu da düzelecektir. Şu BG Gray yüzü buraya atalım. Burada da yine aynısını yapalım. Tamam. Evet, şurada bir boşluk, buradaki boşluk bizim layout'a yazmış olduğumuz margin bottom'dan kaynaklı. Onu aslında oradan kaldırıp düzeltmemiz gerekiyor ama birden fazla sayfada düzeltmemiz gerekebilir diye açıkçası uğraşmayacağım. O yüzden dolayı direkt buradaki renkleri düzelterek olayı çözmüş olacağım. Şimdi hemen şöyle gelelim, bir tane hesap oluşturalım. Şöyle tekrar diyelim ve create diyelim. Şu an burada çalışmayacaktır. Burada çalışmamasının sebebi captcha ile ilgili sorunlardan dolayı. Bunun için ne yapacağız? Öncelikle projemizi push edeceğiz. Push ettikten sonra diğer tarafta aynı şekilde bunları deneyeceğiz. Hemen projemi şu şekilde push ediyorum. Server'a yönlendirdikten sonra tekrar buraya geliyorum. Sayfamı yeniliyorum ve günlüklerimi kontrol ediyorum. Var mı bir sıkıntımız? Evet, başarılı, herhangi bir sıkıntı yok. Özelleştir dememe gerek yoktu, pardon. Direkt görüntüle diyelim şöyle. Buradan bakalım. Bu arkadaşa tekrar gelip tıklıyorum. Create account diyeceğim. Şöyle deneme create diyelim. Ve evet, benim bu hesabım olabilir. Daha önce test için şey yapmıştım. O yüzden dolayı çıkıyor büyük bir ihtimal. Tekrar şöyle yapalım. Create diyelim.
ve hesabımıza giriş yaptık. Ve burada account sayfamızın olduğunu görüyoruz. Buna tıkladığımız zaman da karşımıza çıkan sayfa bu. Bunu da yine aynı şekilde ChatGPT'de vesaire yazdırabiliriz. Problem yok. Buraya aynı zamanda çıkış butonu vesaire eklememiz gerekiyor. Bu header'ımızı birazcık daha düzeltmemiz gerekiyor. Account sayfasını vesaire de yine ChatGPT ile oluşturayım. Buradaki arkadaşı açılır bir menü şeklinde yapalım. Login ve logout ekleyelim. Sepet sayfası ve diğer sayfaları yaparak devam edelim. Evet, birazcık ChatGPT'den faydalandım. Yine birazcık da kendim değiştirdim. Şuradaki şu arkadaşı buradan siliyorum. Daha sonra şuraya şöyle tasarımı birazcık değiştirdim tabii ki. Şöyle kopyalayacağım. Şöyle Relative Inline Block diyerek bir tane burada açılır menü yapmaya çalıştım. Butonlar olacak, yine içinde ikon user olacak. Aynı ikon farklı ikon değiştirilebilir. Açılır menüde de bunlar olacak. Tabii bunların aynı zamanda JavaScript dosyalarının da olması gerekiyor. Mobil menü mantıken hemen hemen her sayfada olduğu için yine aynı şekilde ben bunun altına yapıştırarak gideceğim. Tabii ki başka bir JS dosyasına da aynı şekilde yapılabilir. Bu şu şekilde yine çalışması için JS dosyalarını yazıyorum. Ve yazdıktan sonra bu arkadaşımız sorunsuz bir şekilde çalışacaktır. Şimdi şöyle yapacağım. Şimdi benim 3 tane header'ım var. O yüzden dolayı benim bunları aynı şekilde diğerlerine de kopyalamam gerekiyor. Ama öncesinde şu arkadaşların da linklerini ayarlayalım hemen. Şöyle tekrar geleyim şuraya. A'yı kapatalım. Bu arkadaşın sayfasının linki normalde search. Bunu şu şekilde yazalım. Başka şurada icon back sayfası var. Bu sayfada kart zaten normalde. Bunu da yazalım. Wishlist sayfası için contact page gibi bir sayfa oluşturmak gerekiyor. Bunu duruma göre bakacağım. Eğer pek fazla örneği de yok açıkçası. Duruma göre eğer bulabilirsem bir örneği onun üzerine anlatmaya çalışacağım. Şimdi bunları aynı şekilde diğerlerini de kopyalayalım ve hepsini daha sonra projemize push edelim. Şöyle direkt geldim bunu kopyaladım. Bir de şurada border bottom eklemek istiyorum. Şöyle olsun burası. Sonra tekrar geleyim. Buradaki şu arkadaşla yine değiştirelim. Evet. Bir tane daha olması gerekiyor. Şöyle bakalım. Evet, yine şu arkadaşları şöyle değiştirelim. Tamam. Şimdi hemen projemi push ediyorum ve test ediyorum. Evet, push ettim sayılır. Hemen şöyle tekrar gelelim. Özelleştir diyelim ya da pardon tekrar görüntüle diyelim ya da şu eskisi gelsin. Evet. Şimdi buraya tıkladığım zaman görmüş olduğumuz gibi bir search sayfasına gidiyor. Buraya normalde dress yazayım. Şöyle ürünlerim gelecektir. Ayakkabıların gelme sebebi ben dressleri ayakkabılardan kopyaladığım için, yani pardon. Ayakkabılar burada mağazada ürünleri eklerken ben direkt çoğalt yaparak gittiğim için hep dresslerden kopyaladığım için geliyor. Ama shoes yazdığım zaman mesela sadece ayakkabıların gelmiş olduğunu görüyoruz. İçeride demek ki dress ile ilgili yazan bir iki tane yer kalmış demek ki, o yüzden dolayı dress yazdığımda iki tarafta geliyor. Onun dışında başka neye ihtiyacımız var? Şöyle şunlara bakalım. Bu arkadaşla şu an bak giriş yaptığım için direkt bunlar zaten çıktı. Account sayfasına şöyle tıklayalım. Logout sayfamıza tıklayalım. Çıkış yaptı. Tekrar buraya geldiğimde yeniden giriş yapabiliyorum. Evet, parolam doğrudur sanırım. Evet, giriş yapabiliyorum. Bu da aynı şekilde wishlist için bir yer yapmamıştık. Buna tıkladığım zaman yine kart sayfasına gidebiliyorum. Şimdi search sayfamız, account sayfamızda aynı şekilde tasarımlarını yaparak devam edelim. Evet, şimdi search sayfamızın tasarımını yaparak devam edelim. Normalde search sayfasında yine bir form action metot get diyerek kullanabiliyoruz. Bunun içindeki inputları vesaire birazcık değiştirebiliriz. İşte küçük bir container verebiliriz gibi çeşitli ayarları yapabiliriz. Ben şu şekilde hazırladım. Şöyle bir tasarım yapmış olacağım. Daha sonra bunun altında bir sonuçlarla ilgili bir sayfamın olduğunu görüyorum ve buraya diyeceğim ki product. Neden product diyorum? Homepage Collection'da zaten benim burada bir hazır yapım var. Bu product'ın içine aynı şekilde gelip kopyalayacağım ve buradaki forum bitmiş olduğu yere kadar yapıştıracağım. Daha sonra tekrar buraya gelip arama yerine shoes yazalım ve search diyelim ve ürünlerimizin başarılı bir şekilde geldiğini görüyoruz. Tabi bu şekilde büyük büyük gelmemeli. Yine aynı şekilde benim buraya da grid yapısı eklemem gerekiyor. Burada kullanmış olduğum şu grid'i yine aynı şekilde ekleyelim ve bir de container'a ihtiyacım var. Köşelerden boşluklar için yine şu arkadaşları ekleyelim. Daha sonra bunun bitmiş olduğu yere, if'in bitmiş olduğu yere bu divleri
Aynı şekilde ekliyorum. Daha sonra şöyle tekrar yukarı doğru çıkalım ve 2 diyelim. Sayfalama işlemimizin gelmiş olduğunu görüyoruz. Bunu daha önce collection liste yapmıştık zaten. Buradaki stil dosyasının aynısını geleyim oraya da yapıştırayım. Nerede? Bunu ortak bir CSS dosyasında da tabii ki tutabiliriz. Daha da mantıklı olabilir aslında. Evet, şöyle tekrar bakıyorum. Görmüş olduğumuz gibi çalışmadı. Çalışmamasının sebebi çünkü biz buraya bir de ekstradan pagination bölümünde bir div eklemiştik. Tekrar geleyim. Bu div'i şöyle yapalım. Nerede? Search. Evet, şöyle tekrar bakalım. Şuraya tekrar geleyim. Aynı şekilde bir div ve bu div'i de burada kapatalım. Evet, bu arkadaşın da bu şekilde çalışmış olduğunu görüyoruz. Aslına bakarsanız buradaki bu stil dosyasını dediğimiz gibi bir CSS dosyası yapıp kullanmak daha mantıklı olacaktır. Buradaki bu arkadaşı sileyim. Tekrar geleyim buraya. Bir application ya da pardon application vesaire demeyelim. Page CSS diyelim mesela. Bu şekilde olsun. Ve daha sonra bunu benim tema likit dosyama aynı şekilde ekleyeceğim. Şundan bir tane daha gelip kopyaladım ve buraya page.css diyeceğim. Ve benim bu collection sayfamda da yine aynı şekilde bunların görükmesine gerek yok. Yani bu stil dosyasını silebiliriz. Artık tüm sayfalarımızda aynı CSS'i zaten kullanacağımızı söyledik. Shift F5 yapıyorum. Görmüş olduğumuz gibi herhangi bir sıkıntı yok. Collection buradaydı sanırım. Tekrar burada yeniden bir sayıyı azaltıp bakmamız gerekiyor. Aslında katalog pardon. Buraya tekrar gelip bir sayfamıza atıp bakalım. Bir sıkıntımız var mı en azından görelim. Collection 2 diyelim şöyle. Burada da sorunsuz bir şekilde çalışıyor. Evet, bunları da bu şekilde ne yaptık? Yapmış olduk. Geriye pek bir sayfamız kalmadı açıkçası. Geriye yapacağımız sayfalar genellikle Tailwind CSS kullanarak yapacağımız sayfalar olacak. Bir bakacağım, başka yapabileceğimiz sayfa varsa aynı şekilde onların tasarımlarını yaparak devam edebiliriz. Aslına bakarsanız buradaki tüm sayfaları teker teker birer tane tasarım yapmak gerekiyor. Hepsini yapmakta pek fazla uğraşmayacağım. Önemli olan başka sayfa varsa onlarla aynı şekilde devam edelim. Evet, bundan sonraki kısımlar genellikle Tailwind CSS ve JavaScript kullanarak bu temayı daha gelişmiş bir hale getirmek olacaktır. Mesela şuradaki search bölümünü işte tıklandığı zaman açılır bir sayfa yapılabilir. Buna tıklandığı zaman işte yan tarafta açılan bir modal sayfası yapılabilir. Çeşitli şeyler yapılabilir. Ufak tefek animasyonlar eklenebilir. Aus kullanılabilir. Başka JavaScript kütüphaneleri kullanarak daha güzel bir hale getirilebilir. Eğer ki çok istek olursa bu videonun altında o zaman çok gelişmiş bir tema geliştirebilirim. Yani birden fazla header olan ama animasyonları olan, aynı zamanda buradaki bu arkadaşın açılabilir şekilde olanı. Daha sonra işte slider'larımızın daha güzel bir şekilde olanı, daha güzel bir tasarımı. Açıkçası ben bu tasarıma başlarken çok fazla kafamda bir şey yoktu. Başka yerlere bakarak sadece bu şekilde bir şeyler oluşturmaya çalıştım. Eğer ki dediğim gibi çok fazla istek olursa Figma'dan bir çizim yapıp daha öncesinde, daha sonra da güzel bir tema çıkartmaya çalışırım. Dört dörtlük. Bu tarz içerikler hoşuna gidiyorsa kanalıma abone olup like atarsanız sevinirim. Kanalımda zaten diğer videolarda bakacak olursan genellikle yazılım içerikleri, yazılım geliştirme videoları çekiyorum. Yani yazılım dilleriyle ilgili pek fazla bir şey anlatmıyorum. Genel olarak açıkçası proje geliştiriyorum. Proje geliştirirken de video çekiyorum. Geliştirmemi istediğim bir proje varsa aşağı tarafa yorumlar bölümüne yazabilirsin. Eğer ki geliştirme şansım olursa muhakkak geliştiririm. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın.